So, good morning everyone. My name is Ahmed. I'm part of the organizing team here at Zak. I'll quickly introduce the Zak World of Façades conference series for those attending for the first time. It's our fourth time in Istanbul, 213th global edition. Well, I'll just take a moment while everyone settles in to introduce the event and our event sponsors. So we've been organizing the Zak World of Façades conference series since 2012. We finished 212 editions in 49 countries, which is edition 213, as I said, and our fourth time here in Istanbul. And these are the lineup of events we are doing in 2026. If you see, there are events spread all across the globe, from New Zealand up until Canada. The way facades are designed, engineered, installed in all these places are completely different. So for us, curating an agenda which is relevant to that local market, to that local place is very important. I think today's topics are also very relevant to Turkey and what Turkish contractors are doing in the wider region in Central Asia, in Georgia and Uzbekistan and other parts of the world. So I think we have a lot of references to that. And yes, this is our 2026 lineup. We're going to a couple of new places. We're going to Albania. Albania is another new event which we will be having next week. There's a lot of projects, a lot of high-rise towers in Albania. We went to Georgia last year, was excellent. We're coming back again to Georgia. We went to Uzbekistan, again a repeat place. Cyprus is new. Netherlands is new. So we keep going to different places and talking about what's new in the world of facades. And these events are courtesy our event partners. I'd like to mention all of them. All of them have a tabletop display outside, so you can meet with them during the course of the day or the networking breaks. So our presenting partner is ASAS Aluminium. Again, ASAS needs no introduction. For Turkish companies, it's one of the leading aluminium powerhouse of Turkey. So they are an extrusion company. They have systems, they have cladding, they have PVC windows, they have literally everything for the facade and fenestration portfolio. So ASAS are our presenting partners. Our associate partners, starting with Adler. So Adler is another Turkish company. They have polyamide strips, which is a thermal break solution for aluminium profiles. Cosentino is a Spanish company. The cladding product is called Decton. Decton is a kitchen surface top surface which has then been re-engineered and now can be used on the external curtain wall, external facade as a cladding material. EOT is a German company, so they are into fixing and fastening solutions. They've got rain screen systems and other value-added products for the building envelope. Fibrobeton, another leading Turkish manufacturer of GRC, GFRC and UHPC class reinforced concrete, ultra high performance concrete. So Fibrobeton, again, leaders in that space. Jotun, again, a Norwegian company. They are, a Scandinavian company. They are into powder coating solutions for aluminium profiles and cladding solutions. Kalebodur, again, Kale from Turkey, big ceramic tile companies. They've engineered the ceramic tiles to be used on the external curtain wall as cladding material. LCP is from Singapore and Zintec are their partners, so they are into metal envelopes. Zintec is a specialist in titanium zinc cladding solutions. Lusum is from Austria. Lusum has an interesting concrete product which can emit light. So concrete which can emit light, which is again new, which we are having on display here. NG Kuthaya, again a leading ceramic manufacturer, ceramic which can be used on the external facade as a cladding material. Siderise is from the UK. They have passive fire protections for rear ventilated claddings and curtain wall, so they help in passive fire protection as well as acoustic protection for the external curtain wall. Şişecam, again a leading global Turkish glass manufacturer of high performance coated glass. Technoform is from Germany, so Technoform has thermal solutions, warm-edge spacers and thermal break solutions for reducing your U values in your
aluminum frames and glass units. Tremco, again, a leading manufacturer of sealants, of weatherproofing products, of pacifier stop solutions, and other wide range of products. Vitro Architectural Glass, again, a global coated glass manufacturer, formerly known as PPG Glass, so they are now rebranded as Vitro Architectural Glass. Our next event, as I mentioned, is in Tirana next week. So that's our first edition in Albania, which is again going through a massive development. Lots of projects over there. We have around 75 approved buildings over 150 meters, which have been approved, and 15-20 of them are already under construction. The week after that, we're going to Rome. We're going to be doing our second city in Italy. We've been in Milan a couple of times, and we're going to Rome. So these events, as I said, are all curated, which are more relevant to that local market. And I think today's speakers will be talking about projects which are topical to Istanbul, Turkey, and the wider region where people from this part of the world operate and construct, design, engineer facades. That's it from me. Before I call our event host, I'd like to just introduce her. Öznur Çakır Aydoğan is an architect. She's from OCADO Architects. I'll let her do her introduction, but she'll be taking you through until the end of today's event. We have recorded this event, so a week from now you'll get a copy of all the presentations on a YouTube link, which we have permission to share with you, and that would come along with a feedback form on an email, which you can then have a look for your viewership. So I'd like to call upon Öznur Hanım to take this from here. Thank you. Thank you, Ahmed. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün burada bu muhteşem topluluğun sunuculuğunu yapmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Öznur Çakır Aydoğan, OCADO Mimarlığın kurucusuyum. Ve aslında bugün benim için daha başka bir önemi daha var. Yaklaşık 10 yıl önce yine burada, bu otelde Genç Mimar Ödülü almıştım. Ve hani bir yüksek yapı projemizdi. Hatta aramızda cephe danışmanı Necdet Bahadır Buluk'la birlikte yaptığımız projemizdi. Dolayısıyla bugün bu sahnede tekrar olmak yıllar sonra benim için gerçekten çok heyecan verici. En başta onu söylemek istiyorum. Zak World of Façades aslında tasarım, mühendislik alanında dünyanın en köklü konferans serilerinden biri. Ve bugün 213. global ve 4. Türkiye durağındayız. Şu an burada bir cephe kabuğunun hayata geçmesi ve gerçekleşmesi için tüm tasarımcılar, uygulayıcılar, danışmanlar burada. Dolayısıyla aslında hem tasarım hem de hayata geçirme anlamında oldukça önemli bir networking içindeyiz burada bugün. Ve umarım bugün oldukça verimli geçer hepimiz için. Çünkü çok güzel konuşmacılarımız ve çok güzel konularımız var. Hem teknik hem felsefik. Ben OCADO Mimarlığın kurucusuyum. İzmir'deyiz. Biraz kendimden bahsedeyim. Aslında birçok mimari proje, uygulama ve danışmanlık yapıyoruz ama onun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarımda Bilişim bölümü mezunuyum. Orada kinetik cepheler üzerine çalıştım ve ardından SoundShield ve FunMorph adında 2 farklı kinetik cephe projesi geliştirdik. Ve bu projelerimizle hem Türkiye'den hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden buluş patenti aldık ve hala ofisimizde Ar-Ge projesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve aslında sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Yani hepimiz gibi bizim ofisimizde de çok önemli. Ve biz bunun bir araç değil, aslında bir amaç. Yani bütün projelerimizde uygulayacak şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız neredeyse bütün projelerimizde. Ve başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen telefonlarımızı sessize alalım. Konuşmacılarımızı sekteye uğratmamak için. Ve sizden ricamız soru cevap olmayacak sunum sırasında. Arada networking molalarımız olacak. Bu networking molalarında konuşmacılarımıza soruları sorabilirsiniz ya da sponsor standlarında sorabilirsiniz. Ayrıca şöyle,
bir teşekkür etmek istiyorum. Tüm sponsorlara, tüm paydaşlara buradan ve benim burada olmamı da davet eden tüm Ahad ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Eğer çeviri için headset istiyorsanız arka taraftaki masadan alabilirsiniz. Sunumlarımız hem İngilizce hem Türkçe gerçekleşecek. Bunu da hatırlatmak istedim şu an. Ve şimdi konferansımızın ilk konuşmacısıyla başlıyoruz. Our first speaker this morning has spent decades thinking about where building envelopes are headed. Not just tomorrow, but in the decades to come. Lars Andrus, Group CEO of Priedemann Facade Experts, one of the world's most respectful facade experts, will take through, here please, welcome, will take us through three lenses: preserving the past through refurbishment, actively responding to climate through smarter design, and staying grounded in low-tech yet digitally unchanged solutions. Thank you so much. Here. Thank you so much. Welcome. Yeah, good morning, everybody. First mistake of the day, I missed my headset. So I missed the lovely speech of our host. Good morning. It is wonderful being back to Istanbul. And I thought about to share a little bit of a strategical view on the facade world and where you as an individual or as a company may develop yourself into a position in a time where I would say world is partially out of control. It's difficult to see that humankind is learning when I look on what is going on in the world, and that is affecting all our businesses. I get yours as well. I'm the young fellow down there, this one, longer back. Above me is the founder of our company, Mr. Priedemann. That was in the early days, and the project you see behind brought Wolfgang Priedemann and myself together. I was executing the first building Zaha Hadid ever executed in the world. It is a residential building in Berlin. It's not in Vitra, the fire station or whatever you have seen. Already in those days, you see lightly shifted transoms, and where Zaha started her career, and that brought us together. From there, Priedemann, I joined in 2002 as employee number 6. I'm owning the company today. We are 170 people, work all around the world, and have a headquarter in Berlin. You might know that we are growing from Germany into certain locations. I had an office for longer in Istanbul, what I seriously enjoyed, I have to say. We work for lots of wonderful clients, and the time in Istanbul ended through certain circumstances in 2019, but I hope that the financial global situation may bring us back even within office, what we consider currently for next year. Some of our work where we were intense involved, or some of them more in the early beginnings. But as you can see, some architecture in Turkey is calligraphic architecture, a little bit what you see in the Middle East, not really what you see in Germany, and for that reason I know that in Turkey lots of advanced rhinoscriptors and all these capabilities are available. We will touch that a little bit later. The world seems to be out of control. I mean, I have projects in Russia, in Tehran, in Tel Aviv, in Dubai, and everywhere. The world is going crazy, right? And when you see those facts, as I said, you need to build a strategy, how you put yourself in the picture of how you can establish growth and look forward. And the presentation is more or less fully subjective.
It's not. It is my opinion. Some of it might be yours later. But we focused on a certain way forward I would like to share with you by looking into things. Because what you can see when it comes to growth, when your company today in facades is about 5 to 10 people and you want to do more, the majority of bigger firms in the world are expanding horizontal. The majority of facade engineers, even globally, come from structural engineering, honestly. Some of them most probably never built a facade with their hands before. We started working in factories. My father had a metal fabrication workshop. So this is what you see. And when you think about artificial intelligence and what people in the US are talking about, what will happen in due course of artificial intelligence, consultancy as a job will come heavily under pressure. In the US, those called white-collar jobs, the white things, 50% of the people in the US will lose their job being replaced by artificial intelligence. So this lineup is consultancy, and consultancy means that you learned in the past and you apply to the future projects what you learned, what is extremely important. But a lot of this will come heavily under pressure by doing things automatic, collecting information and all that. So I'm in a certain way happy that we in Priedemann, what could be a consideration for you as well, focused mainly on one path, and our growth happened vertical instead of horizontal. We sticked in facades. We are only doing that. This is why we call ourselves facade experts, which is a bit heavy maybe, but lots of these works, R&D, consultancy, physics, structural, we will touch it, but lots of this is related to execution and all that, where human beings are involved. And you will see that this is not coming so much under pressure than other trades in this horizontal lineup, because it will be very difficult to send a robot to site to review what is installed, as you can imagine. So this is one of the aspects I wanted to share with you, that strategically you need to position you somewhere, but that might be very important for future growth, that you clear your mind. With this strategy on vertical growth, something comes into play what is extremely important for success. It's responsibility. Consultancy is an advice, and when you look on fast-growing markets, at least, where execution is required and all that, and when you look on information availability coming through AI faster into the market, it gets more and more important that you seriously take responsibility. This is what clients are requesting. This is where often I personally came under pressure in front of clients as a consultant, when they said, do you have a PI insurance? Are you responsible for the work? Then it comes to the construction process. Often in consultancy documents, copy and paste things are going into the documents, and then construction companies do value engineering or cost cutting, and everything is reinvented and never executed as specified. So by being liable for what you do, and transferring that to your client, these handwrite of willingness of taking responsibility might be a success aspect for you as well. And when you follow that vertical growth, the benefit from my personal perspective is that in consultancy you work for building owners and developers, and partial obvious for architects, what is a wonderful trade. With the vertical growth, anybody being involved in facade could be your client. You can work for investors, architects, system suppliers, main contractors, fabricators, and later in use for the client again. So I just can tell you, by going that way, you have multiple chances to get on a job and execute things. So as mentioned, we started in the early 1993 on Potsdamer Platz, obvious as consultants. I took that scope to the Middle East, over Istanbul, honestly. First I was here,
Then it took me to the Middle East, and we started in Saudi Arabia with our first consultancy project on a kind of a spider cable facade complex with a corner. But in fast-growing markets, this is what I can tell you from my experience, where really growth is happening, it is rarely that the market itself demands consultancy. People want to run, they want to execute. So for this reason, we reinvented our scope in the Middle East at that time, and we're focusing more on metal fabrication, on engineering of facades, because people wanted to do things. They were not looking for specifications, they were looking for construction drawings to realize work. We designed factories for Burj Khalifa, for the Al Ghurair family. So it started with factory layouts, took us into engineering. That was my first engineering project in Kuwait. And this is interesting in parts of the world as well. In Germany, you nearly can do nothing without rules and regulations, and it is so fucking boring, I can tell you. It's terrible. When you go abroad, you can engineer. That was the first project, as per my knowledge, where we calculated the stiffness of insulated glass units in simulation tools and reduced the usage of aluminum by bonding glass on aluminum, even in overhanging areas, and reduce the amount of aluminum by 30% for Alico, for my client at that time. So new markets provide opportunities in the understanding of doing something new, what is extremely interesting for engineers, I would say. Going deep, not stopping with consultancy, going into the real world of execution designs is an extreme important learning curve from my experience. How can you consult when you never finish the design? I don't understand that, honestly. And lots of miserable drawings we see are related to missing experience and seriously doing things. So with that expertise, we learned further in other projects by designing system applications, and that brought us finally into testing. Testing is something where I recommend for any of you, whenever you have a chance with a client to go into a testing facility and join those tests, go. You will be amazed how stiff and resistant our curtain walls are. It is good that everything works together and the results mostly are better than expected because aluminum, glass, bonding and everything is performing jointly. The deflection is always, if done proper, lower than expected. You will find leakages and learning curves on these facilities by going there. And even if you're an owner or whatever you are in your company, I recommend go there. I learned extremely interesting things on those testings. Then when you qualify yourself further, there are additional trades coming in front of you where you can develop yourself further and create additional scopes. We went into bomb blast design and we discussed lightly in the beginning the situation in the world. Risk, security is a big field where you can earn money, massively. There are companies like Seltzer in cooperation with Schüco today. There is a company in Germany called Sommer. They are specialized in bullet-resistant facades, and there will be many more on that planet. These companies don't gangbang on commissions or on money. They get very well paid because risk is an area where people pay for security, and that is trust-based. So this is something what I learned in my career over time. I'm getting 65 this year, so 40 years in this business is go where others don't want to go. When you go where everybody's going, prices are always under pressure. Touch those things where people step away.
try to learn, improve. And if you offer services in consultancy, engineering, design, or whatever, in these parts where things are on the run, there is an opportunity waiting where you can make money. So for us, going into bomb blast facades and bullet-resistant facades, as an engineers, we're opening doors outside of competition, where I would say we're earning well and learned our first parametric tools, because these tubes were displaced by 90 millimeter, and so everything was done in SolidWorks and parametric in the early days. And then from there, from bullet resistant, what is extremely relevant in Turkey, we went into earthquake design. Another thing which is something extremely important, because what facade consultants, architects, engineers should bring on site is something what can be resistant against the external impacts. And this is the airport from Foster and Partner in Panama, which is earthquake zone 4. The Panama Channel is there where two plates on Earth are drifting heavily and clashing heavily. And what is interesting is that glazings in airports should stay when earthquakes are happening, because they are extremely important to fly in help when the country is in a disaster. You can lose a lot of things, but you can't lose your airport. So this need to work when a heavy earthquake is happening, and lots of these areas are in earthquake situation used as additional hospital spaces. So the design demand on these buildings is extremely different, and as you can imagine, the design from Foster was very challenging, big glazings and all that. So what we came up with and tested is an interesting solution, because there is, maybe I find it, there is, you see these gray things here? It's a tube under the roof. And when an earthquake is happening, floors and platforms are drifting horizontal. Because when you think of an earthquake, you think about this, but this is not what is happening. Things are drifting horizontal, so the heavy roof is drifting horizontal away, so the curtain wall is not fixed on top. The round tube allows any of those welted double beams standing to drift. So when the roof is drifting more, as a vier-Endel beam system, for those of you who are structural engineers, we keep the facades in position, and each of the glazings are hanging separate in slidable frameworks to stay alive. Well, we had no earthquake so far, so I hope it will work when it comes to that. On the testing field, at least it worked. So what I'm saying is new challenges, big learning curves in the work field of being involved in consultancy of engineering and facades is providing you tons of opportunities. And finally, over that curve of doing all this, we came back into consultancy in the Middle East. This is the ICD Brookfield Tower, LEED Platinum work. When I started in the Middle East, energy saving was not a question. When I started in Istanbul, we had insulated glass units, but the way people looked on the usage of energy was so-so. World has changed. Energy is getting expensive. The thinking of people changed, and today in the Middle East, in Turkey, everywhere in the world, we use thermal break, which are sponsors. Two of them, Adler and Technofoam, I have seen. These things are important technologies for the future and are being used. So when you work on that path, we started in 2010, I think, inside Priedemann, our research and development division. Why? Because architects design things which are not available, right? You're good in that. So you need to bring trades together and thinking together to develop new. And that is interesting again. So finally, with the industry and those people who are there on markets, you are allowed to develop new materials and new systems for what we do. And that is
that is a shading solution where we got some awards in the world, and you might later look on these little tiny cables you see here. It's called Adaptex, and what we do is we use shape memory alloys as these cable. That means the steel, the little rope you have seen, is having a certain shape in their DNA during a certain temperature. It is straight on 30 degrees, and it's going into a feather form, tying themselves together when it comes to 65 degrees. So what we are doing is we are running shading elements in double skin facades based on this without external energy. When the heat is going up in the cavity, it is shading, closing, changing the U value by themselves, and this is being used in this kind of designs, or we built a mock-up in Oman. Here you see those eyelets. Over here are textiles which are moving with the same system. So you can shade without external energy, and when you bring a little bit of electricity in there, you can still open it if it is getting warm. So these new solutions are quite interesting and fun to work on. This is Destiny, an innovative project we are working on right now since 2020, 6 years already. You need long breaths when you touch those things, honestly. But it's a different system of producing energy in facades. It's not PV, photovoltaic, it is solar thermal energy. And that product is quite far now. We recently installed a mock-up facade in front of our headquarters to measure by ourselves how much energy we can harvesting. But energy production in facades is another scope which came additional into our work in facades. This is from DHL, these shipping and postal company you might know, one of the most successful companies of Germany, I have to say. We are good in carrying packages around. And that is a parking spot of DHL in Leipzig, where they have their main airport in Germany. And we are producing a lot of energy there. And there was a certain kind of architectural design to give it a little bit of a specialty. But interesting is that here again, expertise in specialties can come into place, and you can obviously simulate the direction and positioning and how much energy you can get out of this. And that brought us in creating a sustainability division inside Priedemann. So again, in this vertical growth, an additional expertise, what you could do with your company and your approach on the market by bringing your hands into sustainable design. There is a heavy demand on that, and we need to influence how much we consume and what we can bring back. So I would recommend for you to look into these areas specifically. And finally, for all those Revit enthusiasts in this room, as I said, there are plenty great companies in Istanbul and Turkey, what I know. This is an execution design for a fabricator in Germany. One of our richest German successful people built it, an IT headquarter. Schwarz is the owner of Lidl. You might know those food chain people, and that is their IT campus. And however, scripting, parametric execution is another specialty you are aware of, which is a niche in this design of extreme importance because it allows efficient parametric designs. Costware price of Grasshopper Rhino is close to zero when you compare it to other softwares. Very reasonable to work with that. And we have good experience with that, I have to say, to execute these things. So combining these skills, finding new approaches, allow value creation, because end of the day, all of you have to make money. And appreciation of clients of what we do is average, I would say. It's not that they come and clap their hands and ask you, can I give you more? You have to fight in a strong competition. And for that reason,
getting specialized in certain trades is what I would recommend for you. We developed further things for markets with clients. This is, I think I spoke about this about 5 years ago. It's called Act Façade, important for clients in Turkey for sure. We are building double skin facades by activating inner blind systems. There is, as usual, an anti-glare system in offices because you need to see something when you're on your computer. And normally people build double skin facades. With the Act Façade, we use the cavity between glass and blind to drive the air through. And when you do a comparison of a double skin facade in depth, a closed cavity facade, a box window, and the Act Façade, you could see that 650 millimeter saving per meter is possible. And this is rentable space. When you can do an advanced, high-performing facade with less depth, you generate a lot of earning for your client, and the building is cleaned by a robot going on that building up and down, something what is available today as well, and brought us into good things. And finally, by combining those skills, a last project we look at, 11 seconds. In Russia, we designed most probably the most complex facade so far, panels 6 by 12 meter, each panel in dead weight 8,500 kilograms. The bracket itself was 850. So there was an adapter facade, aluminum on steel created, installed. You can see the size. Interesting is that robots finally welded it. They were driven from Germany in Ekaterinburg, the cutting things and all that. The factory was built on site because we could not find somebody who wanted to deliver the project. We tendered it, and even Sealy and others didn't price it, so the client gave us a local firm in Russia where we built the factory and finally executed the design with them. It is lovely done. It shows that all what we jointly can do is not rocket science. When you bring experience and knowledge and willingness and money together, you can do these things all over the world. And when you bring yourself into the local process of a country, instead of importing everything, doing things with people there, knowledge transfer and all that, I just can tell you that this is honestly what a lot of clients are looking for. It's not so funny to ship everything around the world. It is much better to do things local in certain areas, allow them to grow with you in knowledge exchange and joint workforce, and then it brings you somewhere. Finally, we went with asset transformation into refurbishment. That was the last topic here. In the end of the vertical line, I'm owning now, after 40 years in that business, again an execution company. We work on sites, we refurbish buildings, we upgrade what is not working. That is a trend in Europe, I have to say, more related to that market, because everything is built there already. We cannot tear everything down, so upgrading what exists is the biggest opportunity we are having currently in Europe. It may come here. It starts lightly in Dubai already. Curtains are 20 years old. They are lousy glazed. The majority of facades are leaking like hell. So there is an upgrade required to make them at least airtight. So looking into refurbishment, I would say, is more interesting than looking at new build currently in certain parts of the world. You should not underestimate what could be done there. For us, it is an extremely profitable business. I sold 50% of that business to a multi-million-dollar company this year, so we are funded there, what is lovely, and we'll take that further forward. So look on what you can provide, find your chances, and I hope to be back next year in Turkey with our own office again, because Berlin is the third biggest Turkish town, so we know what is waiting here, and we love that country. Thanks for your time and listening, and I wish you a wonderful evening.
Thank you, Lars. Yes. Here. Thank you. Thank you. I think after your presentation, I need to highlight one sentence. Staying reasonable, low-tech, digital, and change. Yes. Yes. Today, while everyone is talking about high-tech, staying reasonable is perhaps the bravest stance, I think, Lars. Thank you. Şimdi makro resimden biraz daha mimari ve kişisel bir bakış açısına geçiyoruz. Less or more sorusunu soracak kişi, Türkiye'nin de aslında çok tanınan mimarlarından GAD'ın kurucusu Gökhan Avcıoğlu'nu şimdi sahneye davet ediyorum. Ve çift kabuk cephe sistemleri üzerinden daha az ve daha fazla arasındaki o kritik çizgiyi bize açıklaması için sizi bekliyoruz Gökhan Bey. Alkışlayalım mı? Evet. Yeah. And then also I would like to introduce my young colleague. We'll represent together our company. Our company is 40 years old. We grew up together. And we'll show you some projects, especially after the Lars explained them very well about the double scheme. And I think our today's last experience, why we needed the double scheme. And I would like to show you how can we design that. And actually we have been thinking about 25 years ago, I had a chance to design the old building. The name is Esma Sultan. We did the box in the box, the old facade, the brick facade. We designed the inside, the glass walls. And then I tried to understand why we do the design and build that kind of the buildings, because it looks very well and also works very well, and also the almost the 25 years. And if I go there again and again, and I like to the design idea to use that, will explain why we love to work with the double scheme. All right. The name is Conor Channel. Oh, thank you. I am heard, right? Okay. So we will go on. Our agenda for the next 25 minutes is structured into 4 main chapters. As you can see on the screen, first we will briefly touch upon GAD's practice, foundation, and commitment to knowledge production. And secondly, we will decode our specific design approach, how context, content, concept, and form interact. Thirdly, we will examine the actual evolution of the facade. Before we discuss about facades and buildings, we must discuss the philosophy behind them. As Mr. Avcıoğlu mentioned, over 4 decades, he himself has led GAD with a distinctly unconventional approach and stuff. And at GAD, we believe architecture is not merely about building. It is a form of knowledge production. This slide showcases our extensive publications, including the Less or More book and the GAD Atlas. Through the GAD Foundation and GAD Academy, we actively cultivate the next generation of architects, and we operate on non-standard philosophy. You must deeply understand the established standard in order to intelligently and deliberately transcend. When we approach a new project, we do not start with a predetermined form. We start with a vast landscape of inputs, as you can see in this slide. We're in the intersection of nature, archaeology, art, engineering, politics, events, design, and science. And we can maybe go on to the next sketch. And this sketch breaks down the matrix even further. We map out the developer's goals, the budget, and the strict laws of the country. We analyze environmental inputs, gravity, wind, daylight, and the site's ecological context. The architect's role is to act as a synthesizer between these parameters. And this brings us to GAD's fundamental design framework. Everything begins at the top with context and content, and these 2 elements synthesize to form the concept. Only then do we arrive at the form.
When generating this form, we navigate into two paths, making form through parametric controlled systems and finding form through random fluid free-form systems. The double-skin facade is often the physical manifestation of bridging these two methodologies together. Maybe we can go on to the next slide. That doesn't know. Which one? I could skip it on the computer. Maybe. It doesn't work? Okay, it works. This brings us to the core technical focus of today, the evolution of the facade. Historically, humanity relied on thick, passive masonry walls to keep the elements out. Then modernism gave us the lightened wall and the glass curtain wall. But as climate change accelerates and our demand for interior comfort rises, a single thin skin is no longer sufficient. Today, we operate in the era of the double skin facade. Utilizing CAD and 3D printing, we now are rapidly moving towards a more responsive facade driven both with AI and robotics as well. Thank you. Nope. I don't know. What's going on? Okay, you're going back, maybe. You need to go for it. Okay, thank you. For us, a double skin, as he mentioned, is not just an engineering solution. It is a profound architectural philosophy for us. It asks the question, how can the exterior and the interior of a building engage in an active dialogue? And from this, we can examine how these concepts are applied to historical preservation as well. We can start with Esma Sultan. As you can see in the plans and the photograph of the entrance, the solution was a radical building within a building strategy. We designed a highly transparent, lightweight glass and steel box and suspended it entirely inside the remaining brick walls. The historic brick acts as the first skin, and the modern glass is the second one. The facade here is a medium of time travel, a constant visual dialogue between the 19th and 21st centuries. Looking at these construction details, you can see how the glass box is secured. The historic brick walls serve as a crucial environmental buffer, protecting the inner glass structure from the harsh coastal sun and the strong Bosphorus winds as well. In hot climates, the unprotected glass is incredibly uncomfortable, so the ruined brick creates a secondary protective layer, allowing the building to breathe and respond naturally to its own environment. This interior shot, looking above the sky, perfectly captures our philosophy of meaning and resistance. We left the historical brick exterior in its hollow, skeletal state. From the inside, the relationship is completely visible. You look through the sleek modern glass and out of the voids of the ancient brick arches. The facade here is a medium of time travel. It ensures the poetic memory of the fire that actually burnt this yalı down. And today, as these vibrant event photos show, the space functions flawlessly. It hosts international conferences, grand weddings, and dynamic light shows. Transitioning from heritage to an industrial scale, we applied the same exact rigorous methodology to these buildings as well. Industrial buildings are often designed purely for utility, ignoring their impact on the human experience. With Pınar Logistics Center, we have evaluated construction methods and performance capacities to challenge that norm, aiming to integrate a smart facade system that elevated the building beyond a mere warehouse. To achieve this, the visible facade of the logistics center is pulled slightly in front of the main structural envelope. The secondary curtain wall, designed with modular grid systems, protects the building from unwanted sun rays, and this establishes a direct relationship with the inner courtyards and actively helps reduce the facility's carbon emissions. Scaling up to the massive urban skyline, when we look at our Baku high-rise project, Baku is a city defined by intense winds and severe climate. For this tower, you can see the intricate lace-like double-skin facade wrapping the entire structure. The tower is designed as an architectural organism. The double-skin system is the unifying element that manages this massive vertical scale. It ensures structural continuity while providing a contextual sensitivity to the surrounding urban fabric. The outer skin filters the harsh daylight, and it modulates the interior temperatures and significantly reducing the building's reliance on artificial cooling systems.
At the ground level, the project opens up to the city. We do not want isolated towers. We want continuous urban infrastructure. The climatic considerations that drive the upper double-skin facades also ensure how that we create comfortable, shaded, and wind-protected pedestrian microclimates down below, tying the entire ecosystem together. Our next example brings us to retail architecture, known as A+ shopping center. We approach this shopping center not as a closed box, but as an active urban interface. The dynamic undulating metal envelope you see here is designed to actively engage customers while rigorously managing the internal climate. If we deconstruct this facade, as shown on this diagram, you can clearly see the layering strategy. We begin with the foundation, apply the primary sealed glass facade, and then wrap the building in a secondary undulating metal mesh. This black and white detail highlights the generous gap between the inner glass and the outer mesh as well. This distance is absolutely crucial. It creates a massive thermal buffer zone. Hot air rises and escapes between these layers naturally. And by using computational design, we optimize the mesh to balance material weight with maximum shading efficiency across these massive surface area. And in this close-up, we saw the buildings, overhangs as well. I think we need to go back. Yes. And this is our Kartal project here in Istanbul. We have applied the double skin concept to rethink a fundamental architectural element, the roof. Mr. Avcıoğlu often emphasizes that Istanbul loses massive potential by relying on traditional tiled roofs. And here, instead of a separate cap, the roof becomes a continuous supporting architectural and environmental element. And this design directly addresses Istanbul's shifting, unpredictable climatic conditions. It provides robust sun protection during the hot, humid summer months and offers vital thermal insulation during the colder, rainy seasons as well. And we didn't just wrap the building in a solid shell. We perforated this continuous skin with organic, strategically placed cutouts. And these openings allow natural daylight to penetrate deep into the apartments that we have designed. Now we could transcend to the critical project representing our approach to the public architecture. Then this is the Kadıköy Municipality Building Competition project that we have entered last year. Here we designed more than just an administrative building. We created a focal point symbolizing the concept of new municipalism. This concept is deeply rooted in transparency, accessibility, and sustainability. Architecture is no longer just a physical structure, but an expression of the bond between the community. In our site decisions for this project, the genius loci was our greatest guide. As these diagrams demonstrate, we made the existing trees and protection boundaries the core components of our design. At the heart of this design lies a comprehensive shell strategy that unites all the building masses under a single continuous roof. As you can see in the exploded drawings or other diagrams, this shell wraps the building's various functions around and creates a holistic and volumetric architectural effect. And on a technical level, this second skin acts as the building's climatic shield. This shell controls overheating surfaces, providing highly efficient passive cooling to the interior spaces as well. Transitioning from the public scale to the residential one, we can introduce our AHK Kundu Villas projects in Antalya. This project was conceived with a singular goal to create a sustainable housing typology that exists in absolute harmony with nature. It situates near the Aksu River. This settlement deliberately diverges from the region's conventional mass tourist structures you might have seen. It presents an ecological stance that blends deep local data and modern technologies. The most striking element here, as you can see, is the roof. It has taken on a highly performative character. The roof is no longer just a passive covering. It is the primary design element that provides climate control. It generates energy and dictates the building form. If you look at the floor plans, we can see the layout is organized along the north-south axis. This specific orientation is crucial for our ventilating and solar gaining purposes.
The outer shell protects the inner main volume from direct solar radiation, while the gap allows for continuous natural airflow. The double skin structure functions as an architectural shield. Maybe we can touch upon the technical components of this performative roof. If you go back, yeah, if you go forward, we could. Which one? Maybe I could skip. Yeah. Also, we could see the photovoltaic panels strategically placed and made to be a part of this second skin as well. Yeah. And maybe finally, I'm sorry. You go then. Okay. And finally, maybe we want to touch upon the active, the future with a conceptual study that we call MIRA. This project represents a complete departure from conventional facade typologies and has a deep understanding for what the future can hold. And we are rethinking the building surface, moving away from rigid orthogonal grids toward fluid, organic, and continuous geometries that behave more like biological skins. Yeah. And this study reflects our exhaustive approach to architectural design. We believe that intelligence, performance, and aesthetics are not separable. Rather than operating as a superficial ornamental layer applied at the end of the design process, the facade emerges organically as a performative surface, adaptive, responsive, and experientially rich. And at GAD, we believe that the double skin facade is not just an architectural feature, and it is the physical manifestation of our philosophy of meaning and resistance. Actually, he prepared the whole presentation. I'm helping as an assistant. Yes. Sorry about that. I did. You did what? He is the main designer, but we do these kinds of stuff together from time to time. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Thank you. Aslında bu sunumdan galiba çıkartacağımız cephelerin, özellikle de double fasat dediğimiz çift cephelerin geleceğe ne kadar büyük bir yatırım olduğunu da görmüş oluyoruz böylece. Şimdi biraz da malzeme bilimine doğru geçiyoruz bu işin konseptinden. Alüminyum sadece bir yüzey malzemesi mi? Hayır, aslında gerçekten doğru kullanıldığında bir tasarım anlatısını çok güçlü bir hale getirebiliyor. Kendim de özellikle yaptığım projelerden bunu çok sık deneyimliyorum. Ve aslında karbon nötr bir geleceğin de başlıca etmenlerinden biri. Ve şimdi de etkinliğimizin sunum sponsoru ASAS'tan Tasarım ve Sistem Geliştirme Müdürü Vedat Sancakdar sahnemizde. Lütfen sahneye davet ediyoruz alkışlarla. Ve Vedat Bey bize alüminyumun olağanüstü özelliklerini parametrik tasarım araçlarıyla nasıl birleştirdiklerini, buna bağlı özgün metal cephe sistemlerini nasıl ürettiklerini ve aslında şu soruyu cevaplayacağız galiba. Karbon nötr bir gelecek için cephe ne yapabilir? Dinleyelim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Birçok farklı ülkeden buraya geldiniz. O yüzden de kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Adım Vedat Sancakdar. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisiyim. O yüzden de metal bilimi ve hayatıma alüminyumla tanışarak başladım. Yaklaşık 35 yıldır alüminyum sektöründe çalışıyorum. Cephe sektörünü sizin kadar iyi bilmiyorum, sizin kadar tecrübeli değilim. Ancak metali ve alüminyumu iyi tanıyorum. Bu yüzden de yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 25 yıldır ASAS Alüminyum'da çalışıyorum. Üretim ve proses hatlarında çalıştıktan sonra şu anda Tasarım ve Sistem Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyorum. Sizlerle bugün aslında dekoratif kaygılarla başlamış olan bir çalışmanın binaya dış etkenlerini nasıl optimize edebileceğimizi gösteren bazı çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunumum 4 ana maddede gerçekleşecek. Öncelikle bir firmamızı tanıtmak istiyorum. 3 ayrı ülkede 4 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet
alanımız mevcut. Alüminyum profil, yassı mamuller, alüminyum kompozit panel, PVC profil, panjur sistemleri ve alüminyum köpük dalında birimlerinde faaliyet gösteriyoruz. Alüminyum mottosu duymuşsunuzdur her yerde. Hayatımızın her yerinde mottosuyla ürün portfolyomuzda otomotiv, ambalaj, inşaat ve raylı sistemler olmak üzere birçok sektöre hizmet veren ürünlerimiz mevcut. Alüminyuma gönülden tutkuluyuz. Öncelikle ben de çok alüminyuma tutkulu bir kişiyim. Bu tutkumuz ile dünyanın her yerinde projeler gerçekleştiriyoruz. Ama bana ilginç gelen bu kadar büyük bir sanayi kuruluşu olmamıza rağmen sanata olan ilgimiz ve tutkumuz. Tesisimizin içerisinde bulunan bir sanat atölyemizde çok değerli sanatçılarla her yıl çok özel eserleri hayata geçiriyoruz. Peki biz kendi aramızda düşündüğümüzde endüstri ve sanat birleştirerek binaların cephesine nasıl entegre edebileceğimizi düşündük ve bunu bir parametrik tasarım araçlarının yardımıyla cephe kaplama sistemleriyle yapabileceğimizi düşündük. Elbette bu projeye başlamadan önce 4 ana odak noktamız oldu. Enerji tasarrufu, çevreye olan duyarlılık, duygu ihtiyacı ve hiçbir zaman unutmayacağımız sanat, bilim ve teknolojinin geçirmiş olduğu değişim ve evrim. Bunların hepsini konsolide etmeye çalıştığımızda bizim çok güçlü bir sanayi bilgi birikimimiz var, teknolojimiz var. Sanatla olan işbirliğimizden dolayı elde ettiğimiz tecrübemiz var. Bunları birleştirip bir cephe kabuğuna nasıl entegre edebileceğimizi düşündük ve bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Özetle cephe kaplama sistemleri, burada ustalarımızın da daha iyi bildiği gibi, dışarıdan gelen olumsuz etkilerle dekoratif kaygının konsolide edilerek tasarlanmasıyla ortaya çıkan bir ürün. Biz bunları aslında parametrik analiz destek araçlarıyla nasıl optimize edeceğimizi araştırdık. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda neydi bu dış etkenler? Güneş gölgeleme, pasif doğal ışığı, doğal havalandırma, ısısal yer değiştirme. Şimdi bunlara tek tek geriye dönük, ileriye dönük baktığımızda bizim 4 ana ilkemizden geçmiş kültürel ve eski binaları incelediğimizde dikkatimizi çeken birçok bina oldu. Ancak özellikle Antik Hindistan'daki Jali adlı bu güneş gölgeleme sistemlerinin öncelikle dekoratif amaçla yapıldığını düşünürken daha sonra incelediğimizde bunların fonksiyonel özellikleri olduğunu da gördük. Tabii ki yalnız bu fonksiyonel özelliklerle yetinmiyordu. Bunların üzerine doğal havalandırma, mahremiyet, dekoratif güzellik de ekleyerek aslında fonksiyonel bir yapı haline getirmişlerdi. Biz de bunu modern yapımızdaki alüminyum ürünüyle entegre ederek nasıl bir ürün çıkaracağımızı düşündük. Bunlar için birçok analiz, birçok test, birçok simülasyon gerçekleştirdik. Bunlardan sadece birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Güneş yolu analizleri. Her projemizde güneş yolu analizleri yapıp, radyal analizleri yaparak bölgenin nasıl bir ısı haritası olduğunu çıkararak o projeye göre optimizasyon yapmaya çalıştık. Bunlarla da yetinmedik. Elimizdeki CFD analiz araçlarıyla bu güneş yolu analizinin simülasyonlarını gerçekleştirdik ve hangi bölgelerde nasıl bir şekil aldığını gördük. Elbette bunların hepsini aldık, harmanladık, optimize ettik ve projelerimize uyarladık. Projelerde uyarlamaktan kastımız projenin ihtiyacına göre, oturma düzenine göre, içerideki yaşam alanlarına göre buradaki işlenmiş olan alüminyum panellerin, birazdan detaylı olarak göstereceğim, panellerin açılarıyla ve eksenleriyle oynayarak optimum şartları oluşturmaya çalıştık. İkinci olarak pasif gün ışığının insana olan ihtiyacı. Burada da özellikle yapılmış olan birçok çalışma vardı. Bunları inceledik ve özellikle ofis bina cephelerinde etkili gün ışığı kullanımı %40 ila 80 arasında tasarruf yapılacağına dair tespitler bulduk. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesini sizlere paylaşacağım.
projelerden bir tanesi Mimarlık Ofisi San Francisco'da yapılan. Bu Mimarlık Ofisi'nin konumu gereği çok belli noktalardan gün ışığı aldığını tespit ettik ve bununla ilgili birçok analizler gerçekleştirdik. Bu analizler sonrasında ürünümüzde açısal ve eksen ayarlarıyla yaşam alanlarına şu şekilde ışığı nasıl getirebileceğimizi tespit ettik. Ve bunu direkt olarak projemizde uyarlayarak projemizi hayata geçirdik. Bu proje hayata geçtikten sonra bu mimarlık ofisi LEED Platinum belgesi almaya hak kazandı. Daha sonra doğal havalandırma süreciyle ilgili detayları inceledik. Geriye dönük baktığımızda tarihsel gelişimdeki binaların ve yapıların en çok dikkatimizi çeken bu konuyla ilgili antik kentlerin rüzgar kapanları olduğunu gördük. Ve bu rüzgar kapanlarının genel prensiplerini zaten sizler de çok iyi biliyorsunuzdur. İşte bir rüzgar tüneli, rüzgarı yakalamak, rüzgarı yakaladıktan sonra dar bir tünelden geçerek venturi etkisiyle bu rüzgarın hızını arttırmak. Daha sonra derin ve binanın altında soğuk bölgede bu rüzgarı, havayı tutmak. Ondan sonra da gerektiğinde bina içerisinde dolaştırmak, dolaştığında ısınan havayı su perdesiyle soğutmak gibi ilkeler belirlenmişti. Biz de kendi projelerimizde modern yapıda ve alüminyumda su perdesi ve hava perdesi kullanarak projelerimize entegre etmeye çalıştık. Tüm bunları konsolide ettiğimizde gerek tarihsel yapılar, gerekse modern yapıların entegrasyonunda rüzgar geçirgenliği, doğal havalandırma, estetik, dayanıklılık, alüminyumun korozyon özelliği, bunların hepsini optimize ettiğimizde birçok projeyi hayata geçirme fırsatı bulduk. Ama bunların aslında temel olarak birleştiği nokta, 3 ana noktada biz alüminyumu işlerken üzerindeki panellerde, kanatçıklara hem eksene olarak hem de açısal yer değiştirme, açısal olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla havayı yönlendirmek. İhtiyacımız varsa bina yüzeyine, ihtiyacımız yoksa binanın dışına doğru yönlendirmek. Aslında ana prensip bu. Elbette bunları yaparken hiç gözümüzden kaçırmadığımız dekoratif ihtiyaç. Binanın dış yüzeyine dekoratif olarak sizlerin görsel kalitesini ve dekoratif güzelliğini arttırmak amacıyla binanın dışarısına vermiş olduğumuz dekoratif görüntüyü de optimize ettik. Bunları yaparken sadece elimizdeki parametrik araçları kullanmadık. Bunlarla yapmış olduğumuz simülasyonlar, bunlarla yapmış olduğumuz analizlerin hepsini alıp tekrar saha testleri ve laboratuvar testleriyle de eşleştirdik. Yani doğrulama yaptık. Doğrulama yaptıktan sonra da projelerimize uyarladık. Bu çalışmalar sonrasında yapmış olduğumuz birkaç projeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle Sydney, Avustralya'da bir binanın hem yaşam alanı, hem ofis, hem de otopark bölgesine denk gelen bir alanın kapatılması, dış cephe, havalandırmalı cepheyle kapatılması gündemdeydi. Bunları yaparken elbette birçok analiz yapıldı. Burada müşteri tarafından talep dekoratif iyileştirme isteniyor, brüt beton görünümü istendiği, hava akışı sağlanması otoparklarda, pasif gün ışığı ihtiyacı ofislere veya yaşam alanlarına, mağazalara da gelen yerlerde ve ısı optimizasyonu. Bunların hepsini bir arada optimize ederek bir çalışma yaptık. Ve burada dekoratif iyileştirme ile ilgili analizler, ısı optimizasyonuyla, yani güneş yolu analiziyle binanın neresine daha fazla güneş geliyor, neresine daha az güneş geliyor. Bunların analizlerini yaptık. Hava akışı analizleri, gün ışığı ihtiyaçları analizleri, bunların hepsini optimize edip müşterinin en optimum talep ettiği şartlara getirdikten sonra bunu projemize uyarladık. Yine Los Angeles'ta aynı amaçla, yine 4 tane talebin optimize edildiği bir projeyi sizlerle paylaşacağım. Bu 24 saat fiili kamerayla tespit edilmiş bir günün nasıl geçtiğini göreceğimiz bir görüntüyü sizlerle paylaşacağım. Burada dikkat etmenizi istediğim en önemli nokta, gün ışığı ve zaman değiştikçe panellerin yüzeyindeki
görsellerin değiştiğini göreceksiniz. Bunun da tek nedeni her bir panelin içerisindeki kanatların açısının ve ekseninin farklı olması. Oradaki ihtiyaca özel tasarlanmış çalışmalar. Elbette bu kadar kompleks anlattığımız ürün nasıl imal ediliyor? Evet, imalatı aslında klasik tava sistemiyle bir cephe kaplama sistemi, kompozit gibi düşünebilirsiniz. Alüminyum, 3 metrelik alüminyum kaplama elemanı olarak düşünebilirsiniz. Burada bir tek kritik olan kısım panellerin açılarının, şu aşağıda görünen panel kanatların açıları ve eksenlerinin özel bir teknolojiyle işleniyor olması. Bunun dışındaki tüm imalat ve montaj standart, klasik bizim cephe kaplama sistemlerinde anahtar geçme sistemleriyle monte edilen, kodlanan, barkodla kodlanan ve yerine monte edilen sistemden oluşuyor. Isısal yer değiştirme aslında son dönemde küresel ısınmanın da etkisiyle hepimizin dağarcığına giren işte CBAM'lar, net sıfır karbon emisyonları, bunları çok konuşur olduk. Bunlar hayatımıza girdi. Bunun nedeni olarak da ısı artışının nedeni olarak da en çok insan hayatının geçmiş olduğu kentsel bölgelerde ısı değerlerinin yukarıya doğru çıktığını tespit ettik. Tabii ki yapılan araştırmalarla. Burada kentsel ısılar arttıkça binanın dış konforu, ekonomik ihtiyacı, enerji tasarruf konusunda olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Biz de bunları analiz ederek bunu nasıl aşağıya çekebiliriz diyerek bunlarla ilgili optimizasyon çalışmaları yaptık. Genel olarak bu İAK tarafından yayınlanan kentsel ısı haritası diye adlandırdığımız grafiğe baktığımızda kırsal alanla merkezi iş bölgesi arasında yaklaşık olarak ortalamada 3 derece fark olduğunu görüyoruz. Elbette bu belli bölgelerde 10 dereceye kadar çıktığını da görebilirsiniz yapılan araştırmalarda. Ama ortalama olarak 3 derece. Bu neyden kaynaklanıyor? İklim değişikliği, değişen kentsel statü, enerji yük artışları, nüfus, hızlı kentleşme, çok fazla beton kullanımı ama en kritik olan insan merkezli yaklaşım eksikliği. Şimdi size 3 tane istatistik paylaşacağım. Neden bu projeyi biz çok fazla değer verdik, çok fazla önem verdik? Yaklaşık 3-4 senedir ciddi bir yatırımla bu analizlere devam ettiriyoruz. Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü tarafından yapılan araştırmada diyor ki 2050 yılına kadar nüfusun çoğunluğu %70'i kentsel bölgelerde yaşayacak. Birincisi bu. İkincisi, yine İAK tarafından yapılan bir çalışmada kentlerin oluşturan binaların dış yüzeyleri insanların en az kullandığı yüzeyleri toplam %70'ini oluşturuyor. Yani kentsel dış ortam yaklaşık %70'ini oluşturuyor bizim sağır yüzey diye adlandırdığımız yüzeyler. Yani genellikle az kullanılan cepheler kentlerin %70'ini oluşturuyor. Şimdi 3. istatistiğimizde yine Kanada'da bir araştırma şirketi tarafından yapılmış istatistikte diyor ki günümüzdeki binaların %70'i 2050'de de var olacak. Bu bize neyi gösteriyor? Zaten hepiniz net sıfır karbon projelerine mutlaka katılmışsınızdır. Buradaki en değerli projeler renovasyon projeleri olmuştur. Burada da en kritik konu bizim bu istatistiği de yerine düşündüğümüzde yeni bina, evet çok önemli. Yeni binayı yaparken bunu yapmak zorundayız zaten. Ama yenileme, yani binanın renovasyonuyla da biz bu değerleri, bunları rahatlıkla optimize edip o binaya değer katabilecek aksiyonlar alabiliriz. Birçok şehir planlama ekibi veya yapılan çalışmalarda hepimizin bildiği üzere gerek CFD analizleriyle gerek dijital ikiz çalışmalarıyla birçok veri elde ediliyor. Neyle ilgili? Şehrin ısı haritası, binaların cepheye bakan yüzeylerin ısı
pozisyonları. Bu veriler aslında bizim yapacağımız çalışmaların girdileri oluyor. Biz bu verileri alıyoruz, kendi yapacağımız çalışmalarla binanın yüzeyine gelen rüzgar yükünü, ısı etkisini, gerektiğinde türbülans akışı, ısı transfer katsayısı gibi değerleri alarak kendi parametrik araçlarımıza giriyoruz ve buradan elde ettiğimiz verilerle bina cephesindeki bu kanat açı ve eksenlerinin konumlarını yerleştiriyoruz. Tüm bu yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz projelerden, hayata geçirdiğimiz projelerden bazılarını sizlerle son olarak paylaşmak istiyorum. Bu Kanada, Quebec'te yapılan bir proje. Yine bir ofis ve mağazanın bulunduğu bir proje. Ve burada daha çok dekoratif görüntü. Dikkat ederseniz arkadaki dağ görüntüsünü buraya yansıtmak istendi. İkinci olarak da gün ışığı, yani gölgeleme ihtiyacı. Bu ikisinin optimize edildiği bir proje bu. Burası bir otopark. Otopark olması nedeniyle açık bir alan. Buradaki hava akışı ve dekoratif görüntü. İki tane konunun optimize edildiği bir proje bu. Bu sağ yüzeylerin dekoratif amaçla talep edildiği, ancak daha sonradan binaya ısısal performansı da etkileyebileceği düşüncesiyle yapılmış çalışmalarda hem gölgeleme hem ısısal yer değiştirme hem de dekoratif görüntünün optimize edilerek yapılmış olduğu bir çalışma. Peki biz tüm bunları neden yapıyoruz? Bunun bir tek amacı var. Aslında güvenilir konfor alanları yaratmak, kentsel yaşanabilir ortamlar oluşturmak, enerji tasarrufu sağlamak ve bu yaptıklarımızı yönetim organlarıyla birlikte çalışmayı başarırsak sürdürülebilir bir kalite elde etmek ve en önemlisi de bunların sonucunda ekonomik bir fırsat elde etmek. Bundan sonra biz neler yapacağız? CFD analiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem saha hem laboratuvar hem de bilgisayar başında bu çalışmalar durmadan devam ediyor. Ama önümüzdeki dönemin en önemli kritik çalışması desibel kontrolü ve bina yüzeyine gelen ses akışı ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılların en önemli değer katacak projelerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Burada ana hedefimiz biraz önce de söylediğim gibi güvenilir konfor alanları yaratarak hepimizin keyif alabileceği, ailelerimizle yaşayabileceği bir alan yaratmak. Teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyoruz Vedat Bey. Vedat Bey'in sunumu aslında bize metal cephelerin özellikle de özel tasarlanan, çevreye karşı tepki veren ve adapte olan ve çevresel kontrol sağlayabildiğimiz cephelerin aslında bir gereklilik haline geldiğini ve bunun artık bir estetik değil, daha çok performans meselesi olduğunu gösteriyor. Özellikle gölgeleme ve bir taraftan da estetik anlamda yaptıkları projelerde bunu gösteriyor aslında. Ve zaten bugünün mimarlığının da ben biraz standart dışı olduğunu veya artık bu iklimsel problemlere de cevap verebilecek en değerli yüzeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz teknik ama bir o kadar kritik bir konuya geçiyoruz. Cam üniteleri üzerine bir sunumumuz gerçekleşecek ve yangına karşı gerçekten güvenli bir cephe sistemi nasıl kurulur? Kritik bir konu. Şimdi sırada Tremco CPG Türkiye İş Geliştirme Müdürü Tolga Aycı var. Ve Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tolga Bey bize zeminden çatıya inşaat ürünleri zincirini, cam üniteleri hasarlarının temel nedenlerini, yangın güvenli cephe yapılandırmanın adımlarını anlatacak. Buyurun, sahne sizin. Teşekkür Tolga ederim. Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Tabii bu bölümün son sunumu. Hepimiz de yorulduk ama ben kısaca bir ajandadan bahsedeceğim. İki tane temel konu var bugün sizlerle paylaşmak istediğim. Birincisi yalıtım cam ünitelerinde kimyasal uyumluluk problemi.
nelerle karşılaşıyoruz. İkincisi de cephe sistemlerinde bütünsel bir yangın güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Bu iki konuda sizlerle yaşadığımız olayları paylaşmak istiyorum. Öncesinde de Tramco CPG kimdir? Hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ama ben kısaca grubumuzdan bahsetmek isterim. RPM International 1947'de Ohio'da kurulan bir kimyasallar holdingi. Biz bu holdingin yapı kimyasalları tarafındayız. İşte yaklaşık dünya çapında 119 üretim tesisi olan, 170 ülke ve bölgede bulunan yaklaşık da 17 bin global çalışanı olan bir grubuz. Biz de bu grubun yapı kimyasalları tarafındayız. Yapı kimyasalları çok geniş bir konu. Cepheye değindiği noktalar var. İşte mesela bugün bahsedeceğimiz özellikle Buluk ürün grubumuzda pencere cephe sistemlerinde sızdırmazlık, izolasyon, yalıtım, yapıştırma gibi yapı kimyasalları. Tramco markamızda yalıtım camı ve strüktürel camlama sistemlerimiz. Nullifier markamızda pasif yangın koruma sistemleri gibi aynı zamanda mimari ve inşai olarak da Flowcrete, Nudura, Vandex gibi total bir temelden çatıya bir yapının ihtiyacı olan sızdırmazlık, izolasyon, yalıtım, yapıştırma gibi konuları bütünsel çözen bir grubuz. Bir haberle başlamak istiyorum aslında, bir satın alma haberiyle. Kalzip markası, metal kenetli alüminyum, cephe ve çatı sistemleri markası artık Tramco CPG bünyesinde. 1968'de Almanya'da kullanılan Kalzip markası artık bünyemize katıldı ve Tramco CPG'nin bir markası olarak çok yeni bir haber. Bulunduğumuz bölgelere de entegrasyonuna başlayacağız en kısa zamanda. Bu stratejik satın almalarla yapmak istediğimiz şey aslında bulunduğumuz segmentin de varlığımızı arttırarak total bir çözümü tek bir tedarikçiden sağlamasını amaçlıyoruz. O yüzden birbirini tamamlayan işte yapı kimyasallarının devamında aslında panel sistemleri, metal sistemlerini de bünyemize katıyoruz. Bunu da burada paylaşmak istedim sizinle. Şimdi yalıtım camı sektörü aslında Tramco'nun Türkiye özelinde en önemli sektörlerinden birisi ve yalıtım camında da çok fazla bir yaşanmışlığımız var ve burada karşılaştığımız problemler de var. Şimdi bu resmi görüyorsunuz. Pencereden baktığınızda böyle bir görüntüyü görmek ister misiniz? Bunu neden olduğu case by case üzerine konuşulabilir ama aslında temel nokta yalıtım camı ve cephe sistemlerinde birbiriyle entegre sistemler bunlar. Temel nokta kullanılan kimyasal ürünlerin birbiriyle uyumlu olması. Örneğin bir yalıtım camı ünitesi görüyorsunuz burada. Bu bir cam ünitesi. Nem alıcı ve çıtayla başlayan. Bizde de birinci sızdırmazlık dediğimiz butil ürünleriyle başlıyor hikaye. Sonrasında ikinci sızdırmazlık malzemeleri işte silikon esaslı, poliüretan esaslı olabiliyor. İkinci sızdırmazlık ürünleri. Devamında bir mesafe bandı ve strüktürel yapıştırma varsa, yani camı siz profile yapıştırıyorsanız, strüktürel yapıştırma dediğimiz ürün aslında bir yük taşıyan ve bir mühendislik hesabı olan bir ürün. Ve sonrasında da cephe sızdırmazlık silikonu, weather sealant dediğimiz ürünle aslında bu detayı kimyasal olarak sızdırmazlığını, izolasyonunu ve yapıştırmasını sağlıyoruz. Şimdi burada kullanılan ürünlerin birbiriyle olan kimyasal uyumu, yani örneğin kürlenirken malzemeleri bozmaması, aslında ömrü boyunca bu yalıtım camı ünitesinin ya da cephenin ömrü boyunca bu tehlike var. Ve bizim bu ürünleri kullanmadan önce birbiriyle kimyasal uyumluluğuna bakmamız gerekiyor. Buna bakmadığımızda biraz önce görselde gösterdiğim gibi akan bir butil ya da bir buğulanma camımızda görebiliyoruz. Peki biz buna bakarken kimyasal uyumluluk testlerini nasıl yapıyoruz? Öncelikle
şişe camın ısı cam kendi uyumluluk testleri var. Bunları kontrol ediyorlar ve aynı zamanda şişe cam yine batch bazlı birincil, ikinci sızdırmazlıkların uyumu, işte cephe sızdırmazlık silikonunun uyumu gibi konularda batch bazlı uyumluluk raporları talep ediyor bizlerden, üreticilerden. Aynı zamanda bunun standartları da var. IN 1279'a 1'de ek C'de bu yalıtım camı için nasıl yapmanız gerektiği. Yine IN 15434'te strüktürel uygulama ile ilgili kimyasal uyumluluk ve tabii ana kalem ETAK 002 dediğimiz kılavuz strüktürel silikonda burada detaylar yer alıyor. Bunun yanında ek olarak yine IFD gibi, RAL gibi, CSTB gibi kuruluşların belirli kılavuzları var bu testleri nasıl yapmanız gerektiğine dair. Bizim de burada bu kılavuzlara göre laboratuvarımızda testler yapabiliyoruz. İşte birkaç tane görsel göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. İşte burada akmış butili görüyorsunuz. Camda buğulanmayı görüyorsunuz. Bu bir test ünitesi. Ve sonunda ne oluyor? Silikonun ya da orada kullanılan kimyasalın cama yapışmama problemi olabiliyor. Aynı zamanda damlacık oluşumu özellikle görsel olarak bu çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Ve camın içerisinde bir yağ oluşumu. Bu kimyasal reaksiyon aslında siz o ürünü uyguladığınızda başlıyor ve o ürünün kürlenme süresince ve sonrasında da devam ediyor. Bu kimyasal reaksiyonu bozan herhangi bir gaz ortaya çıkarsa ya da orada birbiriyle temas eden ya da temas etmeyen, temas etmese bile o ürünü bozabilecek bir kimyasal ortaya çıkabiliyor. Ve bu temel sorunda biz de Tremco olarak kaliteye bağlılık mottomuzla aslında bu yalıtım camı üniteleri ve bu projelerin bir proje yaklaşımını geliştirerek öncelikle proje aşamasında mimarla projenin detayları ve spesifikasyonları ile ilgili teknik hesaplamalar, işte strüktürel silikonun mesafe hesaplamaları, yük hesaplamaları gibi onları yapabiliyoruz. Yapışma ve kimyasal uyumluluk testleri, üretim ve sonrasında uygulamaya yönelik denetim kontrolleri ve garanti belgeleme ve dokümantasyonla aslında bu zincirin ilk halkasından son halkasına kadar sizlerle birlikte projeyi takip ediyoruz. Kimyasal uyumluluk tarafı böyleydi. Şimdi biraz kişisel de bir konum. Yangın güvenliği üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz Kartalkaya yangınından sonra hani hepimizi üzen bir olay. Sonrasında ilgili yönetmelikler ve regülasyonlar değişmeye başlıyor. Cephe yangınları da aslında yangının sebepleri olarak ya da yangının çıkış nedeni olarak çok fazla karşımıza çıkan bir yangın çeşidi. Bu yangına dayanımlı bir cephe sistemi kurmak, özellikle hani Türkiye'de çalışan uygulayıcılar, cephe firmalarının dışında onlar yurt dışına açıldığında da özellikle Avrupa'da, Dubai'de ya da işte Rusya bölgesinde, Amerika'da çok ciddi regülasyonlar var. Ve bu regülasyonlar aslında cephe sistemlerini de belirli noktada güvenli olmaya itiyor. Birkaç istatistik vermek istiyorum size bu konuda. Şimdi bunlar NFPA yani Nation Fire Protection Association, onun değerleri. Yılda ortalama 3.8 milyon yangın gerçekleşiyormuş globalde, dünyada. Ve bu yangınlarda 45 binin üzerinde kişi ölüyor. Bu yangınların da ölen 4 kişiden 3'ü yanarak değil duman zehirlenmesiyle ölüyor. Yani aslında oradaki yangın kişiyi yakarak öldürmüyor, oradaki zehirli duman daha fazla ölüme neden oluyor. Ve yangın ölümlerinin %57'si yangın burada fuayede çıkıyor, 7. katta birisi ölüyor. Yani yangının çıktığı zonun dışında bir zonda gerçekleşiyor.
Ve hayatta kalanların da %47'si yani ya da itfaiye müdahale eden kişi 3,5 metreden ileriyi göremiyor. Yani bu istatistikler bize diyor ki dumanı, alevi ve ısıyı belirli alanlarda hapset. Bunu cephe özelinde düşündüğümüzde ne oluyor? Aslında cephede her katta bir dumanın, alevin ve ısının geçişini engellememiz gerektiği ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Türkiye yangından korunma yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik var. Ve hani güzel haber bu yıl içinde güncelleniyor. Biz de onunla ilgili yönetmelik çalışmalarını yürütüyoruz. Burada da mevcut haliyle de yönetmelikler aslında regülasyonların en tepesinde yer alır ve bütün herkesin uyması gereken kurallardır. Öncelikle madde 5'te diyor ki yapı ruhsatı alamazsınız. Bu yönetmeliğe uymazsanız ve tüm paydaşlar sorumludur. Yani mimarından yani tasarımdan başlayarak son uygulamayı bitiren firmaya kadar, tedarikçilere kadar herkes burada sorumlu. Cephe özelinde de bölüm 3'te madde 27'de cephelerle ilgili regülasyonlar var. Örneğin mesela dış cephelerin bina yüksekliği 28,5 metreden yüksek olan yapılarda cephe malzemelerinin en az zor yanıcı yani A2S1 D0 dediğimiz hızlıca bitiriyorum. Malzemeler olması gerekiyor. Yine bir boşluk kalmaması gerekiyor cephelerde ve havalandırmalı cephe sistemleri. Burada da yine benzer regülasyonlar var. Bu tablolar yönetmelikten olan tablolar. Ben size sadece şunu göstereyim. Şimdi cephe sistemlerinde biz yalıtım örtüsü ya da işte buhar bariyeri, buhar kesici gibi ürünler zaten mevcutta kullanıyoruz. Şimdi bunların yeni inovasyonla birlikte yangına dayanımlı, yanmaz hali mevcut. İşte buhar dengeleyici, buhar kesici olarak belirli versiyonları mevcut. Bunlar artık ülkemizde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ve havalandırmalı cepheler, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik konuştuğumuz konular. Burada da aslında siz ventilasyon için bir boşluk bırakıyorsunuz cephede. İç duvar, dış duvar ve o boşluk yangın esnasında bir baca etkisi yaratıyor. Yani o bacayla birlikte bütün bir cepheyi saran bir yangın görüyorsunuz. Burada da cephe bariyerleri dediğimiz ürünler mevcut hali böyleyken bu iç duvar, dış duvar, izolasyon var, döşeme var. Yangın olmadığı zaman buradan bir havalandırma istersiniz. Ama yangın esnasında o havalandırma bize dezavantaj olarak geliyor. Ve burada intümesan dediğimiz yani şişen bir yapı malzemesi mevcut. Ve burada döşeme bazında, kat bazında ısı, alev ve sıcaklığı, dumanı kesmiş oluyorsunuz. Son slaytım bitirdim. Evet, sıra. Evet, son slaytım. Kusura bakmayın. Temel olarak yani özetleyecek olursak biz cepheye odaklı, cephe sistemlerini iyileştiren bir yapı kimyasalları grubuyuz. Türkiye'de firmanın direkt kendisi olduğumuz için inovasyon, gibi yeni ürün adaptasyonu gibi şeyleri çok hızlı yapabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tolga Bey çok Anlayışınız teşekkür için ediyoruz. teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok Çok sağ olun. teşekkürler. Aslında yalıtım camı neden bozulur? Ya da kimyasal uyumlulukları sistemin neden önemli? Yangın için sorulması gereken ilk sorulardan biri aslında. Az önce Tolga Bey'in de gösterdiği Kırmızı Yangın Yönetmeliği kitabı bizim de ofisimizde en çok sanırım yıpranan, deforme olan kitaplardan biri. Şimdi sahneye ASAS'tan Hüseyin Bey'i davet etmek istiyorum. Burada mı Hüseyin Bey? Evet. Ve birinci oturum burada tamamlanıyor. 4 harika sunum geçirdik. Umarım verimli geçmiştir, güzel geçmiştir sizin için. Ve şimdi bir hatıra fotoğrafı için tüm birinci oturumdaki konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Lars Anders, burada mı acaba? Lars, please. Gökhan Avcıoğlu, please. Vedat Sancakdar, Tolga Bey. Sizi sahneden indirdim ama geri alıyorum. Kusura bakmayın.
aslında sahnede. Merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım güzel sohbetler, bağlantılar olmuştur bizim networking molalarımızda. Ve ilk oturum çok verimli geçti bence. Şimdi ikinci oturuma devam edeceğiz. Mevcut binaları nasıl dönüştürürüz? Yeni malzemeler bize neler sunuyor? Tarihi mirasla nasıl çalışırız? Ve çok taraflı bir yapı projesinde herkes aynı vizyonu nasıl sağlar? Şimdi aslında tüm bu sorulara cevap verecek bir oturumla karşınızdayız. Ve şimdi de Necdet Beylerle devam edeceğiz. Buradalar mı kendileri? Tamam. Aslında ben burada böyle küçük bir şey anlatmak istiyorum. Yıl 2013, 2014. Bizim o zamanlar işte üzerinde çalıştığımız Fikirtepe'de bir projemiz var. Ve Necdet Beylerle cephe danışmanlığını yaptığı projemiz. Ben o projede aslında gerçekten şunu öğrendim. Biz evet tasarlıyoruz, işte belki çok ütopik projeler yapıyoruz ama cephe danışmanları bunun gerçeğe dönüşmesini o kadar teknik ve o kadar doğru araçlarla sağlıyor ki yani ben bu projede inanın bunu gördüm ve tekrar teşekkür ediyorum Necdet Bey'e. Bunu bana bir kere daha o projeyle gösterdiği için. We open session 2 with an increasingly urgent question. What do we do with the buildings we already have? Our next speakers, Hearan, Associate Director at Design International, and Necdet Bahadır Buluk, CEO and co-founder at Façade Design Factory, will explore how facade renovation can change performance, transform design through contemporary materiality, and create sustainable impact with low carbon systems. Please welcome. Thank you. Herkese merhabalar. Hi everyone. And welcome to another inspiring Zak organization in Istanbul. My name is Necdet Bahadır Buluk. I'm the founder and managing director of Façade Design Factory and an MSc qualified facade engineer. Firstly, I would like to extend my sincere thanks to the Zak team. Again, it's a big honor for me to be involved in this organization once again. So, for today's lecture, we have chosen the topic of facade renovation. This is particularly relevant to us as it reflects the point at which we have become involved in an ongoing project, the refurbishment of Cevahir Mall in Şişli, Istanbul. We also consider facade renovation to be an increasingly important subject. The demand for refurbishment, performance upgrades, and life cycle extensions is growing rapidly, and this trend is expected to continue in the coming years. As also highlighted by Lars, this is a very important subject. So our presentation is structured into two parts. The first part, which is more technically focused, will be presented by myself, and the second part will address the architectural perspective with a focus on design transformation, will be presented by dear Hearan. So, at core of any facade design, we must first understand one fundamental question: what is the building seeking really responsible for? The facade is not just an architectural element, it's a high-performance interface between environmental conditions and indoor space. It continuously responds to multiple external factors such as solar radiation, rain, snow, wind, and temperature differences, and even some cases, seismic reactions. So, and it must deliver internal comfort conditions like thermal comfort, acoustic, visual, and air quality. It continuously, so if we look at it holistically, the facade has 6 key functions: energy performance, acoustic comfort, environmental control, weather protection, structural safety, and architectural expression.
In renovation projects, this balance becomes even more critical because we are not starting from zero. We are improving, upgrading, and correcting an existing facade system. So understanding these core functions is the first step before making any intervention decision. To make the right decision in facade renovation, we first need to understand one another key concept, lifespan. A typical facade does not fail suddenly. It follows a predictable performance curve. In the first 15 years, systems generally perform at their optimum level, I could say. And after that, we begin to see the first signs of aging, typically in sealants, gaskets, and moving components. And between 25 and 35 years, performance decline becomes more visible. Energy efficiency reduces, and issues such as air leakage and water ingress start to increase. And beyond this stage, major refurbishment or even full replacement of the facade often becomes unavoidable. However, this timeline is not fixed for sure. It's highly influenced by key factors such as environmental exposure, design quality, material selection, of course, installation and maintenance. So, in essence, the facade lifespan is not just about time. It's about decisions made throughout the entire lifespan of the building. The question is, when do facade renovation discussions actually begin? In reality, they rarely really proactive. They usually begin when problems become visible or no longer tolerable, let's say. One side, we see comfort-related issues, like air leakages, water leakages, and on the other side, we see more critical concerns, facade damage, and in some cases, fire-related risks. At this point, this discussion shifts from comfort to safety. And this is the key message. Most renovation decisions are not driven by decision ambition. They are triggered by a failure. Our role as facade engineers is to shift this mindset from reactive to proactive, to identify risk earlier and intervene before these issues escalate. Once the need is identified, everything starts with an inspection and assessment. We typically focus on 4 key areas: structural safety, fire safety, air tightness and water tightness, and energy efficiency improvements. These form the basis for defining the right intervention strategy. You need an intervention strategy, and you need to understand these key factors first. Starting with structural safety, this is always our first priority in any facade assessment. We begin with a detailed condition survey, looking for signs of corrosions, deformation, and material degradation across the facade system. This is followed by anchorage and fastening inspections, where we verify installation quality, torque values, and compliance with the original design intent. And most importantly, we support these with on-site testing, such as pull-out tests, to validate the actual load-bearing capacity and bond performance with the substrate. Because in renovations, assumptions are risky, verification is essential. Fire safety is one of the most sensitive aspects of facade renovation, and it requires a very systematic approach. We start by verifying fire performance of all materials, ensuring compliance with existing regulations and classifications. Then we assess the facade system as a whole, because fire behavior is not only about the material, but how the system is configured. Especially cavity design and vent paths are essential. A critical part of our review is the continuity of the cavity barriers and fire stops. Even small gaps or poor insulation
can significantly increase the fire spread risks. And unfortunately, in my country, we have experienced this issue in the last years several times. This is a very serious issue when we consider the new tech materials which has been developed with more ambition of trade activities. Air and water tightness. This is directly linked to both performance and user comfort, and they are among the most common sources of facade compliance. Our assessment focuses on continuity of the air barrier, waterproofing layers, and interfaces, critical interfaces. We carefully inspect the joints, sealants, membrane insulations, because in the most cases, failures occurs at the connections, not in the main component. And wherever required, we validate performance through on-site testing, such as air leakage test, air penetration test, water penetration tests. Because in facade systems, even a small discontinuity can lead to significant performance issues. Energy efficiency is one of the main drivers in the facade renovation. We start by evaluating existing thermal performance, identifying heat losses, weak insulation zones, and thermal bridges. From there, we define upgrade strategies, whether through insulation improvements, glazing replacements, or solar control solutions. We also assess opportunities for integrating shading and natural ventilations, always considering compatibility with the existing structure. Because in renovation, the goal is not only improve the performance, but to do it in an efficient way. So, why is facade renovation becoming so critical for today and for the coming future? Firstly, we are dealing with an aging building stock, where many facades are reaching or exceeding their design life. At the same time, safety expectations are increasing all over the world, particularly in response to the recent global incidents, especially in terms of fire, I would say. Energy performance requirements are also becoming much more demanding, pushing the existing building to upgrade. And finally, regulatory pressures are continuously evolving. So, facade renovation is no longer optional. It's becoming a necessity for the future of our built environment. If we look at the data, in Europe, around 35% of buildings are over 50 years old. Yet the annual renovation rate is only 1%, which is far below what is actually required. And in Turkey, a significant portion of the building stock was constructed between 1908 and 2000, a period with relatively limited regulations. As a result, many of these buildings share common issues: poor thermal performance, air leakage, outdated materials, and limited facade engineering integration. I would like to highlight this again, limited facade engineering integration from that time. So, challenge is not isolated, it is systemic. And this is exactly why facade renovation is becoming a critical topic for the future. As Facade Design Factory, we are currently dealing with two major projects in Turkey. One, Cevahir Mall in Şişli, Istanbul, and the other one is in Ankara, Canadian Embassy building. We also have two massive projects in the UK. So we have gained already 4 or 5 years old experience in this field, and we are investing more and more every day. We see a huge future here, and this is gonna be one of the most important topics in this industry in the coming years, in my opinion. So, thanks for listening. Now, dear Hearan, the stage is yours. Thank you. Thanks, Necdet. Can you hear me? Yes, but Yeah? a bit louder maybe. Okay. Hi, nice to meet you. I'm Hearan from Design International. Design International, we are a design-focused architecture firm based in London and Milan. We have delivered over 13 million square meters of design environment worldwide. Actually, currently, more and more percentage of refurbishment project is happening in the company. 30 to 40% of our business is repositioning projects currently. Facade renovation is not just replacing the facade.
It changes the quality of building environment, value of asset. Also, we're tackling environmental impact as well. Sorry. Renovation transformed the existing asset into the next future destination. So this is one of our main business, and any project we work on, most important thing, we enhance, of course, visibility and accessibilities. That is, of course, any projects together with the signage wayfinding, the design of building itself, we care about that. Also, repositioning brand identity is one of the key. To tackle all of those, we have to speak with the client and the operations team, because the existing building, it's never coming from itself, because people already used more than 10, 20 years time, and they're a team looking after the building, and we start from that point. Also, meeting ESG sustainability target is important for any type of buildings these days, as well as the cost and tenants mix is for residential, any type of commercial retail projects is an important aspect of all. Sorry, I'm keep pressing the other one. I have prepared like 4 projects as a case study. Of course, we have many different type of projects, but I wanted to bring some different topics today. So first project is Centro Commerciale Leonardo. It's based in Imola. It's close to Bologna area region. We have a client called Clipier. It's one of our main clients. We have several projects with them. This project is one of the typical retail project, single height, quite big footprint, and outdoor parking, and most of them, especially this one, 5 years old, quite old building. So transforming in that, we have lots of restriction as well. So we have to consider structure, especially cost. We don't want to overdo just for the design aspects. We have tackled the entire facade. The majority of the scope was interior here, but today we just wanted to talk about the facade, the main entrance area. We are just under construction. We have brought the main entrance into double height, make sure the entrance is visible from far away, introduce the glazing canopy, metal structure, also the facade itself, composite panel changed into aluminum cladding, long-lasting and more modern look. Here we had the base concept narratives, respected the local terracotta colors and the nature patterns applied on the facade. Second project we have here is Porta Victoria, currently under construction, based in Italy, Milan. It's an interesting project, mixed use, but our scope of work was a retail part of podium of the building. We received the project as a naked building. So another architect was built, and then we handed, we took over and we completed the finish of the project. So doing that, our approach was the same as a refurbishment. We had to demolish some part of ceiling, shop front, tenants mix. Especially this building looks like an indoor, but it's covered outdoor building. So we had to work on the shop front as a facade. So it was a curtain wall. Applied the parquet, shop front, demise wall, it was aluminum cladding, bringing some urban feeling, street feeling. One of the main material we used, aluminum louvers for the ceiling, is one of the very common ceiling. I'm sure you saw any kind of shopping center these days. It's most well-used material these days. It guarantees 70% of openings for the ceiling, easy for sprinklers, lighting, accessibility of ceiling. So especially for refurb, when we have all the services already there, is easiest approach for us. And also we can really apply different materials.
look and feel. Third project is Centro Ferrari Centro Stile. This is in Maranello. It's an area where you can find all Ferrari factories, paint shops, workshops. This particular building is a workshop building, so all the car designers are working inside. We had a single-story building. We had to extend it to multiple story. One of the key elements here was privacy. Because the design, whatever happening inside, of course, we don't want to expose it too soon. So our first skin was black tinted glass. Then our second approach was second skin cladding that creates dynamic facade for brand itself. Of course, a solar study. So through the study, we have decided where to clad with which material. Our volumetric study helped us to form little bit representing the car itself. So working with the car designer, especially even the facade, it was a very interesting process for us to create a lift up facade second skin, and the curved line on the facade was representing acceleration of the brand car Ferrari. And we applied the expanded metal mesh triangle shape in different openings, so that created different shade. Whatever necessary, we covered more for the privacy and sun reason as well. The last project we have here is Silicon Oasis. This project is not the refurb, but I wanted to bring it to the table just to explain our process of design, very early stage of the design, how this can be completed throughout all the value engineering session and technical challenges. So we have this project in Dubai, a purely retail entertainment project. We worked on a couple of projects at the same time, one in Sharjah and one in Abu Dhabi, all for same client, Lulu Group. They are well known as a hypermarket brand. They repositioning themselves in the retail market. So we created this central brand across the region. We also have several projects happening in India as well for the same client. So this project, we have designed this second skin as to represent the pebbles. So our main concept to drive these different functions in the retail. We have designed the different pebbles and the public space going in between. It represents the flow, natural, the shape, and the feeling. Our original facade was aluminum cladding with the perforation, 5 different types. That was too much cost and challenge throughout the design stages. We tested a few different mock-ups and materials, ended up with the expanded metal mesh, kept the shape. Of course, cost was 1/3 of the cost. And the lighting effect and then volumetric effect was maintained more or less the same. We applied the same facade cladding into the interior, so we kept the interior as it was initially designed, so it created a randomness of the lighting backlit effect. As Necdet mentioned, we are working on Cevahir project together, and it's under construction at the moment. Hopefully by end of next year, you will see the final product. We are working interior, exterior, landscape, lighting, also, all the aspects of the project. When we approach those kind of projects, we always tackle priorities. We don't go, I'm sure most of you saw the emerald color, big surface of facade. We cannot just apply the same for everywhere for cost reason, for many, the client is concerning about the cost, but also look and feel in certain areas. We always tackle different type of approach. So priority area could be more durable,
GLC. At the moment, we are considering aluminum claddings, metal. Also, some areas will end up just a rendered facade, just a painted finish. But throughout the project, you will see homogeneous approach, and this will control cost and our way to handle the design element. As a last, just a quick touch base on the very early stage of residential project as well. So we, I'm sure all architects do these days. Parametric is essential, saves lots of time, not only time, for us it gives flexibility. So we approach residential project with even starting from volumetric study is not anymore all drawn by manually. It's all based on the parametric design. Once we test all the scenarios, once we select the option, then we will, of course, facade study will follow. So anything inside the function will influence facade approach as well. That all these days happening through the programming. That's all we prepare for today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Necdet, Hearan. Başarılar. Thank you. Such a comprehensive perspective on the renovation projects, I think so valuable. Şimdi de cephelerde özellikle büyük ebatlı porselen seramikler için bir konuşmacımız buraya gelecek. Benim de mimari projelerimde oldukça yoğun kullandığım, çok da sevdiğim malzemelerden biri. Şimdi Çanakkale Seramik, Çanakkale Kalebodur Seramik'ten teknik uygulamalar satış müdürü Hüseyin Barbaros Çin sahnemizde olacak. Alkışlarınızla. Ve bize porselen, özellikle büyük ebatlı porselen levhaların avantajlarını ayrıca FS25 sisteminin de avantajlarını açıklayacak. Buyurun, sahne sizin. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kaleseramik Teknik Uygulamalar Müdürü Barbaros Çin ben. Biz Kaleseramik olarak yaklaşık 70 yıldır yapı malzemeleri sektöründe hep öncü olduk. Ve her zaman Kalebodur olarak yenilik budur dedik. Türkiye'de seramik kaplama malzemelerinde 56 milyon metre yıllık kapasiteye ulaştık. Dünyanın her noktasına ihracat yapabilecek bir seviyeye geldik. Ve birçok ürünümüzle, birçok büyük ebat karomuzla da özellikle cephe sektörüne de hizmet eder duruma geldik. Çok kısa bir videoyla sunumuma devam ediyorum ben. Biz her zaman Kalebodur olarak vizyon budur dedik. Tasarım ve inovasyonun bir araya geldiği akıllı çözümler sunduk. Yenilik budur dedik. Her boyutta, her alanda her zaman ilham verici olduk. 2 milimden 20 milime kadar üretim yapan, farklı kalınlıklarda bu üretimlerin hepsini yapabilen, farklı ve desende ve dokuda büyük ebat porselen karo üretebilen tek şirket olduk. 100'e 300'den 122.80'e, 120'ye 360'tan 162'ye 323'e kadar büyük ebatta porselen karoları üretmeye başladık. Bu porselen karo üretimlerini yaparken aynı zamanda
özellikle cephe kullanımlarında size birçok plakalarımızda üstün özellikler sunduk. En önemli özelliği büyük ebatın olmasının haricinde hafif olması ve binalarınıza bu hafiflik sayesinde bir yük bindirmemenizi sağladık. Düşük su emmesinden dolayı lekelenme direncinin çok yüksek seviyede olmasını sağladık. Uzun ömürlü, ultraviyoleye dayanıklı, yani yaptığınız tasarımlarla ve kullandığınız büyük ebatlarımızla, binalarınızla ömürlük ürünler yarattık. Tabii ki kullanım alanlarımız sadece cepheyle sınırlı değil bu ürünler. Büyük ebat porselen karalarımızda, iç mekanda, mobilyalarda ve tezgahlarda da bu ürünümüz kullanılmakta. Ama bizim için en önemli ve en büyük yatırımımız ve kullanım alanımız her zaman dış cephe oldu. Kalebodur porselen büyük ebatları üretirken biz yaklaşık 30 yıldır porselen plakalarımızı cephede uyguluyoruz. 20 yıldır da büyük ebat porselen karolarımızı cepheye uyguluyoruz. Bunları uygularken de cepheye asmaya başladığımız bu ilk andan itibaren de her zaman kale grubu olarak, Kalebodur olarak biz yenilik budur dedik. Ve bu yeniliğin sayesinde, bu büyük ebatın sayesinde cephede kullanımının önünü açtık. Büyük ebatları cephelerde uygularken de 2 tane klasikleşen sistemimiz oluştu. Bu 20 yıllık geçmişte 30 yıldır porselen plakaları cepheye astığımız, büyük ebat porselenleri 20 yıldır cepheye astığımızda 2 tane klasikleşen sistemimiz ortaya çıktı. Birisi gizli klipsi sistem, birisi de konstrüksiyona yapıştırma sistem. Bir de yeni geliştirdiğimiz FS kaset sistemi de artık kullanımınıza sunuyoruz. Gizli klipsi sistemde klasikleşen, bu 20 yılın sonucunda klasikleşen gizli klipsi sistemlerimizde aslında birçok paydaşımız da, buraya gelen misafirlerimizin de bildiği bir sistem. Ana taşıyıcılarımızı binaya, betonarmeye ankre ettikten ve onun üzerine taşıyıcı T profilleri monte ettikten sonra bir taraftan da Kalesinterflex, Kalebodur büyük ebat porselen karolarımız alt üst taşıyıcısıyla bir panel haline getirildi ve cephelere bu şekilde asmasını sağladık. Ve çok güzel örnekler ortaya çıkarttık. Klasikleşen bir diğer sistemimiz ise konstrüksiyona yapıştırma sistemimiz oldu. Daha alçak katlarda ve direkt konstrüksiyon üzerine yapıştırma olarak yaptık. 5 milim ürünü sadece kullanılmasına önerdik. Bunun sonucunda da çok güzel çalışmalarımız da ortaya çıktı. Şimdi ise üzerine daha çok eğildiğimiz, daha çok kafa yorduğumuz yeni sistemimiz FS25 kaset sistemini sunarken yine Kalebodur olarak diyoruz ki yenilik budur. Bu yeni sistemimizde artık karolarımızın etrafını bir kaset sistemiyle dönüyoruz ve bu kaset profillerle dönerken aynı zamanda T taşıyıcılar, T desteklerle de panelimizin çok daha sağlam olmasını ortaya çıkartıyoruz. Binalarımızın genel yüzeylerine artık kattan kata taşıtma yapıyoruz bu sistemimizde. Esas ana taşıyıcılarımızı montajını yaptıktan sonra kutu profiller ile ana taşıyıcılarımızı oluşturuyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi çerçeve Kalesinterflex plakamızın, Kalebodur büyük ebat porselen karamızın çevresinde kaset profilimiz ile dönüp bu sistemimizde ara taşıyıcılarla daha sonra binaya asılmasını sağlıyoruz. Burada bu sistemimizi geliştirirken çok daha yüksek performanslı binalarda kullanımına sunmuş olduk. Eski klasikleşen sistemlerimize göre çok daha yüksek performans testlerinden geçtiğini fark ettik. Tüm kalınlıklarımızda klasikleşen sistemlerde 3 milim ve 5 milim ürünler kullanılabilirken artık üretimini yaptığımız 3 milim, 5 milim, 6, 12 ve 20 milim ürünleri kullanır hale geldik.
tüm ebatlarda artık kullanılabilir hale getirdik. Özellikle dikey uygulamalarda bu sistemi geliştirmeye başladığımızda dikey uygulamalarda zorlanıldığını gördük. Artık çok daha kolay hem dikey hem de yatay uygulama alanlarında çok daha hızlı yapılabildiğinin sonucuna vardık. Atölyedeki işçiliğimizi yaparken sadece şantiyeye montaj işçiliğini bıraktık. Deprem dayanım testlerinden çok yüksek performansla çıktığını gördük bu yeni sistemimizin. Rüzgar yükü performansının da klasikleşen sistemlere göre çok daha üst seviyede olduğunu ortaya çıkarttık ve bunlarla ilgili belgelendirmeler yaptık. Uygulamalarda biliyorsunuz sadece uygulama yapıp bitmiyor. Daha sonrasında bakım, onarım, değişim gibi cephelerde gerekebilir. Bunların önüne geçmek veya bunlara çözüm yaratabilmek için de çok daha hızlı bir çözüm sağlıyor. Aynı zamanda öğleden önceki sunumda da bahsedilmişti, yangın dayanımlarının çok önemli hale geldiğini ve yönetmeliklere uymak gerekli olduğunu, A2S1 D0 alan bir sistemimiz oldu. Ayrıca biz her zaman dedik ki bu uygulamalar hayallerinizle ve sizin yaptığınız tasarımlarla şekilleniyor. Çok düzlemli, uygulama alanlarında kolaylıkla uygulanabilir bir sistem haline getirmiş olduk. Bu yeni sistemimiz FS25 ile Kalebodur. Büyük ebat porselen karoları artık tamamen hayalinizle sınırlı veya sizin yapacağınız tasarımlarla ve uygulamalarla sınırlı bir hale geldi. Bu uygulamaları yaparken de birçok referans ortaya çıktı ve bu referanslarda da çok güzel örneklerimiz ortaya çıktı. Bu çıkan örnekler her zaman sizlerin ve bizlerin daha da yeni ne geliştirebiliriz, daha nasıl yapabiliriz, insanlara bu çözümleri nasıl yaratabiliriz olarak her zaman Kalebodur olarak düşüncemizde ve aklımızda oldu. Bu örneklerimiz bizlere ve sizlerden gelen görüşlerle hep bize öncü oldu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok örneğimiz var. Farklı cephe uygulamaları, farklı tasarımsal uygulamalar. Bunların hepsi yüksek kattaki uygulamalarda yüksek performans almamız sonucunda ortaya çıktı. Ödüllü birçok projenin bir paydaşı da biz olduk. Bunun için de ayrıca bu tasarımlarda kullanan mimarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Birçok uygulamada da kullanımımızı tamamladık. Hala devam eden yeni tasarımlarımız ve yeni düşüncelerimiz de var. Tekrar Kalebodur olarak yenilik budur deyip bir sonraki tasarım aşamasını geliştirdiğimiz sistemimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Rica Bey. ederiz. Ayağınıza Sağ olun. sağlık. Aslında porselen levhaların cephede uzun yıllar zaafı, az önce konuştuğumuz gibi ağırlık ve montaj bağlantı sorunlarıydı. Gördüğümüz kadarıyla FS25 kaset sistemi aslında bu problemi ortadan kaldırmış ve daha esnek, daha istediğimiz tasarımı da yapabilecek montajlar yapabiliyoruz. Ve böylece malzeme bilimine kadar ilerlerse aslında mimarların eli rahatlıyor. Buradan bunu görmüş oluyoruz. Biliyorsunuz sunum sırasında herhangi bir soru cevap almıyoruz. Ancak eminim kafanızda farklı sorular şekilleniyordur. Gerek teknik olarak, gerek malzeme detayları ya da fikir alışverişi yapabilmek için. Networking molalarında dışarıdaki standta konuşmacılarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir fikirle ilgili konuşmak istediğiniz şeyler varsa networking aralarında sorularınızı yöneltmenizi bekliyoruz bu arada. Şimdi başka bir ölçüye geçiyoruz. İstanbul'un Haliç kıyısında tarihi bir tersanenin içinde hayat bulan karma kullanımlı bir proje. Ve bunu anlatan isim de Foster & Partners'tan geliyor şimdi. Our next speaker is from one of the world's most celebrated architecture practices, Foster & Partners. Nicola
Scaranaro, partner at Foster & Partners, will take the stage to discuss Tersane project. His presentation, Working with Heritage, will focus on a historic shipyard being transformed into a modern mix landmark, balancing contemporary hospitality and retail with its unique maritime history. Thank you so Welcome. much. Thank you so much. Welcome. Wonderful. Hopefully you can hear me well. Good, excellent, good test. I would like to thank you, the organizer of the conference, because the organization has been spotless so far. So thank you so much for having me here today. It's both a pleasure and an honor to talk about a project that I've been following for the past couple of years here in Istanbul, in Tersane. But before I do so, a little bit of an introduction. My name is Nicola Scaranaro. I'm one of the partners of Break Practice. I've been lucky enough to work at Foster & Partners for the past 20 years, and I've been working on a wide range of projects, including this one in Istanbul. Our practice, it's renowned for various typologies of projects. So we don't just focus on architectural projects, we follow infrastructural projects. We got experience to work on large headquarters and corporate projects, as well as working in museum, working with heritage. And the working with heritage, both in terms of working with existing building, but also working within a urban heritage is what I'm gonna talk about today, because I think it's something extremely relevant also in terms of the beautiful presentation I had so far today. So we've been in the past 50 years completing almost 500 projects across the world. And I can say that today we are really and truly a global practice, because we opened most recently offices in west coast of the United States. We got offices in the Middle East and also in the Far East. However, for us, London still will be, it is the main headquarters where most of the design is done, where at the moment we almost have 2,000 people working. And when I say so, when I say 2,000 members of staff, I'm not just talking about architects, because we really truly believe that innovation is driven by having different disciplines working together. So in a typical celebration day in our office, you will see that architects, engineers, artists, product designers, anthropologists, doctors, all coming to musicians, all coming together, you know, rubbing their elbows one against each other and come up with the idea. And we believe that the true good idea for a project, the idea that really push innovation, can come from anybody in the team. So in that sense, we are very horizontal. And this is something that has been happening really since the foundation of the practice 50 years ago when Norman Foster founded it. There's another element which is, I would say, part of our DNA and the ethos of the projects we do. A word I heard a lot today, which is very meaningful, is the word sustainability. So even from the very start of the practice, we always had an ecological understanding of what our project could do. Now, the word sustainability, I hear it a lot. What does it truly mean? Because this is something that, as I said, has been part of our DNA for 50 years. So we saw that through the evolution of the practices, through the evolution of the engineering disciplines, we look at sustainability. This was initially intuitive. It was an understanding that our buildings had an impact on the ecology, and then they should work with it. We saw that in the following decade it became quantifiable, because the great work of some engineers, which really truly trying to understand really the energy demand of our building. Only since the 2000s, this became something holistic, which means understanding the full cycle, understanding the carbon footprint of the building, but most importantly, also understand that we are designing for people, we are designing for community. And so, as I said, something which is considered more holistic. What is the future? Well, the future depends on all the people are looking at the moment in this room, how we interpret some of the key challenges which were thrown at us as designers, as engineers, as architects during the sort of the conversation for the Paris Agreement, whether we can really and truly focus and advocate to our clients, to the developers, whether we can achieve building which can reach the net zero. But a step back, as we look at the goals, as the ambition of our practice of our project, we look at something which is, I recommend everybody to study in detail, which is the United Nations Sustainable Development Goals, which we think is the highest level of guidance, something that will drive us, our life, not only as professionals, as people. And I think this is truly the most holistic approach to sustainability. So as engineer and as architect, we thought that we can actually advocate and really promote some key aspects of the UN goals. And this is the health and well-being of the people we design for,
is understanding every time we design something, what is the community impact? Is understanding the energy demand of the building, but also the carbon which is embodied in the building. Is understand how we can work together with the infrastructure, mobility, connectivity, how we can preserve water, and most importantly, how we can preserve biodiversity. And we think if we keep an eye as we design our buildings on this key principle, then we'll be successful in achieving what the Paris Agreement, establish as the goal for us. But today, I want specifically to look at a project. As a project we've been following for the past couple of years, is in Tersane, in Istanbul, on the Golden Horn. And as we started the project, I found this beautiful postcard on our library in London. And this is a postcard of 100 years ago. And it shows how the shipyard, with a beautiful historical Ottoman building in the foreground, all the way to these incredible boats which were docked. And what is very interesting, this picture is taken at a moment of transition technology like we are now. So if you look closely at these boats, they have sailing boats, but at the same time they got an engine because they didn't quite trust themselves that the engine would work. So they still put sailing boats, sails on the boat themselves. So a moment of change of technology, an incredible site. A site, interesting, when I spoke with my friend from Istanbul, it is not something that for a very long time was in the psychological geography of the people of Istanbul. People know, of course, about the Golden Horn, but not so much know about Haliç. But they didn't quite understand the spaces because this was a navy yard for almost 600 years. From the time, really, fabled time, when the boats were carried over the hill into the water of the Golden Horn to be able to conquest the city of Byzantium. So, 600 years of history is nothing really easy to deal with as an architect. I would say it's a great honor. As I said, something that didn't quite exist in the geographical map, mind map of the people of the city, however, something that we so closely connected to some of the great monuments of the city. Galata Port, I'm sure you all visited, is only a few kilometers away. So, this site is almost 1.6 kilometers of shoreline with a great opportunity. I come from London, where I live, and London got something incredible in the South Bank, something which was requalified back in the 50s. It became a great attraction for the city. And it's a mix of monuments, it's a mix of culture, it's a mix of office building, it's all coming together. And we thought there was an opportunity to do the same exactly in this space. The Golden Horn also has got a wonderful topography, something which is very interesting because create a vis-a-vis relationship between the two sides, which are very close together. So we realized immediately that from our side, we're able to see some of the great monuments which have been built, right? UNESCO World Heritage Sites. But at the same time, we realized, well, wait a minute, if we can see them, they can see us as well. So there was, from the very first minute, the idea that we should design something and be very careful how this is perceived from historical peninsula. Visiting the site, you see this is an old picture we managed to find from early 900, and below is a picture of the site like we found on the first site visit. A lot of the heritage building was still there, but most interestingly, a lot of the ramps, Tersane means stone ramp, in fact. A lot of the ramps, a lot of the heritage, even a lot of the paving which came from the Navy Yard was still there. And we thought that we should design something which work with that, which respect that. The master plan, the original master plan to requalify the overlay area, is designed by a good friend of ours, which is Tabanolio Architects. And we thought that sort of a series of public spaces along the water will culminate in this sort of larger sort of event where I put the heart there. And that's exactly the site. So it's slightly tucked back from the water, but we thought an incredible opportunity to design something of great interest. And our brief, well, it was simple but very complex at the same time, because what we wanted to design, we designed public space really, but we wanted to also design a multifaceted retail hub, and what a successful hybrid between public spaces, something which is sensory. And so we will look at some projects from the past, from London where we live, the porous and accessible Common Garden, which is also layered with different terraces, something which is really loved by locals and tourists alike. Or something more iconic and photogenic like Milan's Galleria Vittorio Emanuele. I'm sure my accent gives away that I'm Italian, so hence the reference. So putting all together, shoreline,
very close by the project, topography, the connectivity, the pedestrian opportunity, and also celebrating building heritage. So we thought that really our brief should be a few words, which is create a Istanbulian destination, really, something that, will become part of the mind map of the people of Istanbul in the future. So what is the response to this beautiful site? So our response was, I would say, quite simple. And the idea was to create, this is one of the plan of our master plan, a series of pavilions which were organized under a canopy. The idea is that we wanted to create a series of incredibly pedestrian-friendly, shaded places, which sort of extend throughout the years of the comfort of the people using them. The idea is that we want to create a series of courtyards where people can rest, sit down, a hierarchy of different spaces, and some terraces, which are covered by this sort of grey canopy we sort of design, which almost become the fifth elevation that will be visible on the opposite side of the Golden Horn, and also from the neighborhood which sits at the back of the development. And this gives us the opportunity also to address 4 topics, which we thought were the key topics of our design should address. Solar control. Talking about retail, we wanted to have, obviously, the storefront as transparent as possible, with the best color rendition as possible, and at the same time as less reflective as possible. And we wanted to, therefore, reduce sort of the solar gain and the cooling demand of the project. We want to create outdoor thermal comfort, so the canopy is designed in a way that can funnel the wind, lead the breeze down the different paths, at the same time use evaporative cooling or a series of fountains that we design to really create outdoor comfort, really like lower the perceived temperature, especially in the summer months. And so we did, and this obviously is leading to the well-being of the people using that, because if the place is pleasant, if there are enough place where people sit, people will use it. And obviously having a large canopy, there's a potential to water collection that can be used for the landscape, and also in the future this could be adjusted to allow for photovoltaic, something that I know specifically in Istanbul is something that people don't quite love to use in the project, but we thought, like, let's give this as the future flexibility to actually use that. And the canopy has been designed, you see an image on the right hand side, through desktop analysis, through wind tunnel testing, to really make strike the good sort of ballpark between having something which allows daylight in, but at the same time manage the outdoor comfort. Because we know that the season here, there's 4 seasons in Istanbul, therefore we need to allow the access to the sun to hit the paving to create a warm environment in the winter, but in the summer we want to create as much shading as possible. And this sort of the analysis led to a design, as I said, of a series of courtyards, a larger one we had the food and beverage, and also a series of skylights, which are carefully located, to boost sort of the daylight throughout the project. So going back to the overall plan under this beautiful canopy, what is interesting, we not only designed the pavilion, but we designed the full public realm. Across the building, you see there's a museum to the north and to the west of the site, the hotel to the south, and the historic slipway, which is located on the right-hand side. So as a FMP, with Foster & Partners, we design not only sort of the building, but also design all the public realm, with the idea, as I said, to invite the people to come back. And how did this design this building, this pavilion? Well, this pavilion, there's 2 different typologies we created. One is what we call sort of the monobrand pavilion, so the monobrand retail pavilion, which is dedicated, is going to become one of the key sort of store in the city, in the country. And so this one, within an idea of creating a consistent language, have been given the opportunity to express the brand value more than the others, which is interesting. So a solid podium, an express portal, and then the idea to create a series of lanterns under the canopy. And as I said, the goal of this, we created some architectural guidelines, was to strike the balance between creating something which is consistent throughout the master plan, but at the same time, give the opportunity to create something which is a wow effect for each of these brands. And so this is a series of drawings we just prepare to create some architectural guidelines that can inform the work of the retailers. And this goes down to the detail of establishing, obviously, the MEP integration, the potential for locating so the lighting, and also for the logo and the brand expressions. And the range of materiality, we wanted to keep it very simple. Again, we wanted to play with what we found
on the side. So it's going to be stone cladding, mostly limestone travertine, with accent in metal. And you can see here how this sort of simplicity all come together. And then for the multi-brand pavilion, further west to the site, where also the surrounding building are more solid, we designed something which was much more of a solid facade with some openings, which I thought quite interesting. So these very high portals you can see here in the building, and the terraces at the very top. And again, if you look at sort of the overall setting out and the architectural guidelines which have been created, you know, so this is a summary of sort of this idea of the expression of the portals. And again, as we did that, there was an idea of creating some spaces, more spaces for people to express the logo, the brand. At the same time, we wanted to integrate in a minimal way all the MEP, so this portal became the opportunity to have integrated lighting, integrated ventilation as well. So we really like the wall integrated. I think I used that a few times already. And this is sort of an image, an elevation. As you can see, quite interesting, the idea also to create a welcoming entrance, so create an expansion and contraction of the spaces. Possibly the first time the J glass will be used in the country, which is quite interesting, and the entrance, because we really wanted to keep these beautiful sort of inviting entrances on the ground floor of the building. And then also we create a landscape vision, and the landscape vision we really wanted to work hand in hand with architecture, both in terms of performance, but also in terms of narrative. Therefore, luxurious shopping experience. We wanted to celebrate the water and the iconic riverfront destination, and also have elements which, you know, bring back sort of the culture of the area. And so we took water all the way into the master plan, because we can use that for evaporative cooling. Because we know very well that if you sit next to a fountain in the summer, that will reduce sort of the perceived temperature. It will work very well, invite people to sit in those areas. And then we wanted to create a series of thresholds to create sort of this arrival experience, a different moment of meandering within the spaces. And we wanted a landscape which work with the module of the facade as well, because we're going to use that. We're going to use the trees for shading the facade, and to use almost like, in a way, of reducing sort of the solar impact on our facade. And this culminated in this map. We call it the character zone. In red, you'll see that is the food and beverage area. In light red is all the pedestrian-only area. In yellow is the shared surfaces between cars for the drop-off and pedestrians. And finally, blue is the public space where people can sit. Is the new plaza, is the new promenade, bringing you all the way to the water. And the materiality has been chosen accordingly. So where the street is, it'll be larger panelization, more solid material. And finally, as you go, you know, and walk in the pedestrian-only areas toward the food and beverage, you see also the paving becomes smaller, more sort of with more detailing, really sort of convey this different transition of spaces. And this is how the map of the landscape comes together. So as I said, something for us which was very interesting, and I'm sure that everybody knows better than me how demanding it might be, is the idea of creating this very large glass surfaces at the entrance of the stores. As I said, the first implementation of J glass in the country, we thought very interesting. Obviously, as architects, we don't like reflectivity, we don't like visual distortion, we don't want to see, you know, we want to see very high color rendition, and this obviously was one of the greatest challenges in the specification of the glazing itself. But we think it's worth it, because when you see everything together, when you see sort of how the landscape, how the hard paving, how the architectural design come together, we thought, you know, this reflects some of the scale proportions and some of the ideas that we found on the vernacular, but also monumental architecture of the city. And then we thought, would it be interesting to create an inviting space, a vis-a-vis relationship like we see between the two sides of the Golden Horn, and create curved storefront on each corner of these pavilions. And so again, the idea was born to create this sort of very large surface of glass, which sort of spans, you know, across the corner of the different stores, and also integrate lighting in them. And you can see almost it will become the element which, you know, create interest and invite you into sort of the main court and the main pedestrian area, as you can see into this image. An integration, as I said, of the softscape, working with the architecture, cautiously positioned where we need to screen from the sunshine. And so, as we did for the paving, as we did for the architecture, there was a transition between something with more solid and something which is more of a softscape, which is
placed closer where the seating area will be. And you can see here the relationship between the existing building, which will become a museum in the future, which is the building we already exist on site, and our elevation, playing with the same rhythm, playing with a language of opening and solidity, and also using sort of the landscape to create this beautiful sort of transition and harmony between the heritage and the new. And then finally, we created an idea of a new promenade, gentle slope, that will take people all the way to the water. Something which a new discovered plaza which did not exist for the past 650 years. And this is an image, you can see sort of the canopy with the terraces, and then in the foreground all the seating areas. And this promenade culminates in something which I would say probably the most iconic element of the project, which is a suspended restaurant. Why suspended? There is the idea that we really wanted to create a cover shaded square, which is therefore we lifted up the volume of the restaurant and created sort of a suspended space with fountains and seating area underneath again, to create something which we thought would be truly unique. And just to give you a sense of and scale of the proportion and ambition and monumentality of the space, you can see the section here, sort of the cantilevering element from the various project. And with the work of our sort of local team, which has been incredible, this is sort of a X-ray of the building as it come through. And this is how it all come together. The idea that, as I said, the heritage, the new landscape, the new plazas, and the project really sort of come together. You'll see in the foreground the area of the promenade coming through, bring you to the water, and something which really allow you to sort of celebrate and really enjoy the views of Istanbul. And looking back from the plaza, again, the sort of the space of the new cover square with a scenic restaurant, really celebrating with the shape, the 180 degrees views that we'll be able to have across the Golden Horn. And this is sort of a terrace level of the project, something which will be accessible. Will be some element of food and beverage. Some of them will be dedicated as private area for the retail. And again, the idea is like all of this was to create something which created a relationship with the sort of the city and also with the surrounding building and the heritage building. An artist's impression of the restaurant view. And finally, as a first a rendering of the same viewpoint we took the first time we took the ferry across. And you can see our building tucked in the back, and this sort of iconic new scenic restaurant really become a marker, something that identifies there is a public space underneath here, a new public space which everybody is invited to visit. So thank you very much. I'm happy to answer any question you might have. Thank you, Nicola. The harmonious dialogue between, I think, historical heritage and contemporary design was truly inspiring. Ve oturumumuzun başka kapsamlı bölümlerinden birine geliyoruz. Bir proje, gerçek zorluklar, 5 farklı bakış açısı var şimdi. Irak Merkez Bankası Kulesi panelimiz başlıyor şu an. This panel is centered on the Central Bank of Iraq Tower, designed by Zaha Hadid Architects. Now I'd like to invite Mustafa Alkan to the stage. Mustafa Alkan, General Manager of Werner Zobek Istanbul, will moderate the panel, introduce speakers, and lead the discussion on facade engineering, geometry, and coordination. Please welcome. Thank you very much, Öznur. Welcome from my side to everybody here. Today's topic is a real nice topic, so we will discuss about complex geometries at facade, yes, and I'm pretty sure many people or all of you has seen some renderings and then you said, oh, great, amazing, but the reality, what is happening, the rendering is a flying building without any columns, and the reality is a box with huge columns, yeah? And we will discuss today how we can make an architectural vision get through and how we can handle with such complex geometries. Therefore, I want to invite from Zaha Hadid
Victor arrive, the associate partner of Zaha Hadid Architects. Please. Mustafa Aslan bizim Venesobek İstanbul ekibinden davet etmek istiyorum. Kendisi hem uygulama tarafından geliyor hem de aynı zamanda cephe danışmanlığında 5 yıldır bizimle birlikte çalışıyor Venesobek'ten. Mustafa Aslan'ı da davet ediyorum. Teşekkürler. And the Business Development Manager of Fiberbeton, where we have realized really great projects, amazing projects. So welcome to the stage. Okay. Should we sit? Shall we? So our discussion today will be about complex geometries. So not only Central Bank of Iraq, but of course we will focus a little bit to the Central Bank of Iraq. And the panel will be a little bit about presentation, about the project, so the design, architectural design. Then we will listen to Mustafa Aslan from the engineering parts because it was really challenging project. And of course, design, ideas, engineering, but at the end it needs to be manufactured. Yeah, and then we will listen a little bit to Benny. After we will have some discussions internally. And Öznur mentioned we are not allowed to ask, you are not allowed to ask us something, but yes, you are allowed. So after our panel, after our discussions, you can feel free to ask us questions, okay? So I would hand over the word to you. Hello, everyone. It's a pleasure to be here. My name is Victor Oribe. I'm Associate Director at Zaha Hadid Architects, where I've been working for the last 20 years. And I'm going to tell you a little bit about the design of the facade of the Central Bank of Iraq, a project in which I worked from day one. I say a little bit because, as you can imagine, it's a central bank, and there's only so much that can be said. There's a lot of security implications. If I did, I would have to kill you all. And you're too many, I only have one arm, and you look like a nice crowd anyway. So, but I'll stick to the basics. We don't need to get into security details. So here's the tower. It's 172 meters with 90,000 square meters of GFA, sitting in a fantastic site next to the Tigris River, and very near the university, actually, which sits at the south of the peninsula, created by the river Tigris. So it's a great site, but it's also a very unusual site for a central bank, for a project of this complexity, because it's an urban site. However, the instigator of the project, which was the governor back then, Dr. Sinan al-Shabibi, he was very clear that he wanted to make a strong statement. So we were tasked with having to come up with a design that obviously would cope with all the functional requirements of a central bank, and all the complexity that it entails. But at the same time, he asked us that the project should convey the core values of the institution, which were solidity, stability, and sustainability. So we had to come up with a symbol of the institution, but also of Iraq, of the city. And from that point of view, then this is probably the best site ever, although it was quite tight. So if we go to the design inception, when the whole thing started, this was in the last quarter of 2010. And there were a number of workshops where we visited the Federal Reserve in Kansas, also the European Central Bank in Frankfurt. And the aim of these workshops was mainly to come up with a brief with the client, agree the brief, before we started design. So we were not expected to come up with a design, but obviously, at Zaha Hadid Architects, we just couldn't help it. We had to put something on the table, and they were not expecting it.
By then, and that's the beauty of architecture, really, that you solve problems through design, right? Or at least that's how we think. And yeah, by the end of the workshop, we already knew that we had to convey these core values of the institution, the stability, solidity, and sustainability. So we started to play around with the idea of doing an exoskeleton, which meant that we would express the structure of the building. The structure becomes the facade, but at the same time, that structure performs in such a way that it protects the tower from solar gain. We didn't think it was appropriate to propose a glass tower in the unforgiving weather of Baghdad. Sustainability was one of these core principles we wanted to work with and we were asked to work with. And exoskeleton was perfect to convey this solidity and this stability. So we did a number of iterations like we always do. I'm showing here just some of them, but we did many more, as you can imagine. The one in the center is the one we presented in that last workshop in 2010. But the final version is somehow a mix of the ones that are highlighted in the screen. If you look at them, they're all symmetric. And they're all open towards the north, where the views are, and they're closed towards the south. The symmetry was something we struggled with throughout the project, and I'll explain why. So, you know, as I mentioned, we started the concept in 2010. It took about a year for the contract to be signed, and then we started schematic design in 2012. In 2012, we already had a full team with all the disciplines like MEP, facade, whatever. So obviously, the project evolved very quickly. There already was a brief. We can see some of the iterations in the screen, and I think the first thing, if we look at the two images on the top left, the landscape, it was a bit of an inviting garden. Obviously, for security reasons, that was not possible. So podium started to emerge. The tower also, which was symmetric, we see in the images on the top right, still symmetric iteration of that exoskeleton, but in the middle, stops being symmetric. It becomes to follow what the sun is doing. I'll explain later in the next slide a bit more clearly, but obviously if you want to protect yourself from the sun and you have a symmetric elevation, you're going to be either exposed to the east sun or the west sun. There's no way that's going to work. But the symmetry worked well from the institutional point of view, so we had to come up with a solution that was able to convey that institutional presence without, you know, sacrificing the sustainability. And then another big change was, of course, once we had the podium, and we can see in that image, we moved the tower, which was next to the river, away from the river, and that allowed us to establish dialogue between the tower and the podium. The podium following the same principles. We had this branching and rotation of the elements, almost like a shadow of a tower, and becoming the fifth facade that you would see from the atrium of a tower. So by the end of 2012, we submitted some schematic design, and we had already this geometry. So you can see how, you know, in the axonometries, you know, it's very clear that frontal elevation, that north elevation, is not symmetric. It's open towards the north, but then it protects itself towards the sun. You can see in plan even more evident, you know, the orange arrows. The solid bits of the facade are always perpendicular to those orange arrows. So there was a careful study of the different angles in which the sun was hitting the facade, and basically that shaped the geometry. So there are no arbitrary geometries here. This geometry is a product of the context, of the weather, of the location, and of course of the program. By the time we reach detailed design,
2013. Obviously, it gets more sophisticated. We started working on the details of the facade. We had a single skin towards the east and the north, and a double skin towards south and west. And then we also made a very important decision. So when we're talking about the materiality, we had to decide between precast, GRC, or UHPC, UHPC being ultra high performance concrete. We wanted precast, but it was too heavy, and it would force us to superimpose a grid to the tower so that it would look like a tiled elevation. And I mentioned before, we were working towards solidity. We wanted it to express this. So we discarded precast, and we had to choose between GRC and ultra high performance concrete. We ended up with UHPC, ultra high performance concrete, because it was more ductile than GRC. So it performed better from the security point of view. Instead of break, it deforms. And it also has a better performance in terms of cleaning regime and sand, because it's less porous than GRC. And then another year, we moved to construction documents, 2014. Here it shows basically the experience we have in the office working with complex geometries. So by the time we reached this point, we had completely rationalized the geometry. We allow complexity to take place where it matters, but everywhere else we try and maximize repetition. I'm sure some of you have trained eyes and you already see some symmetry axis working. So there's a lot of repetition in the panels, also in the glass. By the end of CD, we had every panel, every single panel named and drawn, every single glass pane named and drawn. We limited the curvature to where it mattered most. We limited the complexity to whatever we wanted to have it in order to end up with this. So here we see the result, the exoskeleton of a tower, establishing a dialogue with the podium, a landscape podium that is almost like a shadow, where we have the same language happening horizontally, branching and rotating. And then we have that sort of like institutional presence that we can see in the elevation towards the river, although it's not symmetric, but it still gives you that sense. So it appears to be symmetric, both tower and the podium, but it's not, because obviously it has very different conditions, both from the weather point of view, but also from the programmatic point of view. We have different entrances, different flows that cannot mix, and we see here some of them. So we see the staff entrance, the VIP entrance, and the public entrance. All the joints were already defined. We have a hierarchy of joints. And each single panel, we knew exactly where it went. So I'd like to finalize this short introduction with this slide. So we had full scope from concept all the way to tender. So what allows us to make this comparison between what's rendering on the left and a site photo that I took a couple of years ago when I visited the site. It's basically a thoroughly developed package, basically. We worked out every detail. We gave a very complete tender. So credit to the team that was involved. We were lead consultant, but we had different companies for all the disciplines. Credit to the client. The client trusted the design process. You can see we ended up, it's also an exoskeleton. It's a very different exoskeleton to the one I was showing in 2010. And I think, although I'm showing the rendering and reality, I'm not showing the one from 2010. I think it would have been a shame if it didn't change. So I like the fact that the project evolved over those 4 years of design. So credit to the client that trusted the design process, credit to the team, also credit to the contractor. DAX, it's amazing. And also some of the companies we have here, Fiberbeton, Venesobek, amazing job. So I'm going to hand it to them now.
I would say thank you very much. But just a quick question before we go to you, Mustafa. So for me, it's interesting. You as an architect, yeah, you have a vision and you have a rendering, and this is what your mind is presenting. So you show it on this rendering. And now, 2015, you have tendered it, and now we are 2026. So 11 years later, do you think, yes, this is what was my vision? Do you think are you happy with the design at the moment, with the construction? Yeah. I think. Or is there any change? When we did this, so basically when we did these workshops with the client, we visited different central banks, and back then the governor, he was really the visionary. He didn't want a central bank for whenever it was going to be built, even if it was meant to be done by now. He wasn't thinking of 2015 or 2020. He was thinking of the next 30, 40 years. So we were not targeting the present, we were targeting the future. And I think that's what we do in the office. We try and push the discipline. So you always try and push it a bit more. And, maybe things that we were designing back then are much easier to build today. So I think we're probably taking a little bit of advantage of time in that sense. Great. Okay. Mustafa Aslan, biraz sana yönlenmek istiyorum şimdi sunumu. Evet, buradaki hayali gördük, vizyonu gördük. Mühendislik kısmında, hani cephe mühendislik kısmında sadece cephe değil, içindeki bütün birleşimleri vesaire tasarımını tamamladınız, hani uygulamacı tarafında çalıştınız. Biraz bu süreç hakkında bizlere aydınlatma getirebilir misin? Nasıl yaptınız? Bunu nasıl gerçekleştirebildin? Çok merak ediyoruz. Tabii ki. Şöyle, Mustafa Arslan ben. 12 yıldır yaklaşık cephe sektöründe çalışıyorum mezun olduğumdan beri. Bunun ilk 7 yılı uygulama firmalarında geçti. Son 5 yılda da Werner Sobek İstanbul bünyesinde danışmanlık şapkasıyla aslında çalışmaya devam ediyoruz. Bunun son 2,5-3 yılı da CBI projesi üzerinde çalışarak geçti. Bu sürede burada önce bir şeyler anlatmaya başlamadan önce bu projeye şirket bünyemizde birçok arkadaşım çalıştı. Burada olan olmayan hepsinin emekleri için önce onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim Werner Sobek olarak CBI projesindeki rolümüz standart cephe danışmanlığı kapsamının biraz dışında ilerledi aslına bakarsanız. Standart cephe danışmanlığı mimarla beraber tasarımın başında dizayn süreçlerini planlamakla başlayan bir süreçtir. Biz burada uygulama firmasına danışmanlık hizmeti verdik. Bu da bize ne gibi bir değişikliğe neden oldu? Biz klasik bir cephe danışmanlığı yapmak yerine bir çeşit mimari terzilik yapmak zorunda kaldık. Projenin bütün detaylarını, en dip köşe diye tarif edebileceğim her kısmını ayrı ayrı çözmemiz gerekiyordu süreç içerisinde. Bu da bizim için de yeni bir aslında challenge'tı işin tam anlamıyla. Hem bizim için de eğitici tarafları oldu, uygulama tarafından bakmamız gereken bir sürü şeye uygulama background'umuz sayesinde detaylı şekilde bakabilmeyi sağladı bu bize. Bu terzilik işini aslında temelde anlatan şey, bu görselde de görebileceğiniz gibi her bir insanın vücuduna oturan bir elbise yapmak gibi binanın tasarımına, mimari tasarıma uygun bir elbise dikmek zorundaydık binanın üzerine. Ve yüzlerce değişik, unique panelin her birinin maliyet etkin bir şekilde tasarlanıp uygulanabilmesi gerekiyordu süreç içerisinde. Bunların her birinin tek tek çözülmesi, her çözümün yapısal kontrollerinin, yapı fiziği kontrollerinin tamamlanması gerekiyordu. Bu yöntemle biz aslında başta bahsettiğim mimari terzilikle bir hazır giyimden farkını ortaya koymaya çalıştık tasarımın. Peki burada bizi belirleyen şey neydi? Bizi sınırlandıran şeyler nelerdi aslında? Birincisi forma sadakat, forma sadık kalmak zorundaydık tasarım sürecinde. İkincisi temel görevlerimizden biri olan yapı fiziği gerekliliklerini korumak zorundaydık standartlara uygun bir şekilde. Saha
koşullarına uygun tasarımları yenilememiz gerekiyordu. Demin bahsettiğim yüzlerce unique panel için her biri için ayrı çözüm yapıp ayrı imalat yaptırıp o ayrı imalatın sahaya sevk edilmesi, affedersiniz, sahaya sevk edilme süreçlerinin kontrol edilmesi korkunç maliyet ve zaman gerektiren bir olay olduğu için bütün bunları kendi Werner Sobeck'in yıllara sari tecrübesiyle bir araya getirip olabildiğince standartize ettik. Bir diğer problem, ilk defa uygulama danışmanlığı yaptığımız için, uygulama firmasına danışmanlık yaptığımız için uygulamada karşılaşılan her türlü sorunla alakalı proaktif bir şekilde çözüm üretip bu çözüme göre de aksiyon almamız gerekiyordu. Burada süreç içerisinde bir sürü noktayı çözmekle alakalı genel danışmanlıktan farklı olarak sadece büyük hacimli metrekareleri çözüp işi kenara bırakıp oradan devam etmek gibi bir şansımız yoktu. Projenin her noktasına tek tek girip o noktayla alakalı lokal çözümler bulmamız gerekiyordu. Bu hem mühendislik çözümleri, hem detay çözümleri, hem yapı fiziği çözümleriydi. Burada küçük bir bölgesini görüyorsunuz yapının. Neresi olduğundan bahsedemiyorum güvenlik gereklilikleri nedeniyle. Ama küçücük bir alan içinde bu gördüğünüz görünüyor mu? Bütün alt konstrüksiyonun çözülmesi, bunun gerekliliklerinin, yapı fiziği ve yapı statiği gerekliliklerinin hazırlanması gerekiyordu. Peki burada bizim için temel sınırlayıcı şeyler neydi diye bundan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi gereksinimler, ikincisi bu sistem gereksinimleri, tasarım gereksinimleri. İkinci önemli olansa bu sistem gereksinimleri için malzeme yeterlilikleri neler? Bunlar buralarda uygulanabiliyor mu? İkincisi sınır koşulları, bunlar mühendislik sınır koşulları ve teknik standartların belirlediği sınır koşulları. Ve son maddede mühendislik limitleri. Mühendislik limitlerini bu tip bir projede mühendislik limitlerini zorlamadan bir sonuç almanız mümkün olmuyor çoğu zaman. Burada sıraya koymadığımız, listeye koymadığımız bir konu daha var. Zaman. Her zaman öğrenciliğimden beri bir hocamızın bir ödevi yetiştirmekle ilgili yaptığı uyarı iş hayatında da asla peşimi bırakmadı. Bir iş bize geldiği zaman maalesef dün bitmiş olması gerekiyor genelde. Onun için her zaman bir zaman baskısıyla da çalışmak zorundaydık. Burada yine sistem çözümüne dair yapı statiği, yapı fiziği ve detay çözümüyle alakalı spesifik çözümlerimizi görüyorsunuz. Yine bir başka bölge için cephe statiği çalışmanın, cephe yapısal elemanları çalışmanın klasik bina yapı statiği çalışmaktan şöyle bir temel farkı var. Bina yapı statiğinde çok büyük alanlar için daha az mimari sınırla çalışabiliyorsunuz. En fazla kolon ebatını düşünmeniz, buradan kiriş geçiriyor muyum, geçirmiyor mu düşünmeniz gerekiyor. Ama bu tip özel kompleks geometrilere sahip binalarda yapının o geometriyi heykel formunda sağlayabilecek alt konstrüksiyonunu yapısal gereklilikleri sağlayacak şekilde minimum kesit özellikleri, maksimum kullanılabilirlikle tasarlamanız gerekiyor. Burada spesifik bir bölge için ufacık bir aslında metrekare projenin genelinde onlarca farklı braket ve eleman çözümü yapmamız gerekmişti. Onu göstermek istedim. Teşekkür ediyorum. Okay. So, thank you very much, Mustafa. As I understood, yes, you have channeled a lot of issues during the engineering part. You had a lot of boundary conditions like forces, then installation, manufacturing, spaces which are available, and so on. So, and the complex geometry, of course. You developed something, some brackets, how to fix, and so on. But Benny, what do you say? Do you think we can solve such geometries? Was it okay what he has engineered and handed over to you? Could you produce it? I saw the finished project. Yes, you can do it.
maybe you can also explain a little bit from your side and your perspective. Yes, before entering to the discussion, actually I have to admit that since the first quotation made in 2011, I'm dreaming of sitting somewhere here on a conference, sitting with Victor and talking about this important project, because during the, let's say, the work we have done through our Fibrobeton history, we were able to meet actually with Zaha by her own after Capitol Hill project, and I was dreaming to get another difficult task, a bigger task, bigger than the Capitol Hill project, and I was trying to get Rabat Grand Theater first, and coincidentally we couldn't work on that project, but this project happened. So right now I'm very proud of my company, the team we have established throughout the years. So very quick information about the project itself. It's like one of the biggest in the world, specifically for solid precast elements, architectural precast elements, which is 50,000 of it, 50,000 square meter of it, made out of UHPC, 10,000 interior cladded with GFRC, and so above 11,000 pieces and above 8,000 of different pieces. There are repetitions. Okay. Normally, from the marketing point of view, I should have said there are no repetitions at all, and Victor will kill me. So there will be because we work very hard to rationalize. Yeah, but okay, rationalization were there. So if I jump into the, let's say, digital form and how we conclude and the full workflow on the digital world is one of the difficult tasks which we have faced. Actually, we shouldn't be losing any digital data throughout the Revit through Rhino through Top Solid, and then Navisworks and updates and all the stuff. Therefore, we needed to establish a good team also in our premises as well. So we could continue throughout the programs and follow up the rule, rationalization and digital design to fabrication workflow. So if I jump specifically on this project, what was like the, not challenge, but a different view. If I look to the project, I was a little bit shocked when I got firstly the documentation of bidding, because the 2011 we have just bid for the square meter prices and that's it. They were just requested budget pricing. Well, when it was around 2017, 2018, it was a real specification, documentation, like more than 1,000 pages, etc. And I was shocked when they were requesting 7 mock-ups. Because in any project, you require 1, 2, 3 mock-ups, not more than that. But then suddenly you realize 7 mock-ups, which showed us actually from the first moment that these guys are keen on producing it correctly and trying to search the alternatives on each detail. Not only single skin elements, also visitor entrance and some areas which will be put and built and installed, and after that it will remain as installed. So this was from my side a difficult task. If it specifically, actually Mustafa was mentioning about the specific area of visitor entrance, very big detailing needed to be done. From our scale, it was a request of one single size up to 19 square meters, more than 3 tons of a material, and only one single cast, no repetition, and with very special installation details, of course. And how do we receive that quality control? This was also a major task on our side for the production, because it's like a huge material, but on the adjacent panel, there is also a parametric surface which should match perfectly, align perfectly. On that process, I can talk about the reverse
engineering, so 3D scanning of the existing data, and before casting and after casting to check and to control the elements perfectly in an airspace industries or car automotive industries, quality orientation with a very dedicated team produced for each and every casting before and after scanning. And we checked the clashes between them, and if it is not approved by the quality team, of course we didn't continue with the next step. And if we dedicate ourselves, I just trying to put some images because we were limiting to talk like a couple of minutes only. Just to give an information to you, it's not about only manufacturing, of course not. And also installation is one of the key instruments on this kind of complex shapes. Therefore, and also throughout lifting processes and transportation and all the stuff. In the first slide, I have shown you, we have sent 750 trucks delivered to site, which is insane number. We were gambling in the early days with the engineering team how much trucks will be delivered. Let's say 800,000 and so on. We are at the 750. And you see the complexity of the values. And we were arguing with Victor from the first day that we should be dividing the corner panels into 3 panels or at least 2 panels, but he was insisting to have only 1 panel. Well, I think credit to you guys because you did it. But I think it's a classic. You want a corner panel because the moment you place the joint in the corner, you lose that solid. It doesn't look like a solid building anymore. It looks like it's going to fall apart, like a, you know. So for us, we had corner panels. The decision on the materiality had to do with making sure that we didn't have joints in the corners, that there was a hierarchy of joints, you know, that they were, so that we could work with the alignment in the best possible way. Because it's also not our first rodeo. We've worked before with GRC, and we know that if the joints are in the corner and if they're misaligned, that's it, you've lost it. It looks like tiling. You remember the moment when Sylvester Stallone on the Rocky Balboa, he has been kicked, but last moment he punches and then calls for Adrian. Adrian, without you, I couldn't make it. Like, this is the ceremony of Victor. Victor, without you, we couldn't make it. So it is the same thing happening actually. So the complexity is there. So, and yeah, there are of course repetition numbers on the upper floors. As you are aware of, these 12 floors were repetitive. On the other side, there were, let's say, 180 degrees rotation and 90 degrees rotations, some repetitiveness also on the lower floors as well. But for us to be on that, one of the team members to be on that stage is being very proud of, and we will publish it everywhere, and we will continue to support the team on the interior elements as well. But we have to maybe give credit also for the other parts, for the other contacts throughout the years, which have been supported us during the installation, during the facade tasks. Thank you. Okay, thank you also. So I'm really happy that Adrian has joined to our team, and we have now corners without any joints. It looks really better. Good that you, especially with the sun in Baghdad. I mean, yes. Good that you're fighting for your design, fighting for your vision, and we get really something like this. But what I want to ask you is, these fins, yeah, is this to make Mustafa Aslan a little bit angry because he need to design a UHPC fin, which is very heavy, which is very large? Is this only a decorative issue, or has it more functions? No, the fins are shading. So basically, we obviously, when we did the solar gain studies, that was it's a nice anecdote there, because we were trying to, we have quite generous floor to floor. It's 4.2 for
for an office space, which allows 3 meters clear height. So you expect a lot of light to get in. And some of the consultants were based in London. And so they're used to having clouds in the sky. So from their experience, there was going to be enough natural light. But the sky in Baghdad is so blue that there's no indirect light coming. So we had to work really hard to make sure that we were able to shade the interior while getting enough natural light. And the fins, and the depth of the fins were required to get that shading working. And I have to say, again, credit to the governor back then. This was going to be, again, somebody was talking earlier, like, you know, sustainability is now a big thing. But in 2010, a country whose economy is based in oil, sustainability, nobody was talking about sustainability. So it was him, the governor, it was us, because we wanted to, you know, future-proof the design. And sustainability became like a driver that shaped the project. I think it's the first, back then it was the first project that was going to have sustainability accreditation. In this case, it's Priedemann. And I think what the governor wanted was the project to become a benchmark. So it was a symbol of Iraq. It became a symbol, obviously, also during design, because back then, you know, there were very tough times in Baghdad while we were designing the project. So it's now a symbol because it's built, but it was also a symbol when it was in paper, because we just forgot about what was going on and kept looking towards the future, towards a better future. And sustainability was a driver from the beginning. So it's not just shape. Yes, it follows the geometry of the exoskeleton, but they're there to shade otherwise very big glass panes. Okay. Benny, if you think to these fins which we discuss now, so let's say OHPC, GRC, I can imagine, okay, panels, a formwork, it's a flat panel or curved panel, but how do you produce these special shapes? And then Mustafa Aslan is coming and makes some embeds and so on, and it's really less area and very thin elements. How do you produce this? It's not a table, or can you a little bit explain how did you produce these fins? Was it a challenge for you, or was it standard? There were two main fins actually. One of them is just attached to the glass facade. The others were also but separated from each other, so we had to split them on both sides. The splitted ones have got a closed mold type, and it's like we were having a hole where we were able to cast the concrete inside, and it was like a layered and like a floor basis of the material. But on the, let's say, maybe I can show here on this image. We have run out. Okay, but in principle, the other fins, which we call right now exactly the fins, were very deep. And the request was actually movable fins as well. This was the most critical part, isn't it? From the Werner Sobek team side and from our side as well, because you were designing a super tough and heavy weighted anchorage to put into the concrete, which could be causing a problem since we are trying to reduce the weight of the fin. Whereas we put a very delicate and very thick full scale of steel bracket inside. Therefore, of course, we needed to have flexible mold materials inside of the material while casting them, because during the shrinkage factors, if we don't allow them shrink enough, then it could cause an architectural cracking on the surface. Therefore, we wouldn't be risking that. Therefore, we were always using flexible mold templates within that casting process. So okay, I can help. Great. Thank you very much. So I do not see the time, but I have one more question. Mustafa, sana sormak istiyorum.
Şimdi iklim şartlarından dolayı vesaire işte bu filmleri yaptık vesaire diyorlar. Bir cepheyi tasarlarken aslında biz biraz Avrupa ikliminde olduğumuz için cephe soğuktan koruyor içeriği. Ama bu iklimde aslında tam tersi bir şey yaptık. Yani dışarısı sürekli sıcak olan, kum fırtınası olan vesaire. Hani bir cephe danışmanı olarak bakış açın değişiyor mu? Çözümler değişiyor mu? Yoksa yine her zamanki gibi bir cephe mi yapıyorsun? Şöyle, bu iki aşamalı var. Değiştiği bir kısım, değişmediği bir kısım var. Temelde ısının az yoğun ortamdan, yani daha az ısı enerjisinin olduğu ortamdan daha fazla enerjinin olduğu yerden daha az olduğu yere doğru bir akma eğilimi var. Dolayısıyla içerinin sıcak olmasıyla dışarının sıcak olması arasında bizim enerjiyi kesme sistemimiz bakımından bir farkı yok. Ama Bağdat, bunun gibi Körfez ülkeleri gibi ülkelerde başka bir güneşlenme süresiyle alakalı Victor'un da bahsettiği doğrudan gün ışığına maruz kalma sürelerinin uzadığı opsiyonlarda tasarımda değişmesi gereken iki temel parametre ortaya çıkıyor. Birincisi solid ve vision oranı. O zaten tasarım aşamasında belirlenen bir süreç. Bu güneş koruyucularla ve işte solid alanların arttırılmasıyla birinci güneşlenme süresiyle alakalı birinci önlem alınmış oluyor. Güneşlenme süresiyle beraber bir de malzemenin tersi etkiyle soğumasını, iç etkiye maruz, ekstradan bir enerji harcamadan soğumasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da yine burada uygulanan rear ventilated sistemlerle gündüz güneşlenme süresinde yoğun ısıya maruz kalarak ısınan cephe kabuğunu kendi içinde bir hava sirkülasyonuyla soğutarak tasarımı tamamlıyoruz. Okey, çok teşekkür ettim. Çok hızlıca da dinleyicilere bakmak istiyorum. Sorusu olan varsa şu anda soruyu bize yönlendirebilir. Eğer sorusu yoksa yemek saatimiz de geliyor. Yemek hazırlanmış. Var mı sorusu olan? Evet, en arka sırada beyefendi, gözlüklü. Tamam. Az çetrefilli değil. Evet, mikrofonu kullanırsanız daha iyi duyacağız sizi. Tekrar. Çünkü hiç gelmiyor sesiniz. Hazmet Mermer İskenderun'dan Hoş geldiniz. bazı bilgi vermek istiyorum. Kazakistan'da Sara Hadid'in yine yaptığı bir projeyi yeni bitirdik. Central Bank of Kazakhstan. O da bu proje kadar problemli bir projeydi. Ve Mustafa Bey'in dediği gibi orada da biz terzilik yaptık. Şu anda da Özbekistan Müzesi için çalışıyoruz. Belki de haberleri vardır. Emeğinize sağlık diyorum o zaman buradan. Aslında bir soru değildi, bir bilgilendirmeydi. Tamam, çok teşekkür ettim, sağ olun. Var mı başka sorusu olan, yoksa ben aslında bu paneli kapatayım yavaş yavaş. Neyse, hepsini de alıyorum. Buyur. Mikrofona konuşursan. Says. So I have a question for Victor. When they complete all the architectural package, so then they start working on it, right? So the question, when they start engineering all the details, which you explain, it's very complicated, right? So is there any like structural change on the plan, like when they start working on it? Like did you guys encounter any kind of problem so that you need to change on the structural plan? Any kind of details or like nurture point? There's always changes. Yeah, but was it a you make big change or- assumptions when you design it, and then obviously the contractor then proposes a solution. It was a very detailed package, so there was, credit to them, there was little room to maneuver because it was all very specific and quite soft. But whenever there was a good reason to deviate from it, then we would be approached. We're happy to collaborate, and we come up with a solution. That's always the case when you build something. But I want to demystify the thing that we come up with a design that is floating, and then somebody engineers, and no, it was a very thorough design process with all disciplines
MEP, structure, facade, everyone, security. So, and that's why it's so complex. This is why their work deserves even more credit. And because we're about to wrap up, I think I want to make sure there's 4 men presenting here. And I don't want to leave without, Zaha was a woman. There were many women at Seriche in the team, in my team. So I'm standing on the shoulders of giants, the credit to the team. Also in DAX, amazing architects, engineers, some of them are here, hats off. And I'm sure Werner Sobek, Firobuton, I just want to make sure everyone takes credit. This is a teamwork. We wouldn't have got what we got without everyone's implication. It was a lot of hard work. And yes, there were changes, but nothing, nothing that we didn't expect. It didn't affect the architectural appearance from the outside? No, and if it did, we worked on it. So sometimes, we would fight for the odd joint, and then I would have to box Benny to make sure it was in the right place. But, we're all reasonable. I think it's just for them to know. I think once the design intent is clear, then things don't need to be taken literally. We can work out the solution. It just takes time. Just as closing sentence. So I remember that, let's say a bracket is designed in 2 hours, 3 hours, or maybe 1 day, okay? But I remember for Central Bank of Iraq, Mustafa Aslan, me, and a lot of other engineers from our company sit together in a room days, just develop these brackets to keep the design intent. Yeah, so that's engineering. So that's why I like your job. Thank you very much, Mustafa Aslan, and also for this amazing design. And I would propose we are here. We will stay here a while. Whenever you have a question, let's continue during the lunch. You can come to us, each of us, and ask your questions. I would hand over to you. I would thank you, Victor, for coming to Istanbul. Thank you very much. And also thank you very much to you. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz. Sahnede kalmanızı rica ediyorum. Şimdi yaklaşık 45 dakikalık bir ara vereceğiz. ASAS'tan Hüseyin Bey'i ben tekrar sahneye davet edeceğim. Bir hatıra fotoğrafı çektirmek için. Ayrıca bu oturumdaki tüm konuşmacılarımızı sahneye davet ediyorum. Necdet Bey, Hearan, Hüseyin Bey, Nicola. Sahneye davet etmek istiyorum. Bu oturum sonrasında da çok güzeldi. Bu bölümde, bu oturumda. Gerçekten çok verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Hatta şöyle bir düşündüğümüzde, şöyle bir gözlerinizi kapatıp geriye yaslanırsanız aslında, az önce ben onu düşündüm. Dinlediğimiz bütün buradaki konuşmalar, konuşmacılarımızın anlattıkları gerek teknik, felsefik ya da uygulamaya yönelik açıklamalar. Yani beyninizde farklı fikirler açığa çıkarmış olabilir diye düşünüyorum. Eminim hepimizin yaptığı projelerde, uyguladığı projelerde acaba bu detayı kullansam mı? Böyle de bir detay varmış. Farklı bir malzeme, farklı bir bakış açısı oluşmuştur diye düşünüyorum. Açıkçası ben tüm sunumları dinlerken bütün detaylara da dikkat etmeye çalıştım. Ve en önemli konu buydu. Birçok projemde detayları kullanacağımı düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi aynı enerjiyle 3. oturumumuza geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. 3. oturumda stratejik ve kavramsal bir çerçeveye giriyoruz aslında biraz. Perakende ile şehrin dönüşümünden mimar danışman işbirliğiyle ısı yalıtım ve toz boyadan veri odaklı tasarıma kadar birçok konuyu 3. oturumda konuşacağız, görüşeceğiz. Ama önce öğleden sonra birazcık ağırlık çökebilir. Biraz hepimiz yemek yedik vesaire. O yüzden şöyle bir derin nefes alalım hep birlikte. Ve şimdi de Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Enis Öncüoğlu sırada. Kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Evet, alkışlarla, buyurun. Ve Enis Bey bize aslında
Perakende mimarisinin şehirsel gelişiminin nasıl bir motor haline geldiği ve karma kullanımlı yapıları tetikleyen dinamiği paylaşacak. Buyurun sunumunuzu dinleyelim. Teşekkür ederim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle ben yaptığım konuşmalarda dinleyicilerin demografik yapısını görmek istiyorum. Aranızda mimar olanlar el kaldırabilir mi? Epey bir mimar var. Mimar ve öğrenci olanlar el kaldırabilir mi? Çok az öğrenci var. Cephe danışmanı arkadaşlarımızı... Evet. Peki cepheyle ilgili sistem çözümü öneren firmaların temsilcileri burada mı acaba? Evet. Ağırlıklı olarak mimar ekibe konuşuyoruz. Ona göre konuyu aktaracağım. Perakende sektörü karma kullanım mimarisini nasıl öne çıkardığının hikayesi farklı. Sizlerin de bildiği gibi Öncüoğlu Mimarlık, rahmetli babamın kurduğu, 1960'tan beri faal olan Türkiye'deki en köklü mimarlık şirketlerinden birisi. Ben ikinci jenerasyon olarak görev yapıyorum arkadaşlarımla beraber. Bugün ortaklarım, hatta Ankara'dan gelen meslektaşlarımız da buradalar. Ve üçüncü jenerasyon oğlum Kaan Öncüoğlu da Londra'da. Bütün bunların içerisinde şehrin en büyük dinamiğinin ticaret olduğunun hepimiz farkındayız. Şehirler bir tüketim merkezi ve bu tüketimin ticari şeklinin şehri şekillendiren en büyük güç olduğunu sadece ben değil, sizler ve Rem Koolhaas da bu şekilde belirlemiş durumda. Biz Öncüoğlu Mimarlığın ikinci jenerasyonu, ben ve arkadaşlarım, özellikle ticari yapılarda yurt dışında elde edindiğimiz deneyimle bugün size bazı projeler ve bunların üzerinden şehrin tipolojisinin, morfolojisinin, bunun üzerindeki cephe ve malzeme ve detay çözümlerinin nasıl çeşitlendiğini, nasıl evrildiği ile ilgili ufak bir hikayeyi anlatacağım. Yapı fonksiyonları olarak tabii çok çeşitli yapılar bir şehri belirliyor. İşte hastaneler, konutlar, ofisler, ticari merkezler, otel, konut ve okul gibi birçok yapı var ve kamu yapıları var bir şehrin içeriği içerisinde. Biz bunların hepsiyle ilgili özellikle Covid'den önce 2000'li yılların başları ve ortalarına kadar tek fonksiyonlu projelerle katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle yurt dışı projelerde ve Ankara'da diyeceğim, ticari alışveriş merkezleri bunun en önemli dikkat çeken katmanıydı. Çünkü ticaret merkezleri yüzyıllardır diyeyim, bir şehrin en büyük dinamiğini oluşturuyor. Eskiden de baktığınız zaman ta kervansarayların konakladığı noktalardan, pazar yerlerinden bugüne kadar evrilen bir şey söz konusu. Özellikle şehir altyapısı içerisinde sosyokültürel merkezlerin bulunmayışı, şehir içi dolaşımın daha çok araçlara terk edildiği bir coğrafyada da yaşadığımız için alışveriş merkezlerinin ister istemez hem ticari hem sosyal olarak öne geçtiği bir çağda yaşıyoruz hepimiz. Bunların şehir içerisindeki bina tektoniğine etkileri ise çeşitli fonksiyonlarda farklı mimari arayışları, cephe detayı, malzemesi, dokusu ve ölçeğiyle değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Mesela ofis olarak daha modüler, tekrar cephe düzeni, daha şeffaflık, gün ışığı optimizasyonu, güneş kontrolü, akustik değerler, gölgeleme katsayıları gibi şeylerin daha fazla
gündeme geldiği bir dönemdeyiz. Konut olarak daha parçalı, ölçekli cephe dili, balkon, açık mekanların kapalı mekanlarla olan ilişkisi, doluluk boşluk dengesi, mahremiyetin kurgulanması ve daha sıcak malzemelerle daha az bakım gerektiren, daha ekonomik çözümlerin uygulandığı projeler oluyor. Alışveriş merkezleri ise geçmişten günümüze çok hızlı bir şekilde 30 sene içerisinde evrim değiştirdi diyebiliriz. Eskiden daha kapalı kutularken artık zemin katların dış mekanla ortak kullanımı, büyük açıklıklar, geçirgen zemin katlar, vitrinin, ticaretin, sokağa, meydana ve atriuma yansımaları gibi konuları görebiliyoruz. Bunu tekrardan 2000'lerden bugüne kadar baktığımız zaman 2000'lerin başında esasında bu furya başlıyor. Daha sonra ekonomik krizler buraların kırılma noktalarını oluşturuyor. İşte ilk küresel 2008 kriziyle beraber tüketim azalıyor. Projelerde risk dağılımı ihtiyacı doğuyor. Ve karma kullanım projeler gündeme gelmeye başlıyor. Bunun iki tane etkisi var. Bir, şehirlerdeki emsallerin artışı ve bu emsaller karşılığında üretilen ticari gayrimenkulün içerisinde sadece AVM, sadece konut olduğu zaman risk faktörünün artıyor olması. Ve bununla beraber işte AVM, ofis, konut birleşeniyle başlayan bir serüven daha çok hayatımıza girmeye başlıyor. Daha sonra 2015'ten itibaren e-ticaretin etkilerini görüyoruz. Alışveriş merkezleri üzerindeki baskısını görüyoruz. Orada bu sefer alışveriş merkezlerinin kendi içerisindeki fonksiyonel değişiklik devreye giriyor. O nedir? İşte food court'ların food hall'lara dönüşmesi hikayesi, zemin katların, kafelerin, eğlence merkezlerinin dönüşmesi hikayesi. Fiziksel ve dijitaller birleşiyor ve mağazalar kendi içinde house in house, ev içinde ev gibi mall içerisindeki belli mekanlarda kendi içerisinde çeşitli fonksiyonları barındıran department store ve deneyim merkezleri haline geliyor. Pandemiyle beraber esasında en büyük radikal değişimi yaşıyoruz. Temassızlık ve açık alan ve esnek alan kullanımı tamamen her türlü yapı bileşinin içine giriyor. Ve bunların sonunda da pop-up mekanlar dediğimiz hibrit, esnek, taşınabilir çözümlerin de kent hayatı içindeki gayrimenkulün içine girdiğini görüyoruz. Bunun sonucunda ise şu anda yaptığımız bütün projeler bizim ölçeğimizde diyeyim, bize tanınan emsaller vesaire içerisinde büyük projelerin içerisine bir karma kullanım proje çağına 2020'lerden itibaren girmiş durumdayız. Artık yaptığımız ölçeği ne olursa olsun hiçbir proje sadece konut, sadece hastane, sadece alışveriş merkezi değil, her şeyin içerisinde bir ticaret var ve o ticaret en büyük bağlayıcı. Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse işte özellikle son dönemde mesela hastaneler bu bileşenin içerisine girdi. Hastanelerle beraber karma kullanım projeler yapılıyor olmaya başlandı. Oteller tabii bunun büyük bir parçası. Sonuçta üretilen yapı stoğu büyük bir ölçekte olduğu için zaten mini bir kent DNA'sını bu projelerin içerisinde entegre edildiğini görmekteyiz. Ve bu DNA'nın en büyük yapı bileşeni ya da bağlayıcı unsuru eskiden beri aradığımız sokak mağazacılığının yeniden gündeme geldiği ve bütün bu kapalı mekanlar kadar açık mekanları besleyen, şehir ile o bölgenin dinamiğini, bağlantısını kuran ticari sokaklar yaratıldığını söyleyebilirim. Bunlara örnek vermek gerekirse,
Bugün Kişinev'deki yaptığımız projeyle başlayacağız. AVM bizim yaptığımız bir proje değildi. AVM ilk yapılan projeydi. Daha sonra biz oraya mesela bir ofis ve otel ve bütün bunları bağlayan bir zeminde oluşan bir meydanla projeyi güncelledik diyebilirim. Ondan sonra da bunun ikinci etabında da şimdi Moldova Plaza olarak binanın içerisinde çok fonksiyonlu bir yapıyla bu alanı geliştirmeye devam etmekteyiz. Bu yapı özelliği itibariyle otel, konut, medikal ve ticaretin bir arada olduğu yeni bir yapı tipi olarak sıkça gündemimize gelmekte. Bunun tabii ki hem ticari hem kentsel ve sosyal hem de bugünkü konumuz olan cepheye etkileriyle ilgili biraz konuyu aktarmak istiyorum. Farklı fonksiyonların cepheye ve yapı kesitine etkisi, bunun bazı projelerde olduğu gibi tek bir dil içerisinde çözümlenebildiği gibi buradaki yapıda bizim tercihimiz her fonksiyonun kendi mimari ifadesini cepheye yansıttığı, hatta bunun cephenin geçirgenliği, işte kullanılan malzemenin dokusu ve proporsiyonlarıyla yansıdığı, iç mekanın dış mekanla bütünleştiği bir yapı dilini tercih ettik. Karma kullanım projeleri statik bir tipolojiden değişen senaryolara, özellikle hibrit çözümlere doğru gitmekte. Düşünün ki Rusya örneğinden size bahsedeceğim. Rusya'da büyük alışveriş merkezleri yapıldı. Bazılarını da biz yaptık. Bunların içindeki sinemaların hepsi kapandı. Bir anda elinizde binlerce sinema stoğu oluştu. İşte o sinemaların neye dönüşeceği, nasıl dönüşeceği ve o şeyin o hacimlerin tekrardan kullanıma nasıl kazandırılacağı ile ilgili esnek çözümler üretilmek durumunda kaldı. Tabii bu alanda da dijital çözümler devreye girdi. Dijital çözümlerin günümüzdeki en büyük etmeni doğal olarak çok hızlı ve esnek şekilde değişebilir olması, fazla büyük bir kalıcı altyapıya gerektirmiyor olması ve deneyim üstüne, yani görsel algının maksimumunda kullanıldığı deneyim üstüne geliştiği için bunları artık projelerimizin içerisinde sıkça görmeye başladık. İkinci projemiz, bunlar hep büyük ölçekli projelerden size bahsediyorum. Büyük ölçekli projelerin de en önemli yapı taşı gene ticaret oluyor herhalde. Demin de söylediğim gibi buradaki en büyük eksiklik, ne kadar hepimiz AVM'lere mi gidiyorsunuz falan desek de işte otopark, güvenlik vesaire vesaire konuları üst üste koyduğunuz zaman bir yerde bizim açımızdan vazgeçilemeyen bir unsur haline geldi. Birçok yeme içme markası artık alışveriş merkezlerinin içerisinde vesaire. Taşkent City projesi bu anlamda bizim son 2018'den beri gündemimizde epey fazla yer alan bir projeydi. Düşünün ki bir proje başladığında 250 bin metrekare, bittiğinde 420 bin metrekare. Yani kendi içinde büyüyen bir proje. Şimdi kendi içinde büyüyen bir proje sadece fonksiyon çeşitliliği olarak düşünmemek gerek. Bunun mimari diri, bütünlüğü, şehirle ilgili kurduğu ilişkiler vesaire, biz şeyi yaparken, inşaatı yaparken birinci kattan sonra üstüne bir kat eğlence merkezi kurulması kararlaştırıldı. Ve ben hayatımda ilk defa inşaat esnasındayken güçlendirme yapılması gerekliliğiyle yüzleştik. Bu ilk çizilen projeydi. Mesela burada sadece bir otel ve bir alışveriş merkezi ve bir çatı bahçesinden oluşurken zaman içerisinde proje
farklı ihtiyaçlar doğrultusunda değişti, gelişti ve bugünkü haline geldi. Bugünkü halinde hem konut var, hem JW Marriott Otel var, hem de ofis binası var. Üstünde aklınıza gelebilecek her türlü fonksiyonun yerleştiği bir alışveriş merkezine geldi ve açıldığından sonra Taşkent City Master Planı içerisinde en büyük çekim merkezi haline geldi. Özbekistan'da açılan bu ölçekteki ilk büyük örnek. Şu anda günlük ziyaretçi sayısı neredeyse 80 binlerde. Hani Taşkent gibi hiç alışveriş merkezinin olmayan bir ülkede büyük bir sosyal boşluğu doldurduğunu söyleyebilirim. Yani sabahları ondan önce alışveriş maratonu adı altında koşuların düzenlendiği, Özbekistan gibi muhafazakar bir ülkede sabah 9 ile 10 arasında yüzlerce kadının ana meydanda yoga yapabildiği, işte üstünde yüzme havuzu olan çeşitli restoranları vesaireyle 7'den 70'e insanların ihtiyacını karşıladığı bir yer olduğunu, bütün ülkenin yabancı yatırımcıları davet eden görsellerin içerisinde ilk başta geldiğini söyleyebilirim ki gene bir örnek vereceğim. Bu sene yılbaşı ağacı açılışı yapıldı konduktan sonra süslemesiyle. O gün 150 bin kişi geldi. Yani konuştuğumuz şehirler 1,5-2,5 milyon arasında olan şehirlerde 150 bin kişiyi aynı anda bir yere toplayabilmek, işte bu fonksiyon çeşitliliğine bağlı. Ve bunun bir 10 sene öncesinden farklı olan yanı da galiba şu, bir mimar olarak iyi mi kötü mü bunu siz de değerlendirebilirsiniz ama daha esnek çözümler üretmek durumunda kalıyoruz. Etrafınızda bakın, bazı yeni yapılmış AVM'ler bile ya da herhangi bir bina, hastanede olabilir, konutta olabilir, ofiste olabilir. Çok hızlı eskiyor. Sebebi eskimesi değil. İçinde alabileceği yeni ve güncel mekanları barındırabilecek esnekliği ne cephesiyle ne mekansal organizasyonuyla ne de yapısıyla karşılayamamış olması. Bu projenin bitmiş halini şu anda görüyorsunuz. Orada 2 dakikam kalmış. İşte demin de size söylediğim gibi farklı fonksiyonların farklı cephe karakterleriyle örünmesi ve bunun da esnek tutulması en önemli şeylerden birisi. Karma kullanıp kamusal yaşam ile ticaret arasında kurduğu geçirgen arayüzüyle kentsel sistemi hakikaten yeniden tanımlar hale geldi. Bununla ilgili ikinci örneğimiz de gene İzmir'de, Bayraklı'da karma kullanım projesi. Bunu 2021'de yaptığımızda bu şekildeydi. Daha fazla bir yatay mimari arayışı vardı. Konutları özellikle yatay mimari, ofisleri de daha emsale göre değerlendirilecek şekilde kurgulamıştık. Sonra deprem oldu. Biz projeyi daha başlamışken deprem olduktan sonra bütün şeyler değişti. Dinamikler değişti. Yatırımcı profilinin beklentileri değişti ve o bölgede deprem dayanımlı konutun daha büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktıktan sonra biz projeyi aynı DNA'yı tutarak bu sefer daha ağırlıklı bir konut, daha az ofis konfigürasyonu içerisinde gene kentle kurduğu ilişkiler açısından bakıldığında ise ticaretin hem ayraç hem de bağlaç olduğu bir düzende kentle ilişkilerindeki akslar, vistalar ve özellikle rüzgar yönleri anlamında farklı bir projeyle nihayete erdirdik.
buradaki farklı kullanıcı grupları, farklı alıcı gruplarına göre hem cepheler hem malzemeler ve renkler de değişti. Karma kullanım projeler bundan sonra da hayatımızda daha fazla öne çıkacak. Bunların kentle ilişkileri sağlayan ticari koridorların oluşması, sosyal donatıları, çevreyle ilişkilerinde daha yaya ilişkileri kurabiliyor olması, kendi içinde kendi kendine yeter bir pozisyonda olması önemli. Ve buna ek olarak da tabii ki peyzaj alanları ve ona bağlı kentsel ihtiyaçların, sosyal ihtiyaçların giderildiği sosyal alanlar önemliydi. Bunun bir diğer örneğini Dubai Marina'da yapmıştık. Gene bunun da alt podyumunu tamamen bu fonksiyonlarla üstte rezidans, 3 blok rezidans, üstteki alttakiler otel, onun altında da otel ve karma kullanımda bir proje yapmıştık. Bunlara çok örnek verebiliriz. 2022'de yaptığımız Vaha Ankara projesi de bunlardan birisi. Konut, otel ve ofisi gene bağlayan merkezde Vaha adını verdiğimiz bir kentsel açık alan ve onun etrafındaki ticari koridorlar oldu. Çok ilginç projeler yaptık Özbekistan'da. Yaklaşık 2018'den beri bir sürü proje yapıyoruz. Bunlardan birisi Çarsu'ydu, pardon. Oradaki büyük Çarsu ticari merkezin etrafındaki kentsel dönüşümü çalışmıştık. Yengi Taşkent Master Planı yapılıyor. 2,5 milyon metrekare için bunu Crossworks yapıyor Londra'dan. Onun büyük bir parçasını çalışmıştık. Bu projelerin hepsinde farklı fonksiyonları, demin de söylediğim gibi hibrit senaryolara uygun olacak şekilde fiziki olarak değerlendirip ortak mimari ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirip aynı zamanda da hem ticari koridorlar hem de sosyal donatı alanlarıyla birbirine bağladık. Bu Crossworks'ün master planı. Bunun içerisindeki 2 büyük adayı biz planlıyoruz. Folkart Basmane projesi gene işte belediye, konut ve AVM'nin içerisinde olduğu, şehrin artık sadece zemin katta oluşan sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının ticaretle beraber kazanıldığı bir yer olmaktan öte artık görünen o ki birçok projemizde çatı katları da esnek peyzaj elemanları, aktiviteler vesaireyle kent hayatına farklı katkılarda bulunmak üzere tasarlanmakta. Artık çatılar sadece çatı değil. Bunun bir diğer örneği de Mozaik Adana'ydı. Bunun gibi birçok projeyi son dönemde yapmaktayız ve bunların esasında burada görmediğiniz birçoğu da yurt dışında. Demin de söylediğim gibi ölçekler değişti, nüfus yoğunluğu arttı, tüketim çılgınlığı başladı diyebilirim hepimiz için. Ne kadar fakirleşirsek fakirleşelim, herkes bir türlü o influencerların bombardımanı mı diyeceğim ya da maruz kaldığımız dijital görseller mi diyeceğim, onların etkisiyle ihtiyacını duyup duymadığımız bir sürü şeyi alıyoruz. Buradaki en önemli şey herhalde biz mimarlar ve tasarımcılar için gittikçe bu hibrit yaşamın içerisine uygun olabilecek, en azından eskiden olduğu gibi 50-60 yıl bu topluma, bu şehire hizmet verecek binalar için esnek, pratik ve doğru ilişkiler üzerine projeleri şekillendirmek, bunları yaparken de hem iç mekan hem dış mekan
çözümleriyle verimliliği üst düzeyde yakalayacak mimariyi işverenlerimize ve kente sunmak olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Aslında çok güzel konulara değindiniz. Teşekkür ediyorum. Özellikle mixed use projeler ve şehir arasında kurulan o sürdürülebilir birbirini besleyen bağlantılar oldukça önemli. Keza şehirlerin daha fazla bu hibrit çalışmalara ve süreçlere ihtiyacı var. Ve özellikle de İzmir'den birçok örnek verildi. İzmirli bir mimarlık ofisi olarak özellikle deprem gerçeği, sonrasında İzmir'de değişen birçok proje gidişatını yakından bilen ve takip eden bir süreç geçirdik. Özellikle kamusal mekanlar, açık alanlar, bunların önemini de bir kere daha vurgulamak istiyorum. Şimdi de biraz sahaya iniyoruz ve tasarımın mühendislikle konuştuğu, buluştuğu kritik bir nokta. Mimar hayal ediyor, evet biz hep hayal ediyoruz. Cephe danışmanları da hep gerçeğe dönüştürüyor. Tamam ama bu arada işte o köprü nasıl kuruluyor? Şimdi sunumunu yapmak üzere FMT Fasat Consultants Genel Müdürü Haldun Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Mimarın vizyonunu mühendisliğe çevirme sürecini, erken aşama diyaloğun önemi ve teknik kısıtların aslında nasıl fırsata dönüşebileceğiyle ilgili bize bir sunum gerçekleştirecek. Lütfen buyurun, sahne sizin. Çok teşekkür ederim sana. Pointer'ımız burada mı? Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yine böyle güzel bir Zak organizasyonunda buluşmak gerçekten çok şahane. Tanıdık yüzleri görüyorum, çok mutlu oluyorum. Ben ufaktan kendimi tanıtarak bir başlayayım. Ben Haldun Yılmaz, cephe mühendisiyim, cephe danışmanıyım. Resmen 38 yıldır cephe işinin içerisindeyim ama ben de Enis Bey'in dediği gibi ikinci nesil olduğum için doğduğumdan beri cephe işlerinin içerisindeyim. Firmamız FMT Cephe Danışmanlık Firması. 4 kıtada, 17 ülkede, 70'ten fazla şehirde şu ana kadar projeler yapıyoruz. Biraz önce değerli kardeşimiz Mustafa Bey'in bahsettiği gibi standart cephe danışmanlığı dedi. Yani proje müellifi, mimarlık, mimari tasarım ve işveren tarafında cephe danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Bu tanıtımı çok kısa keseceğim. Zaten internette, web sayfalarımızda çok rahat benim ve firmam hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda da ilginç içerikler var. Onlara da ulaşabilirsiniz. Ve hemen yine konuya geçiyorum. Evet, konu bu. Yani çok özetle burada mimar ve cephe danışmanı işbirliği diye belirtmişiz. Evet, yerini tutturmak zor oluyormuş. Bu benim 4 ülkede 6. iştirakim Zak konferanslarına. Daha spesifik şeyler anlattım, biraz daha detaya girdim, biraz daha ayrıntılı şeyler anlattım. Çok fazla tekniğe girmesem bile yine spesifikti. Aslında bugün işi biraz daha hafif, daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorum. Daha önce projelerden pek örnek vermezdim kendi yaptıklarımızdan ama konu böyle olunca yani danışmanla mimarın işbirliğine gelince böyle ufak basit örnekler vererek projelerden size bunun nasıl sağlandığını izah etmeye çalıştım. Ama biraz daha detaylı anlatmak istersem konu şu. Bakın şu sol tarafta ve ortada gördüğünüz evet. Bunlar zaten internette de var. Daha önceki konferanslarda anlattım. Cephe danışmanlığı bir mühendislik disiplinidir. Yani nasıl statik mühendisiniz, MEP elektrik mühendisiniz olacaksa onun gibi cephe danışmanlığında da daha biraz önce arkadaşların detaylıca panelde anlattıkları gibi bir mühendislik disiplini bütünüdür. Doğru. Bunun için gerekli bir ekibiniz, bir altyapınız olması gerekir ve bunun üzerinde çalışmanız lazım. Ama ufak bir şey daha var.
Evet, gerçekten de mimarla olan ilişki nedir? Aslında sadece mimarla olan ilişki değil. Mimar, işveren ve şunların dengesini bulmak nasıl oluyor? Neler yapıyoruz, neler beceriyoruz? Tabii bu da başka bir tür bir tecrübe, bir altyapı, bir birikim gerektirir. Şimdi ben bunu biraz daha izah etmeye çalışacağım. Dediğim gibi daha önce örnekler vermiştim. Şimdi biraz ufak örneklerle vereceğim ama önce bakın burada epey zaman olmuş. 9 yıl önce galiba bir mimarlık haftası organizasyonunda düzenlenen panellerde benim değerli mimar Sayın Aydoğan Volkan Hanım var, rahmetli Abdurrahman hocamız yangın danışmanı. Biz mühendisler bir şeyler anlatmışız. Bu toplantıda çok enteresan bir şey çıktı. Diğer mühendislik disiplinlerine göre cephe danışmanları, cephe mühendisleri mimarla biraz daha uyumluydu. Yani diğer panellerde falan bayağı sürtüşme çıktı. Bunun sebebi çok belli. Adı üzerinde cephe, fasat. Yani yüz demek, yani binanın kimliği demek. Dolayısıyla aslında mecbursunuz böyle bir uyum sağlamaya. Ama bir de bunun teknik tarafıyla işveren tarafını, maliyetini nasıl dengeleyeceksiniz? Yani işte orada da artık biraz belli bir tecrübe gerekiyor. Bakın burada oturmuşuz, sol tarafta render'ı varmış, sağ tarafta bitmiş bina üzerinden acaba neler anlatıyorduysak. Aynı şey daha yakın bir zamanda, ondan birkaç sene sonra tasarımını bitirdiğimiz bir projenin uygulanmış halini görüyoruz. Burası güzel, Karadeniz'de deniz kenarı Batum şehrinde bir üniversite kampüsü. Mimar Gürcistanlı Comhive Office, çok değerli mimarlarımız. Ne istemişlerse çok da karmaşık, değişik malzemeler, değişik detaylar, değişik ürünler vardı. Onun istediğini gerçekleştirebilecek mühendisliği, altyapıyı vermek. İşte yapabildiysek ne âlâ. Ama hazır bunu açmışken çok basit minik bir örnekle başlamak istiyorum bu projede. Mimarımız ilk başta o gördüğünüz, bunlar binanın her tarafında var. Bu fin dediğimiz elemanları cam istedi. Şeffaf ama kısmen güneş koruyacak ama binanın karakteristiğini verecek. Biz de çalıştık. Biliyorsunuz PVB firmalarımız var, çok değerli, çok güzel yapıyorlar. Hesaplandı, kalınlıkları, bağlantı şekilleri falan çözüldü. Her şey bitti. Mimarlık projesinden taviz vermek istemiyor. Bitti de her şey, çalışmalar tam bittiği sırada tabii ki işveren devreye girdi ve maliyeti çok yüksek buldu. İşverenle mimar arasında bir... Bunu yaşamayanınız var mı? Yani varsa tanışmak isterim, şansından birazcık ödünç almak isterim. Mimar vazgeçmek istemedi. Başka ürünler, bir şeyler bulalım, nasıl yapalım falan derken o zamanlarda yeni gündeme gelmeye başlayan genişletilmiş metal, alüminyum mesh, Sinan aramızdaysa bunu önerdik. Mimar bir sıcak baktı. Sonra bir deneyelim mi dedi, renderını yapalım. İşte paternini aldık, ölçülerini aldık falan. Daha sonra bu şekilde renderını yaptı. Olur dedi, kabul etti. Sonunda da bina bu şekilde yapıldı, bitti. Tabii ki mimar memnun sonuçtan. Bir şikayeti yok. Ama en çok işveren memnun. Çünkü çok büyük olmayan bir projede $500 milyon fazla bir tasarruf elde edildi. Neyse. Bir başka projemize geçiyorum. Burası Türkiye'de, İstanbul'da bir Özyeğin Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi binası. Çok sevdiğimiz bir proje, bol ödüllü bir proje. Mimar Roger Klein ve Türk partneri BG Mimarlık çok keyifli çalıştık. Bizim önümüze ilk geldiği zaman zaten enteresan bir şey oluyor ya, bu nedir? Yani hakikaten bunun içinde olmak bize de keyif verecek, mimar değiliz, tekrar ediyorum. Yani, ama yine de keyif verecek diye düşündük. Ve çalışmalarımıza başladık. Çok değişik çözümler gerektiren, çok değişik malzemeler kullanılan bir projeydi. Ama en karmaşık durum şuydu. Binanın araziye uyması için ve kendi karakterini, işte bir okul, çok büyük açıklıklar vardı. 18 metre kolon aralıkları, 6 metre kat yükseklikleri. Şimdi bilen bilir, 6 metreyi geçmek bir cam cephe için falan kolay değil. Yani çok büyük kesitler çıkar, zorlanırsınız.
yine de geçilir yani hallolur. Peki ama onu işte nasıl yapacağız? Bir sonraki slayda geçtiğimiz zaman başka bir sorun çıkacak. Burada bir şey eklemek istiyorum. Mimar bu binanın, bu arazinin yapısına uymak için 1'e 3 oranında bir üçgenler oluşturmuş. Bütün proje bunlardan oluşuyor. Diyor ki bu projenin kutsal üçgeni. Buna riayet edeceksin. Tamam peki bunu aklımızda tutalım. Ama başka bir zorluk var. O cam cephenin dışında 75 santim ötesinde son karar verilen malzeme işte Corten Weathering Steel dediğimiz çelik ve bir kedi yolu ve bir çelik yapı. Bir dakika şimdi biz camı zaten taşıttıracağız sistemi. Bir de buna gideceğiz 75 santim ötede çok ağır bir şey daha taşıttıracağız. Peki bunun altından nasıl kalkacağız? Karmaşık bir durum. Oturduk ekibimizle, arkadaşlarımızla nasıl yaparız, nasıl çözeriz falan diye dedik ki farklı bir yaklaşım getirelim. Bakın şu sol tarafta gördüğünüz, şeyi tutturamıyorum pointer'ı kusura bakmayın. Sol tarafta gördüğünüz zaten bizim projeye verdiğimiz cephe konsept raporunun bir sayfası. Üstünde de farklı yaklaşım yazıyor. Bu farklı yaklaşım neydi? Dedik ki madem dışarıda o kadar fazla çelik var, karmaşık şeyler var, ağırlık var. Biz ana taşıyıcıyı binanın dışında yapalım. İçerideki cepheyi ona taşıtalım. Basit bir fikir değil mi? Ama onu nasıl yapacağız? Hesaplayalım, çözebilir miyiz? Özel ankrajlar yapmamız lazım, braketler çözmemiz lazım derken onu taşıtmak için binanın dışındaki sisteme içindeki cepheyi bağlamanız lazım ve böyle buradaki makas oluşturulduğu gibi bir bağlantılar yapmanız lazım. Bunlar projede yok. Dedik ki ya bir 1'e 3 üçgenler vardı ya hani. Onlardan biraz da biz koysak ne olur? Tabii toplantıda mimar Sayın Klein hemen kabul etti fikri, beğendi. Oturduk hesaplarını yaptık, olabilirliğini yaptık ve çözüldü ve gerçekten de maliyeti çok ciddi derecede etkiledi. Bu şekilde binada böyle 6 metre yükseklikte çok ince, çok zarif elemanlarla bir cephe yaptık ama binaya bir de böyle elemanlar eklemiş olduk, üçgenler. Sonuçta binanın tasarımında bir değişiklik oldu. Ama mimar bu işten çok memnun. Şu anda bu bir mimarlık fakültesi olduğu için buranın kullanıcıları, mimarlık öğrencileri, hocaları mimarlar. Ama en önemlisi değerli dekanımız Sayın Aslan Ünlü hocamız, profesör dedi ki ben dedi artık bu binayı bunlar olmadan düşünemiyorum. Bilmiyorum, karar sizin. Hemen geçiyorum başka projeye. Bu Taşkent'te Taşkent City, Enis Bey'in komşusu proje, Lot 3'ün yanındaki Lot 4. Nest One adıyla geçiyor proje. Aslında hakikaten oranın ikonik projelerinden biri oldu. Zaten Enis Bey'in bahsettiği gibi yani Taşkent City gerçekten çok enteresan bir yer oldu. Şu sağda gördüğünüzde bizim evimizdeki buzdolabı. O kadar sembolik hale gelmiş ki bu yapılar orada. Ülkenin sembolü olmuşlar ve hediyelik eşya dükkanlarında magnet olarak satılıyorlar. Biz de aldık tabii buzdolabımıza koyduk o magnetlerden. Bu binanın tasarımında zaten mühendislikle beraber çok ciddi çalışmalar oldu. Yani zor bir zeminde, yükseklik, Orta Asya'nın en yüksek binası. Tasarımcısı Özgüven Mimarlığın hesaplarına girerseniz orada çok detaylı şeyler var. Biz de çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu ortadaki yüksek kulemiz panel cephe olmak zorundaydı ama işte böyle modüler bir yapısı var. Balkon kullanıldı. Bunları tasarımı sırasında sıfırdan itibaren Taşkent'teki projelerin yarısı danışmanlığını biz yaptığımız için zaten daha başlamadan evvel bunun içindeydik. Ama mesela burada çok ufak bir şey son anda devreye girdi. Dediler ki kanat kullanacağız. Açılır kanat olacak. Çünkü ortadaki yüksek kule konut. Burada da konutları kanat açmadan satamayız kullanıcılara. Peki nasıl olacak? Sağ olsun bizim sistem firmalarımız tam da işte son 10-15 yılda böyle flap kanat adını verdiğimiz şeyler geliştirdi. Yani öbür türlü dışarı açılırsa işte rüzgar var, otomasyon gerekiyor. İçeri açılır tehlike ediyor lan derken bu flap kanatları kullansak bu projede nasıl olur? Projenin tasarımı bu flap kanatlara göre tekrardan organize edildi. Bazıları gizlendi, bazıları gizlenemedi ama bu şaşırtmalı görünüm kanatların yerini kullanarak projede yerini aldı. Şimdi de gittim, çok da memnunlar, gayet de güzel kullanıyorlar. Sonuçta aslında fena da değil, fonksiyonlu da bir şey oldu. Projemizin de bir izi oldu böylece.
Hızlı geçiyorum. Ha pardon, burada bunu görüyorsunuz. Bir de küçük alçak bloklarımız vardı 100 metre civarında. Kanatları o kadar beğendiler ki o bloklarda da bunu camlı olarak aynı şekilde kullanabilir miyiz diye düşündüler. Onu da entegre ettik projeye. Bu sefer yine Gürcistan'a, Tiflis'e gittik. Küçük bir otel projemiz. Sol tarafta render'ı, sağda uygulaması var. Diyeceksiniz ki ne hala yapılmış, işte tam tutmuş. Ama bir şey oldu burada. Bu proje yapıldığı sıralarda bu otelin sınıfı değişikti. Daha sonra otoyol kenarında olması ve daha ekonomik sınıfa geçmek istemesi sebebiyle zorlamalar oldu. Akustik zorlamalar, tasarım zorlamaları. Şu tasarımı mimarlarımız ya böyle pencereler koyup kaplamalı bir cephe yapalım, buna çevirelim dediler. Dedik olur, sorun değil, sempatik. Yani bizim işimiz değil. Fakat belediye reddetti, kabul etmedi. Peki biz ne yaptık? Oturduk, düşündük, taşındık. Dedik ki aynı görüntüyü veren giydirme cephe gibi ama geri kalan kısmı duvar olan ve içinde kanatları, pencere kanatları olan bir tasarım geliştirelim. İşte yine ilk haline benzer bir şey çıktı. Tavsiye ederim. Çok güzel, çok uygun bir otel Tiflis'te. Merkez Bankası, Ataşehir Finans Merkezi projemiz, Vizyon Mimarlık. Gerçekten çok tasarım sürecinde çok çalıştığımız, uzun zaman harcadığımız, çok karmaşık detayları olan bir projeydi. Burada anlatacağım dokunuş da şu. Doğal taş. Mimarımız kesinlikle bütün cephenin 350-360 metre yükseklikte ama doğal taş olmasını istedi. Bilen bilir. Çok kalınlaşır, çok ağırlaşır, çok zorlaşır doğal taş kullanmak öyle yerlerde. Var mı alternatifleri? Var. Ama doğal taş kullanarak olan alternatifi çok az. LSP, Laminated Stone Panel. Evet, bu ürüne ulaştık ama ne bu büyüklükte ne bu yükseklikte denenmemiş. Uzman firmayla birlikte bayağı kapsamlı bir çalışma yaptık. Numuneler yapıldı ama biraz önce gördüğünüz binada tamamen bu sistem kullanıldı, kullanılabildi ve sonuçta doğal taştan o yüksek bina yapılabildi ama onun öncesinde bakın 8 ay süren ve yani kaç gigabayt dosyalar bilmiyorum, hepsini buraya sığdırmamın imkanı yok. Testler, denemeler yaptık ve şu anda son derece güvenli bir şekilde o sistemin orada kullanılabilmiş olmasını sağladık. O binada doğal taşımız var. Başka küçük bir projeye geçiyorum. Bildiğiniz bir meşhur takı firması. Önem Mimarlık bu işi yapacak ama geldi dedi ki, ya dedi firma şey istiyor, bütün pencereleri, cepheleri bronz pirinç malzemeden istiyor. Peki yok mu bronz pirinç malzeme? Var piyasada var. Böyle pencereler yapılmış daha önce. Fakat yani ne detay çözmek kolay, ne ısı yalıtımını çözmek kolay, ne işte kapısını, vitrinini çözmek çok zor olacak. Peki ne yapalım? Dedik ki ya bronz eloksallı bir her şeyi çözebildiğiniz alüminyum sistemler kullansak. Sonra o alüminyum sistemleri bir şekilde bronz pirinç malzemeye ulaşsak, onunla kaplasak olur mu? Yani bu daha önce düşünmemişler. Çok ilginç geldi. Maliyet açısından, zaman açısından, uygulama açısından. Hemen kabul gördü. Gittik Paris'e, toplantılarını yaptık. Anında kabul edildi. Örneklerini temin ettik. Şu altta kaldı. Görebildiğiniz varsa. Ofisimizde malzeme burada Türkiye'de üretildi. Ve şu sahada gördüğünüz gibi sonuçlandı. Bundan sonra aynı firma diğer ülkelerde de benzer metodu kullanmaya başladı. Çok daha pratik oldu. Sıcak bir yere götürüyorum sizi. Trablus, Libya. Bu Tripoli Tower, Trablus'un ilk yüksek binası, Libya'nın ilk yüksek binası, ilk ikonik binası. Ama cephesinin değişmesinin zamanı gelmiş. Problemler var. Peki değiştirelim, nasıl yapalım dedik. Yani aynısını mı değiştireceğiz? Dedik buna hiçbir dokunmayacak mısınız mimari olarak? Dediler ki vallahi biz bilmeyiz, onu da siz yapın. Dedik ki olmaz, bak biz mühendisiz, buna hakikaten başka bir gözle bakılması lazım. Neyse anlaştık, oturduk. Değerli Engin Akçin hocayla anlaştık. Tasarım o yaptı. Bir sürü denemeler yaptık. İşte beyazları kaldıralım, camları siyah yapalım, lacivert.
Fakat sonra bir türlü tutturamadık. Yani hiçbir denemeyi beğenmedik. Şu güzel orada bir beyaz bir kare mermeri taşı. Onun benzerini dediler ki ya şöyle keşke şu renkten Libya'nın işte çölünü, bejini temsil eden bir şey. Böyle bir renkte, pardon en üstte bir güneş, arada da sanki hiç penceresiz, klasik Libya evleri gibi böyle bembeyaz bir kütle olsa. Olur mu? Ama olması için camın beyaz olması lazım. Var mı? Var. Tekstil Fabrik Mesh denen bir sistem. İsviçreli bir firma. Bu gördüğünüz Belarus'ta bir bina. Dıştan bakıyorsunuz bu şekilde kırmızı, içeriden baktığınız zaman şeffaf görüyorsunuz. Hemen irtibat kurduk. İstediğimiz renge göre numuneleri yaptırdık. Biraz uzun sürdü bu aşama ama yaptırdık. Geldi numuneler. O numunelerden cam numuneleri yapıldı. Bakın yine ofisin içinden bir resim. Camın dıştan görünüşü, içten görünüşü. Final tasarımını bu hale getirdik. Daha uygulanmadı, bekliyoruz heyecanla biz de. Şu anda ihale aşamasında, ihalesi bitmek üzere. Türkiye'ye geri döndük. Van'da çok güzel bir tesis, Tariria. Mimar Singapurlu ünlü Keyni Tan beyefendi. Yine karmaşık detaylar var, yine özel çözümler var. İlk geldiler, 10 metre yüksekliğinde cam cephelerde, işte alüminyum giydirme cepheyi yapacaksınız. Takviyeleseniz bile 40 santim, 50 santim falan çıkıyor. Fakat binanın genelinin çelikten yapıldığını görünce dedik ki ya bir böyle cephe taşıyıcılarında Edon denen, sistem firmalarımızda var bu Edon. Edon denen çelik altyapıyla yapsak nasıl olur? Böyle de zarif bir çelik kullansak. İşte bakın sağdaki uygulama çıktı ortaya. Ve şu yüksekliklerde camlar bir de içerideki ana çelik yapıyla uyumlu olarak finalize etmişiz. Son örneğime geliyorum. Tekrar Libya'ya geri döndük. Bu çok daha eski bir proje. Bir hastane projesi. Bu bitmiş halini görüyorsunuz hastanenin. Mimarımız Selim Vanlı. Bu bize geldiğinde eski bir binayı renove ederek hastaneye çevirme fikriydi. Burada en önemli konu bu balkonlar çok gereksizdi tabii ki. Bunları nasıl içeriye katacağız, nasıl katarız? Katmalıyız daha doğrusu. İlk gelen projelerde bu şekilde düşünmüşler. Parapetlerin arasında pencereler, pencereden sonra bir çelik kiriş ve pencerelerin önünde kaplamalar. İyi de binanın yeri o kadar biçimsiz ki her kat birbirinden farklı. O uyumu nasıl yapacağız? İkincisi sürekli parapetten pencereye, pencereden bir şeye kaplamaya geçeceğiz. Bunların yalıtımı, uğraşması, işçiliği. Dedik ki biz bunu komple giydirme cephe yapsak, tamamen dışarıya alsak çok daha kolay olacak ve daha ucuz olacak. Önce inanmadılar. Hesaplarını yaptık. Sonra inandılar. Tamam, daha kolay, daha ucuz olacaksa ufak bir iki zorluk vardı. Neydi o? Hani dedim ya katlar birbirinden çok fazla farklı diye. Tamam, haritacılara okuttuk. Her katı burada gördüğünüz gibi tespit ettik. Onun bir en dış hattını tespit ettik. Biraz önce arkadaşlarımız burada gayet güzel örneklerini verdi. Ne olacak ki canım? Her noktada değişik braket sistemleri kullanıldı. Bina çözüldü mü? Çözüldü. Çok hızlı bitti. Tamamlandı. Gayet uygun maliyetli oldu. Son projem demiştim. Maalesef size biraz önce binanın bitmiş halini gösterdim. Ama son hali o değil. Maalesef şu anda acısını çektiğimiz, içinde bulunduğumuz etrafında, maalesef etrafımızda hissettiğimiz savaşlar, insanların kavgaları bir türlü bitmiyor. O kadar özene bezene tasarladınız, hazırladınız, bitirdiniz. Tamamen bitmiş, kullanıma hazır halde bir gün bile kullanılmadan, öyle bir şans, öyle bir zamanlama tesadüf, bir gün bile kullanılmadan şu anda bu hale geldi. Maalesef böyle bir şeyle kapatıyorum ama buradaki amacım sizlere huzur, savaşsız, barış dolu güzel günler dilemek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Aydoğan Bey.
Bence çok önemli şeylere değindiniz. Gerçekten benim de hayır ya tabii ki. Savaş da çok önemli, o ayrı bir konu. Ama gerçekten detaylarla ilgili bence oldukça verimli oldu. Kendim için de öyle. Çünkü bir taraftan hani benim gözlemlediğim o kısıtlamalar nasıl bir karaktere dönüşmüş, nasıl karakterize edilmiş o dönüşümden sonra. İşte LSP mesela yine cephede kullandığınız, Tiflis'teki otel projeniz, o da oldukça enteresan bir proje, o dönüşümü gözlemlemek ve burada bir çözüm arayışı çerçevesinde bambaşka bir noktaya gidebilmek. Çok tebrik ediyorum, çok güzeldi sunumunuz, ağzınıza sağlık. Şimdi de aslında çok pratik ama bir o kadar da etkili bir konuya geçiyoruz. Isı yalıtımı. Hani ısı yalıtımı dediğimizde zaten hepimizin çok aşina olduğu bir cümle, bir kelime. Ama bu sefer küçük bir detay var. Warm-Age Spacer sistemi. Bakalım nasıl bir fark yaratıyor. Şimdi Technoform Glass Insulation İtalya Ürün Müdürü Nas Fenercioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Kendisi bize ısı cam ünitelerinde Warm-Age Spacer teknolojisini, doğru uygulamanın aynı anda hem paradan hem enerjiden nasıl bize avantajlar sağladığını aktaracak. Buyurun. Teşekkür ederim. Sahne sizin. Merhabalar, ben Nas Fenercioğlu. Öncelikle bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yalnız pointer'ımı unutmuşum. Bu etkinliği 4. kez İstanbul'da düzenleyen Zak ailesine, tüm değerli konuşmacılara ve dinleyicilere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim maalesef bugün çok vaktim yok. O yüzden hızlıca teknik konulara değinecek olsam da sizleri sıkmayan bir sunum yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Ben Teknoform'da ürün müdürü olarak çalışıyorum. Teknoform 1969 yılında Almanya Kassel'de faaliyetlerine başlamış olup plastik ekstrüzyonunda dünya lideri bir aile şirketidir. Ve Teknoform'daki mottomuz global düşün, lokal hareket et. Bunun da bir sonucu olarak dünyanın dört bir yanında 14 farklı üretim tesisimiz ve 45 farklı noktadaki satış dağıtım ofislerimizde gerçekten global bir şirketiz. Fakat mottomuza ben kişisel bir örnek de vermek istiyorum. Ben Teknoform'un İtalya, Milano'daki fabrikaları üzerinden Türkiye, Balkanlar ve son yıllarda da İspanya ve Portekiz'de çalışıyorum. Teknoform, alüminyum, kapı, pencere ve cephelerdeki ısı yalıtımını sağlamak için poliamid ısı yalıtım bariyerlerini ve yalıtımlı camlarda aynı işlevi görmek için Warm-Age cam çıtalarını üreterek enerjinin tasarruf edilmesini, enerjinin korunmasını sağlar. Şimdi şirketimizi biraz olsun tanıdık fakat sizlere çözümlerimizden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son yıllarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular enerji problemleri ve sürdürülebilirliktir. Ve bir binadaki enerji kaybının yaklaşık %25'i, ısı kaybının %25'i pencere veya cephenin olduğu bölgeden meydana gelmektedir. Ve bir pencere kesitinde enerji akışı doğramanın olduğu bölgeden, camın olduğu bölgeden ve cam ile doğramanın birleştiği kenar boyunca meydana gelir. İşte zaten burada gördüğümüz karmakarışık görünen formül biraz önce söylediklerimin bir özeti, bir matematize edilmiş hali. Dolayısıyla formülümüzden asla korkmamıza, çekinmemize gerek yok. UW değeri 1 metrekarelik yüzeyden geçen ısı miktarı olduğundan biz bunu ısı kaybı olarak da şimdi düşünebiliriz. Ve tüm amacımız bu UW değerini nasıl minimize ederiz, nasıl daha optimize edilmiş sistemler sunabiliriz, bunu araştırmak, bunların üzerine kafa yoruyoruz. Ve burada benim çok önem verdiğim bir nokta var, o da şu ki hesaplamalarımızı kesinlikle tek tek bileşenleri düşünerek değil, tüm sistemi düşünerek yapmalıyız. Mesela çok iyi yalıtılmış bir doğramamız olsun, UF değerimiz çok iyi olsun, tek başına yeterli değildir. Aynı şekilde çok iyi bir cam kombinasyonumuz olsun, UG değerimiz çok iyi olsun, bu da tek başına yeterli değildir. Kesinlikle tüm sisteme odaklanmamız gerekiyor. Peki tüm sisteme nasıl odaklanabiliriz?
İşte tam bu şekilde Teknoform'un termal performans hesap makinesinin yardımıyla. Şimdi ben bir sonraki slide itibariyle UW değerinin nasıl hesaplandığını gerçek bir örnek üzerinden göstereceğim. Eğer siz de benimle birlikte yapmak isterseniz ekranda gördüğünüz QR kodu taratabilirsiniz ve telefonlarınızdan web sitemize ve bu hesap makinesine ulaşabilirsiniz ve buradan adım adım birlikte UW değerini hesaplayabiliriz. Bu hesap makinesinde doğramanın malzemesinden cam kombinasyonuna, kullanılacak çıtaya ya da gaz dolgusuna kadar birçok bileşeni girişini sağlıyoruz ve gerçekten doğru ve şeffaf bir hesap yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım nasıl yapacağız? Pardon. Burada bir video var, oynatmak istedim. Evet. Eğer siz de tarattıysanız bu ekranı göreceksiniz. Ekranımızda zaten kullanacağımız üçlü cam konfigürasyonunu görebilirsiniz. Şimdi triple glazing kısmından cam kombinasyonumuzun girişini yapmaya başlıyoruz. Burada 6 mm, 4 mm ve 6 mm'lik bir üçlü camımız var. Daha sonrasında ikinci ve beşinci yüzeylere low E kaplamaları ekliyorum. 18 mm'lik ara boşluğumuzu eklemesini yapıyorum. 2 adet olacak. Ve hava yerine argon gazı kullanacağız bugün. Bu şekilde UG değerimizi 0,54 Watt bölü metrekare Kelvin olarak bulmuş olduk. Fakat şimdi biz UG değerini bulduk. UW değerine yani tüm sisteme ulaşmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen bir sonraki slaytta ona geçiyoruz. Evet, ekranınızı yukarı kaydırdığınız zaman Thermal Calculations yazan yerden Triple Glazing kısmından değil, Windows kısmından yani pencere kısmına geçmenizi rica edeceğim. Ve burada doğrama konfigürasyonumuzu görüyoruz. Ben kolaylık olması adına sadece sistemde genişliği değiştirdim ve 1780 mm olarak yaptım. Daha sonrasında UF değerimizi değiştirebiliriz fakat biz bugün 1.1 olarak bunu kabul edeceğiz. Ve şimdi doğramamızın materyalini seçeceğiz. Bu PVC olabilir, ahşap olabilir ya da ahşap alüminyum karışık olabilir. Tabii ki biz bugün burada Teknoform'un da ısı yalıtım bariyerlerinin olduğu alüminyum bir doğrama tercih ettik. Ve şimdi biraz önce hesaplamış olduğumuz UG değerimizin girişini buraya yapıyoruz. Burada 0.5 UG Watt bölü metrekare Kelvin olarak seçeceğiz. Şimdi ise çıta seçimlerine geldik. Alüminyum çıta seçebiliriz ya da Teknoform'un farklı warm edge çıta çözümlerini seçebiliriz. Şimdilik alüminyum seçimi yaparsak 1.09 Watt bölü metrekare Kelvin olarak UW yani U pencere değerimizi hesaplamış olduk. Hadi şimdi SP14 isimli Teknoform warm edge çıtasıyla bu değer nasıl değişiyor ona bakalım. UW değerimizi 0.84 Watt bölü metrekare Kelvin'e kadar indirgeyebilmiş olduk. Hatta Teknoform'un en yeni çözümü olan SP24'ü kullanır isek bu değeri 0.82 Watt bölü metrekare Kelvin'e kadar düşünebiliyoruz. Özetle sistemde hiçbir şeyi değiştirmedim. UG'm sabit kaldı, camım aynı. Sadece alüminyum çıtayı SP14 warm edge çıtayla değiştirdiğim zaman tüm sistemde yaklaşık %30'luk bir iyileştirme yaşamış olduk. Hatta SP24 kullandığımızda ise bu oran yaklaşık %33'e kadar artabilmekte. Ve Teknoform warm edge çıtaları sadece enerji verimliliğini arttırmakla kalmıyor. Ayrıca sistemin uzun ömürlülüğünü de güvence altına alıyor. Ve burada biraz önce gördük çok fazla mimar var. Farklı renk seçenekleriyle ve minimal dizaynıyla siz mimarların da daha güzel tasarımlar yapmasına yardımcı olmuş oluyor. Ayrıca bir araştırmaya göre evlerimizdeki pencerelerdeki alüminyum çıtaları warm edge çıtalarla değiştirdiğimizde bir yılda
evimizdeki ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %10 oranında düşüş görülüyor. Bu gerçekten çok önemli çünkü son yıllarda gerçekten enerji maliyetleri inanılmaz derecede arttı. Çok büyük bir tasarruftan bahsediyoruz. Ve burada güzel İstanbul'dan sadece küçük bir kesit görüyoruz. Ne kadar çok pencere ve cephe görüyoruz, fark ettiniz mi? Tüm İstanbul'u düşünsek, tüm Türkiye'yi düşünsek, hatta tüm Avrupa'yı, dünyayı düşünsek, bu değer, bu tasarruf belki milyonlarca, belki de milyarlarca dolar anlamına gelebilir. Biz Teknoform olarak her yıl 1 milyar metreyi aşan yalıtım malzemesi üreterek alanımızda pazar lideri konumundayız. Ve ürettiğimiz yalıtım ürünleri sayesinde her yıl 16 milyar kilowatt saat enerji tasarrufuna yardımcı olarak tüm dünyadaki karbondioksit emisyonunun indirgenmesine yardımcı oluyoruz. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı konuşmak isterseniz dışarıdaki standımıza bekliyorum. Çok teşekkürler Naz Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi sunumunuz. Aslında gerçekten önemli bir nokta. Çok küçük bir detay ama ısı kaybının işte cam çıtalardan olması çok küçük bir detay olsa da warm edge teknolojisinin nasıl bu problemi hızlı bir şekilde çözdüğünü, hatta interaktif böyle anlatmanız da çok iyi oldu değerlerle birlikte. Bir mimar olarak ilgiliyim yani bu konuda. Ağzınıza sağlık tekrar. Şimdi de binanın dış yüzeyine gidiyoruz. Sürdürülebilir toz boya sistemlerine geçiyoruz. Ve sırada Jotun Powder'dan ECA Bölge Spesifikasyon Müdürü Beyza Sarıeyyupoğlu var. Buyurun Beyza Hanım. Beyza Hanım nesiller boyu dayanıklılık hedefleyen toz boya sistemlerini, LEED uyumlu çözümleri ve güneş yansıtma teknolojilerini bizimle paylaşacak. Sürdürülebilirlik cephenin yüzeyinden başlıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Buyurun sunumunuza. Teşekkür ederiz. Alkış lütfen. Mersi. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben yaklaşık 16 senedir toz boya satıyorum. Hemen hemen herkesle böyle bir yerlerde karşılaşmışız gibi de hem zaten dışarıda da karşılaştık hissediyorum da. O yüzden gerçekten hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben size bugün bence biraz daha böyle eğlenceli şeylerden bahsedeceğim gibi düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak aslında 100'den fazla ülkede ve tüm kıtalarda faaliyet gösteren bir markanın güzel işlerinden size bahsedeceğim. Jotun Boya. Ve şimdi bugün burada özellikle Jotun toz boyayı ben size anlatacağım. Birçok aslında dış cephede, iç cephede, birçok yapıda, birçok bina bileşeninde Jotun'un malzemelerini, kaplamalarını, boyalarını tabii ki görüyorsunuz. Jotun aslında 4 segmentte hizmet veriyor dünyada. Bunlardan bir tanesi marin boyalar, bir diğeri endüstriyel yaş boyalar, bir diğeri işte inşaatlarda iç cephe, dış cephe dediğimiz inşaat boyaları dediğimiz dekoratif boyalarımız ve dördüncüsü de benim kalbim toz boyalar. Ben size bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi aslında bina üzerinde boyaların nerelerde kullanıldığını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte burada da işte inşaat demirinde, zemin kaplamada, alüminyum profillerde, dış cephede, iç cephede, boru hatlarında, yangın olarak çelik boyası vesaire birçok kanal var, birçok alan var aslında burada düşünebileceğimiz boyalarla boyanan. Burada mesela işte yine tek kaynaktan çözüm sağladığımız şahane projelerden bir tanesi ve daha tabii ki niceleri, binlercesi. Bununla beraber bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'de, bilmiyorum biliyor musunuz, bir yakadan diğerine Jotun'u görmeden geçemezsiniz. Hem alt geçitlerde hem de köprülerde komple Jotun'dur. Bununla da ilgili çok gurur duyuyoruz tabii ki. Avantajlarından aslında biraz bahsetmemiz gerekirse VOC içermiyor, çevre dostu, aynı zamanda oldukça verimli bir kaplama çeşidi. Toz boyayı o yüzden biraz seviyoruz tabii. Bununla beraber Jotun'un yapılarını korurken 3 seriden genel olarak aslında faydalanıyor. Bunlardan işte birisi Klas 1, 2, 3 gibi aslında isimlendirebiliyoruz. Şimdi popülerlik seviyesine göre biraz daha bununla ilgili sohbet edeceğiz.
Örnek veriyorum, genelde Türkiye'deki ve Avrupa'daki projelerde, ben genelde Türkiye'deki ve Avrupa'daki projelerden bu arada sorumluyum. Hepsini çok yakından takip ediyorum, seve seve. Sadece mimari projeleri değil, işte beyaz eşya ve endüstriyel projeleri de toz boyada takip ediyorum. Onların spesifikasyonundan sorumlu olan kişiyim. Ama mesela mimari tarafta genellikle Türkiye'de ve Avrupa'da, burada ikinci satırda göreceğiniz Jotun Super Durable, yani işte ağzımıza pelesenk olmuş olan bu klas 2 ürünler 20 yıl aslında üçüncü parti garanti verirken, garantiyi öngörürken biz Jotun boya olarak 25 yıl ürün performans garantisi veriyoruz. Burası bizim faydalandığımız güzel özelliklerden biri oluyor kendi adımıza. Toz boyayla genelde karşılaştırılan bir diğer kaplama ürünü de eloksal olabiliyor. Burada yani şunu söylemek istiyorum. Toz boya biraz daha tabii ki çevreci. Renk çeşitliliği var, işte rötuş imkanı var vesaire. Ama bununla birlikte bir diğer hani hassas konu da şimdi çok güzel şeyler konuştuk aslında sabahtan beri. Yani bir eloksal tesisinde günde ortalama 400 ton su harcanıyor. Keşke harcanmasa. İşte onun yerine belki işte alternatif olan toz boyalardan belki faydalanabilsek. Şundan işte ben sektöre ilk başladığımda 16 sene önce %60 eloksal kullanılıyordu, %40 toz boyaydı. Artık durum tam tersine döndü. Gururluyum tabii, belki bir parçasıyımdır böyle milyonda bir de olsa. Bununla beraber işte bir kaplama çeşidi daha var, PVDF. PVDF yerine toz boya kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanılabilir. Burada da işte maliyet tabii ki işin içerisine giriyor. İşte daha az maliyetle bir şey yapabilir miyiz vesaire. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de ve Avrupa'da genel olarak kullanılan bu Class 2 dediğimiz Jotun Super Durable ürünleri burada kullanıldığında 1/3 oranında bir güzel bir maliyeti orada sebep oluyor. Zaten işte bir üçüncü parti onay mekanizması da yok Türkiye'de. O yüzden bununla da alakalı araşabiliriz, bizi arayabilirsiniz. Tabii ki işte orada dediğim gibi bir üçüncü parti yok, kontrol edilemiyor. Biz burada aslında nesiller boyu bir, bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten oldukça etkileniyorum her seferinde. Gelecek nesiller için toz boya üretmekle ilgili bir amacımız var. Burada mesela daha böyle doğal ürünlerle beraber kullanabileceğiniz yüzey bitişleri hem ruhunuza hem de gözünüze aslında hitap edecek bir takım toz boyalar geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Ultimat serisi. Ultimat serisi dünyanın en mat toz boyaları. Hem tekstür bitişli yüzeylerimiz var hem de düz bitişli yüzeylerimiz var. Introducing the Ultimate Collection. From Jotun powder coatings, architectural powder coatings that give the ultimate matte effect to exterior facades. Available in both solid and selected metallic finishes. A depth of color that's like nothing you've ever seen. They complement natural materials, offering beauty to last the ages. They also help you achieve credits in major green building standards, such as LEED. Now that true matte is in your palette, there's no limit to what you can create. The Ultimate Collection from Jotun. Experience the world's deepest matte powder coatings. Gerçekten dünyanın en mat toz boyaları. Bu arada örnekler dışarıda var. Standımızın olduğu yerde de inceleyebilirsiniz eğer halen görmediyseniz. Memnuniyetle renkleri de seçebiliriz. Burada da mesela düz yüzeyli olan koleksiyondan birkaç örnek var. Burada tekstür bitişli yüzeylerden işte birkaç örnek var. Bunların her türlü, her çeşidi düz ve tekstür bitişli yüzeyler için kullanılabiliyor. Bunların da hepsi tabii ki 25 yıl ürün performans garantili, o konuda aklınız kalmasın. Bununla beraber bir de Kozmos serimiz var. Kozmos serisi de az önce bahsettiğim, hani eloksale alternatif ürünler de yaratmak istiyoruz. Artık dünyada eloksal yerine toz boya da kullanmak istiyoruz ya hani. Burada da ne kadar niyetli olduğumuzu göstermek istedik. Madem eloksal yerine toz boya kullanılsın istiyoruz, burada da tabii ki güzel ürünler tasarladık.
Oldukça yakın renkler var. Onları da yine standımızda gelip görebilirsiniz halen görmediyseniz. Onları da seve seve birlikte inceleriz. Güzel numunelerimizi. Burada da bir takım yine örnekler var. Tabii şimdi burada ekrandan bilmiyorum ne kadar cazip geliyor ama gelin dışarı. Birlikte bakalım. Bir de tabii ki ısı yansıtım özellikli toz boyalarımız var. Burada her renkten ısı yansıtım özellik toz boyalar tasarlayabiliyoruz. Bu da açıkçası daha çok böyle sıcak şehirlerde, sıcak ülkelerde bizden daha çok talep edilen bir ürün tipi. Burada da çok güzel projelerde aslında yer alıyoruz. Ve tabii ki bu durum hem bütün toz boyalarımız hem de ısı yansıtım özellikli toz boyalarımız hepsi LEED'i destekliyor. Hepsi EPD sertifikalı. Bununla beraber eğer yan ürünlerle beraber bunları tamamlayan yani toz boyayı tamamlayan ürünlerle birlikte kullanıldığında 8 puana kadar LEED'de katkı sağlayabiliyoruz. Bence hiç fena değil bu arada. Bununla birlikte tabii ki birçok ikonik projede işte üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen renklerimizin değişmediğini artık çok uzun yıllardır zaten hani Jotun'da toz boyaları dünyanın hani dört bir yanında kullanıldığı için görebiliyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en yüksek 20 tane gökdeleninin 14'ü Jotun'la renklendi. Bundan sonra da böyle olmasını tabii ki kalpten dileriz. Ben Jotun EKA bölgesi toz boyalar spesifikasyon müdürüyüm. İsmim Beyza Sarıeyyupoğlu. Toz boya hakkında aklınıza ne geliyorsa tüm segmentlerle, tüm sektörlerle alakalı, tüm endüstrilerle ilgili ne zaman isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar ayaklarınıza sağlık ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Beyza Hanım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyorum. Şimdi biraz daha yukarıdan bakıyoruz aslında. Veri, cepheyi pasif bir yüzeyden aktif bir çevresel sisteme dönüştürebilir mi? Şimdi sunumunu yapmak için UN Stüdyo'dan Senior Architect Deniz Manisalı Leba'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun Deniz Hanım. Merhaba. Sunumu İngilizce yapacağım. Thank you very much for this wonderful opportunity to be here at Zak conference. It's an honor to share UNS's work with you today. UNS has a collective intelligence of 37 years of experience, and within that experience, we are a collective network of 450 architects, designers, and specialists. We work across international offices around the world and are currently active in about 50 countries. Our work spans across multiple scales, ranging from product design into architecture and urban planning. Alongside the design, our consultancy work also includes technology, sustainability, economics, health, and also experience design. The work spans across a wide range of typologies, as mentioned here, ranging from transformation, infrastructure, mixed use, hospitality, and education. But regardless of the scale or the typology, we approach every project with its own unique character and in its context. But this is only possible by approaching the projects from multiple angles, ranging from cognitive mapping to understand human behavior, to tools like Carbon Builder to prepare our structures for a better future. This approach ensures that the innovation is built in our daily practice. At UNS, our work is guided by a clear manifesto. Architecture is not merely about shaping physical space, it's about elevating the human experience. We design for a future that places human well-being and environmental resilience at its center. We do not just build for today, but we use research and technology to anticipate the challenges of tomorrow, creating adaptable systems that aim to give back more than it takes. For us, form follows a purpose. At Arnhem Station, as you see here, we transformed a transfer hall into the heart of the city.
We began not with looking at the form, but studying the human movement and behavior. We mapped how people move from the buses to the city to the trains, and that, as a result, we created a column-free space where it was shaped by the human behavior. And throughout this process, what ended up happening is that we allowed the daylight to come down to the lower levels of the building. It's usually, whatever was a usually stressful place that it's of transit became a civic destination. In Van B, on the other hand, in a very different scale, in Munich, there was a question of the client to create a new way of living in the city. It was for the people who moved away from the city and they wanted to move back, but to have smaller homes, but they did not want to sacrifice from their quality of life. And that required not only flexible interior spaces, but also a facade that actively expands the living space. We replaced the flat facade with a facade that expands with bay windows and balconies. These projections bring light, create more expansive views, and extend the living space outward. In the inside, as you can see on the other side, was highly customizable based on the individual needs of the people. Okay. Another strong example of how we work and how we approach the design is the Eco building at TU Delft, again in Netherlands. This building was designed for a new world of learning, collaborating, and bringing different faculties together under one roof. The idea was that to create a building that is ready for the future, that has adaptable teaching and study environments. The whole point of the building was that the TU Delft wanted a building that needed to be ready for whatever educational changes came in the way in the next 15 years. And at the heart of Eco, you will see, the moment you enter, you see this big centrally positioned staircase that becomes a connection between the study places above and also the collaboration areas on the ground level. Thus, it creates a shared environment of learning throughout the building. It's not just for circulation, it's for chance encounters, exchanges, and reflection. The transparent ground floor extends to the public realm, as you see on the other side, to the public space, which takes, with the transparent facade, you can actually take in the outside and inside boundaries become blurred. To achieve a highly transparent facade without overheating, Eco was a very challenging task for us. The idea was to combine low solar penetration glass with deep horizontal awnings, aluminum awnings, as you see here. And the additional was to have along these cables the green that actually allowed to soften and filter the daylight. Additional to these systems, we also looked at plenum ventilation systems, which delivers the fresh air from the floor and is highly adaptable to the future needs of the university in case they wanted to change the spaces. In this way, it created a healthier interior environment, but remained very adaptable. Because of energy was generated completely on the roof, the facade was free for climate control and daylight. Together, all these systems, by looking at additionally quite a lot of different parameters, we ended up with a highly transparent but energy positive building. Across all of these projects, this is just a few of the examples, but across all of these projects, people and planet are our center of design process. The challenge is how to translate these ambitions into precise architectural decisions. At UNS, that place is informed design. Form is not our starting point, it's the outcome of research, data, and performance testing. We map sun paths, wind loads, and analyze material life cycles before we even reach the final massing. Informed design is the engine to ensure every geometric decision, every facade articulation, every material choice is backed up with a measurable data-backed reason.
I will start with the Vassal Tower, which just finished. Currently, we just finished. It took quite some time to be finished, but it's just opened. This tower, the brief was to create a new benchmark for the region in Dubai. In this extreme climate, very different than what we have in Netherlands, the building's geometry had to perform. So before we even started to look into the facade and the program, we really started to understand how to shape the massing. As you can see in this image, the tower shape is twisting as it goes higher. This reduces the solar exposure and opens the building into all the views around the area and lowers the wind loads. The form itself becomes the first line of defense for the project. While the twisting of the tower creates this character for the urban scale, the ceramic skin that you can see a detail in here manages the solar heat on the facade scale. We use clay ceramics on the facade because of its low-tech and durable quality, but how we used it was through highly engineered systems. Working closely with Werner Sobek throughout the project process, we used environmental data to wrap the building in a field of inclined ceramic fins, as you can see in the middle there. Their angle, depth, density were all derived from performance criteria. The fins reduce the heat gain while reflecting the daylight deeper into the building. This was just for the facade, but the whole idea of the performance of the building does not only rely heavily on the facade itself. A completely sealed building does not necessarily perform very well. So, as you see here in the middle, we also have an open seam throughout the building of 300 meters that goes, and that's called the vertical boulevard. This boulevard is a continuous stack of balconies and terraces that form a vertical spine throughout the tower. It breaks down the scale of the building, creates microclimates of shade and planting, and at the same time connects the interior program to the outdoor life. This is very different to do in Dubai climate, so it was very important for us to take the human comfort, that how people can actually use the space as the most important parameter. So this way, the facade becomes much more than an enclosure. It becomes an active social and environmental space. In Mandarin Oriental in Istanbul, when we introduced a high-density living into an established neighborhood, our primary responsibility was how to minimize the urban impact and mitigate the complex relationships of the program. The project, with an extreme high density, had stacking residential program on 3 tower levels, hospitality, office, and retail functions in one continuous 24-hour ecosystem. By taking advantage of the slope of the site, we were able to tuck much of the podium underground, thus leaving the ground plane, the green ground plane, more visually accessible to the neighborhood. The project is organized as a vertical layered urban system. You see the 3 towers of residential program. There is an in-between 12,000 square meter park with terraced residences. And then you have the retail and the offices tucked in below the 0 level and the underground parking to free up the ground floor. As I mentioned before, for us, it was not about the form and how the form is. It's more about how the form performs and it becomes an outcome of our studies. So we looked at the massing, and the idea of having in such a dense neighborhood towers, the most important thing was to minimize the casting of shadows of these towers. So we pushed all the towers towards the east side so that the shadow would be minimum for the neighborhood and the gardens below. Then we started to sculpt the massing of the towers and the shape of the towers. The goal here was first the environmental performance, and the second was the panoramic views of Istanbul. The geometry was optimized to reduce the impact of the winds, to reduce the facades that face the winds minimum, and maximize the facade length to take advantage of the beautiful views.
The upper levels, while the upper levels step in when the more higher you go, in order to reduce the visual impact in the cityscape, with larger terraces to protect the residences, the lower levels fan out towards the green garden. So the result is a sculpted form where massing supports both urban sensitivity and environmental performance. So the idea was actually, the whole project started with the idea of to create a landscape, a garden on the lower levels that moves up towards the towers. So there is a 12,000 square meter landscape area that is dedicated along the ground level and moving up towards the terraces. And this way, project aims to build health and well-being, both on the horizontal and on the vertical dimensions of the site. So the idea of this continuous French balcony around the tower levels was also, we also had sustainability in mind to have a natural ventilation throughout for all the residences. So there is an idea, there is a possibility for cross ventilation, which reduced the need for air conditioning for the residences. Beyond shading and ventilation, the facade also had to create a high-quality residential experience. And the terraces are recessed and extended to create double-height outdoor spaces. So the idea became that we would create a villa living in a high-rise setting. In Etiler, informed design helped us to respond to density, landscape, climate, and the context in a more integrated way. Okay, but in Booking.com headquarters in Amsterdam, on the other hand, shows a different side of the same methodology, how it can be implemented towards the life of a building and a community it creates. The Booking building was designed as a city campus, and that was a true city campus with a social engine designed to encourage movement, connection, and health. The whole campus design was around the human health and well-being. Comfort, daylight, movement, and social connections were not secondary parameters. They were actually the drivers of the whole design process for us. The transparency of the facade, as you see here, was not an aesthetic choice either. Because the light regulates the circadian rhythm of the people inside, it encourages them to use the stairs instead of the elevators. The whole facade allowed us to create an uplifting, healthy environment that actively reduces stress. In this project, the facade does not protect the building, it feeds the life inside it. To achieve these principles within a dense urban context, we optimized the building envelope and the skylights. Every angle of the glass, every opening, every shading element was calibrated to minimize daylight autonomy and bring natural light deep into the plan. So the whole idea was to rethink what it meant to have a workplace. During the design process of this project, COVID happened. So the also idea on definition of the workplace became a very different one. In today's world, where everyone prefers to work at home, we had to think of an office, something more than just having desks. At Booking.com, the goal was to create a place where people genuinely wanted to be and where connection and belonging can happen naturally. Yeah, okay, perfect, sorry. We designed the interiors of this office not as an office space, but as a miniature city with public squares, quieter neighborhoods, and active streets shaped by daylight and greenery. The project in itself, hope you get the chance to visit, has its microclimates even within the floor plates as well.
Because daylight reaches deep into the center of the building, the stair becomes a natural way of moving through the campus. This keeps people physically active, but also creates informal encounters, spontaneous moments where ideas and relationships emerge. Architecture creates the healthy environment, and the interior turns that environment into community. To support the physical health and mental health and physical health, we created a living ecosystem within the interior courtyard. More than 11,000 plants transformed the center of the campus into a green oasis for people working there. But that also meant that there have to be someone there 5 days a week to take care of the plants. But the idea was to create a space that's not just an atrium or that's just not a courtyard where you meet people and you just bump into each other. That's a place that creates the well-being, helps you for your well-being. Ultimately, every building, everything we design goes through the real test when it's being used. Since the opening, Booking.com has become a thriving community, showing where architecture prioritizes well-being, productivity and belonging can grow together. Looking ahead, performing well or doing less harm is no longer enough. To build a better future, we have to ask, what can we do? At UNS, we believe we must follow purpose. Through informed design, we aim to create environments that give back to planet, respond to the context, and elevate the human experience. That is how we create a lasting impact. Thank you very much. Thank you so much. These projects were very inspiring too. Thank you. Şimdi 3. oturumun son konuşmacısıyla devam ediyoruz. Ve sahnede Cosentino'dan Mimar ve Tasarım Satış Müdürü Pınar Aydın var. Pınar Hanım yüksek performanslı ultra kompakt yüzey teknolojisini ve cephe uygulama yöntemlerini bizimle paylaşacak. Çok teşekkür Söz ediyorum. sizde. Merhabalar herkese. Ben Pınar Aydın, Cosentino Projeli İşler Satış Yöneticisiyim. Bugün size yüksek performanslı ultra kompakt yüzey teknolojisi ve gerçekleştirdiğimiz, yer aldığımız cephe örneklerini paylaşacağım. Öncelikle ultra kompakt yüzey, yani bahsedeceğimiz dekton, mineral parçacıkların yüksek ısı ve basınçla sinterlenmesiyle üretilen farklı çeşitli kalınlık ve yüzey seçenekleri sunulan bir yüzey kaplama malzemesidir. Bu üretim süreci doğal taşın oluşumunu bir anlamda taklit eder ve hızlandırır. Plakaların oluşumunda reçine ya da bağlayıcı maddeler kullanılmaz, 20'den fazla inorganik malzemenin birleşiminden oluşur. Bu süreçte mineral ham maddeler öğütülür, karıştırılır, kuru pigment ile birleştirilir ve ultra kompakt yüzey elde etmek amacıyla preslenir ve hava uzaklaştırılır. Bu pres sırasında her bir plaka 25.000 ton, yani yaklaşık olarak 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığına bir basınca maruz kalır. Maksimum preslenen plakalar mineral parçacıkların kristallere dönüştüğü yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Sıcaklık arttıkça birleşik bir örgü oluşur. Maksimum sıcaklık olan 1200 santigrat dereceye ulaştığında plakalar magma benzeri sıvı bir hal alır. Pişirme işleminin sonucunda soğuyan plakalar katılaşır ve bahsetmiş olduğumuz yüksek performanslı ultra kompakt dekton malzeme, yüzey kaplama malzemesi elde edilmiş olur. Bu plakalar 3 farklı formatta ve 5 farklı kalınlıkta kullanıma uygundur, kullanılabilir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi farklı renk ve dokularda projelerde yer almaktayız. Ek olarak tüm bu kataloğumuza yer alan renklere ek olarak Dekton ID çalışması ile projelerinize özel renk ve doku çalışmaları yapılması mümkündür. Üretim sürecinde bahsettiğim gözeneksiz yapı sebebiyle Dekton
leke tutmaz, kolay temizlenebilir, çizilmez. Aynı zamanda sıcaklık ve UV direnci yüksek bir malzemedir. Kısa bir video göstermek istiyorum. Ve tüm bu harika avantajların yanı sıra Dekton 25 yıl garanti sağlar. Az önce görmüş olduğunuz avantajları da kapsayan garantiyi 25 yıl için sunar. Ek olarak Dekton karbon nötr bir malzemedir. Aynı zamanda projenize katkı sunacak LEED, BREEAM, STM, EN gibi sertifikaları sağlar. Peki bu malzemeyi ne şekilde entegre edebilirsiniz projelere? Cephe uygulamalarında, mekanik cephelerde, gizli ya da görünür sistemlerde, agraflı, kanallı, klipsli, rivetli, doğrudan yapıştırma, kimyasal yapıştırma yöntemiyle ya da harçlı uygulamalarla, curtain wall uygulamalarıyla ya da bu sistemlerin beraber yer aldığı hibrit çalışmalarda Dekton malzeme kullanımı mümkündür. Tabii ki proje gereksinimlerine göre, örneğin rüzgar yüküne göre farklı kalınlıklarda ya da farklı ebatlanmış farklı çeşitli uygulama yöntemleri tercih edilebilir. En önemli konulardan biri Dekton fileli plakaları B1 sınıfı yanmazlık sertifikasına sahiptir ve aynı zamanda test raporlarında tüm bu süreçlerde Dekton ekibi olarak projenin tasarımından gerçekleşmesine kadar teknik ve tüm destekleri vermekteyiz. Öncelikle numunelerin sağlanması, showroom'umuzda ürünlerin incelenmesi, açıklanması, sertifika belgelerin, dokümantasyonların size aktarılması, büyük ebatlı mock-up çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Aynı zamanda sevk süreçlerinin, lojistik takiplerin yapılması ve uygulayıcı ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi ve bahsettiğim 25 yıl garanti kapsamının açıklanması ve takibinin yapılması ile ilgili de destek vermekteyiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz ilham verici projelerin birkaçını sizinle paylaşmak isterim. Yüksek katlı bir ticari projede burada Dekton ID'nin 6 farklı rengiyle uygulama yapıldı. Yine Hollanda'da gerçekleştirilmiş yüksek katlı bir konut projesinde 2 farklı rengimizle yer aldık. Güney Kore'de gerçekleştirilmiş yine yüksek katlı bu ticari projede de zenit rengimizle kullanıldı. İzmir'de yönetim binası projesinde de yine 12 milim uygulamamızla cephe projesinde kullanıldı. İstanbul Yeşilköy'de yer alan apartman projesinin cephesinde de marmorya rengimiz büyük ebatlı olarak kullanıldı. Ankara'da yer alan ofis binası projesinde de 2 ayrı rengimizle 4 milim uygulama gerçekleştirildi. İstanbul'daki özel konut projesinde de yine kadum rengimiz 4 milim yapıştırma usulüyle uygulandı. Gaziantep'te yer alan Gentaş Tower 132 metrelik bu ticari projenin de beyaz açık renkle gördüğünüz yüzeylerinde albaryum rengimiz uygulandı. Yine özel bir konut projesi büyük ebatlı olarak bu projenin cephelerinde de yer aldık. Hollanda'da gerçekleştirilmiş olan bu projede 2 farklı renkli dolu yüzeylerin tamamında Dekton uygulaması yapıldı. Ve son olarak Brezilya'da gerçekleştirilen Copenhagen Building projesinde de 4 milim uygulamamız yapıldı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz sunum için. Çok Ultra teşekkür kompakt ederim. yüzeylerin Ultra kompakt anlattım sanıyorum. bu projelerimizde aslında doğal taşın gözenekliliği ve bakım problemlerinin çözmesi ve bir taraftan da şunu diyebiliriz herhalde, doğanın görünümü, endüstrinin dayanıklılığı. Ben öyle yorumladım. Şimdi 3. oturumumuz burada tamamlandı. Bir çay kahve molası vereceğiz. Ardından 4. oturumumuza devam edeceğiz. 6 farklı perspektifle çok güzel bir sunum ve oturum gerçekleştirdik. 4. sunumda hep birlikte burada tekrar bir araya geliyoruz. Şimdi tüm bu oturumun konuşmacılarını sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Bir hatıra fotoğrafı çekilmek için bu arada. Tekrar bir aradayız 4. oturumda. Ve bu uzun, dop dolu konferansın son düzlüğündeyiz şimdi. Hesaplamalı tasarım, ışıkla inşa edilen cepheler ve güçlü bir kapanış paneliyle günümüzü tamamlıyoruz aslında. Haydi şimdi başlayalım. NRVM Fasat Genel Müdürü İbrahim Ayaz şimdi sahnemizde. Parametrik tasarım araçlarının karmaşık mimari vizyonu nasıl üretebilir, veriye nasıl dönüşür, iş akış otomasyonu nasıl olur, Kızıldeniz ve Kerbela Uluslararası Havalimanı projelerinden bize aktaracak. Evet, merhabalar. Ya. Gerek yok, gerek yok. Hoş geldiniz. Ben İbrahim Ayaz. Öncelikle 26 yaşındayım. Bu bilgiyi niye paylaşıyorum bilmiyorum ama alışkanlık oldu. Çünkü 5 yıl önce ben şirketimi kurdum ve kurarken çok genç bir ekiptik. 2023 yılında biz Red Sea Airport projesini aldık. Ama ondan önce ben birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Cephe sektöründe projecilik biraz zorlu oluyor. Çünkü bütçeler biraz sıkıntılı olabiliyor. İç piyasaya biraz çalışıyorsanız biraz daha işçi maliyetini kısmanız gerekiyor ya da yenilikçi bir işler yapmanız gerekiyor. Bunu bizim tarzı çalışan insanlar çok iyi anlayacaktır. Bu yüzden de biz 2020 yıllarından itibaren biraz daha böyle yazılım kökenli olmaya çalıştık. Yazılımla işleri otomasyon haline getirip 10 kişinin yapacağı işi bir kişinin yapabileceği hale getirip paramızı oradan kazanmaya çalıştık. Bu 5 yıl içerisinde biz Amerika'ya, Litvanya'ya, Norveç'e,
Türkiye'ye, Gürcistan'a, Irak, İran, Suudi Arabistan, İsrail birçok ülke işler yaptık. Bugün Red Sea Airport'ta size bahsetmek istediğim en önemli şey, müşterimiz bize geldiği zaman ilk paylaştığı bilgi şuydu. Bizim kalifiyeli bir modelcimiz günde 5 adet panel yapabiliyor. Bu 5 adet panelden kastımız aslında şu. 3D modeli, 2D çizimleri, işte cutting listeleri, işte PDF'leri vesaire. Şimdi bu projede 14.000 tane panel var. 14.000 panelin hepsi birbirinden farklı. Bize ilk tanıtıldığı zaman aslında flat panellerdenmişti. Lakin panellerimiz single curve ve double curve'dü. Ya bu da aslında modeli manuel yapmayı çok zorlaştırıyordu. Ve biz de bir yazılım geliştirdik yaklaşık 4-5 hafta içerisinde. Ve bu 4-5 haftanın sonrasında herhangi bir kullanıcı, yani kalifiyeli olmasına gerek yok. Hatta bizim 3 işe alım yapmıştık. 3 tane aslında yakın arkadaşım. Bunlar üniversite öğrencileriydi. Hatta mimarlık mühendisliği alakaları yoktu. Yani birisi ekonomi okuyordu, birisi fizik okuyordu. Ve yaklaşık 1 haftalık eğitimin sonunda, yani o zaman çok sınırları zorlamamıştık ve ilk deneyimimizin sonucunda bir günde 90 tane panel üretebilmiştik. Yani 5 panelden 90 paneli çıkardık ve bunu yapan kişi aslında kalifiyeli birisi, sadece üniversite öğrencisiydi. Tabii daha sonra sınırları kardeşimiz zorladı ve 125 tane panel yaptı. Yani bir günde 125 paneli görebildik. Şimdi bir sonraki slaytta videoyu kaydettik. Yani kodun aslında nasıl çalıştığına dair. Şöyle hemen başlayacak ama ben durduracağım. Şimdi ilk paylaşmak istediğim bilgi, yani şunu kesinlikle söylüyorum. Bir 5 yıl, 10 yıl sonra bu söylediğimi kesinlikle daha iyi anlayacaksınız. Cephe sektöründe gitmiş olduğumuz bu yolda Rhinoceros ve yazılım tabanlı işte Grasshopper'dır, işte Dynamo'dur, işte BIM'dir, bu tarz eklentiler kesinlikle vazgeçilemeyecek bir parça olacak. Burada biz Rhino'da, mesela burada sadece bir tane polysurface görüyorsunuz. Lakin bunun içerisinde gömülü birçok bilgi var. Yani mesela buna tıkladığımız zaman, mesela şu an orada bir sarı panelin içerisinde panel kod yazıyor. Halbuki biz bu polysurface'in içerisinde bu bilgileri embedded olarak gömüyorduk. Ve bu sayede Grasshopper'dan bunu seçtiğimiz zaman bu panelin ismi çıkıyor. Ona göre database'deki verilerle bu panel kendi kendini üretiyordu. Ama halbuki tabii biz bunu kendimiz eğitiyoruz. Buradaki en önemli kriter nokta şu, müşterimiz bizden ne istiyor? Şimdi göreceğiniz 2D'ler, 3D'ler aslında müşterimizin bizden istediği standartlardı. Yani biz standartlara karar vermiyoruz. Biz müşterimize diyoruz ki siz bize bir sample örnek atın ve biz bunu takip edelim. Şimdi videoyu ilerletmek istiyorum. Şimdi burada yaptığımız tek şey surface'i seçip birkaç tane point tanımlayıp, yani orientleyip yere yatırıp daha rahat çalıştırabilmek. Komşu panelimi seçiyorum ki işte bu arada ortak kullanılan parçaların isimlendirilebilmesi için. Bu da master modeller bir görüntü. Şimdi yere gidiyor. Ve tek tuşla şimdi göreceksiniz 3D modelin tamamı oluşacak. Yani herhangi bir şey yapmadım. Sadece tek tuşa bastım ve 3D modelimiz oluştu. Ve şimdi tek tıkla yine 2D çizimlerimiz oluştu. Dediğim gibi bu standartlar tamamen müşterimizin istediği standartlar. Yani biz çizim böyle olsun demedik. Onlar bize attı. Biz bu şekilde hazırladık. Ve daha sonra en önemli nokta, şimdi size onu göstermek istiyorum. Tek tuşla şimdi bu panelin içerisinde bir sürü vida var. Vidaların kullanım amaçları var. İşte oradaki levhanın metrekaresi var. Açıldığı zaman işte flashing var. Bunun metrekaresi var, isimleri var. Tek tuşla bu paneldeki tüm vidaların işte metrekareleri, işte kullanılan tübün uzunluğu tek tuşla tüm Excel oluşturulacak. Lakin burada şöyle bir şey var. Şimdi Excel listesine veri oluşturdu. Çok güzel, problem yok. Şimdi bu Excel listesini bir klasörleştirmesi lazım. Normalde bir kullanıcı ne yapar? Manuel bir şekilde yeni klasör açar, panelin adını alır, klasöre yapıştırır, işte Excel listesini kopyalar, o klasörün içine yapıştırır. İşte burada biz istiyoruz ki insanın elini soktuğu yerde bir hata çıkabilir. Biz dedik ki bununla bir yazılımlaştıralım. Ve Python'dan bir tane script yazdık. Şu an mesela cutting list tek başına kendini oluşturdu. Mesela panelin adı orada, cladding'in adı orada, vidalarımızın bölüm bölüm ayrılıp hangi amaçla kullanıldığı da yazıyor. Şimdi bir tane Python kodu çalıştıracak CMD'den. Python file copy yaptı ve şu an sağdaki panelin adını yazıyor. Enter'a bastıktan sonra bu isimde bir tane klasör oluşturacak. Ve az önce içi dolu olan Excel'i buradaki klasörün içine aldı. Ve az önce içinde veri yazılan Excel'in içerisini full temizledi ki bir sonraki panelle kullanıma hazır olabilsin diye. Mesela şimdi Excel'in içerisi tekrardan aynı verilerle dolu. Bu sayede ne oldu? İnsanın o işte manuel klasör aç, klasör yapıştır, oradan oraya şey yap. Mesela şimdi eski Excel açtı ve içi tertemiz. Bu sayede ne oldu? Bir sonraki kullanımda
kullanabilecek. Yani hiçbir şekilde eliyle temizlemesine gerek yok, template'i temizlemesine gerek yok. Bir de şöyle bir soru oluyor genelde. Rhino'da böyle toplu bir şekilde PDF almak zor. Yani böyle merge edip almak o zaman zor. Yani biz bu kodu yazdığımız zaman 2023'tü. Bundan sonra bir videodan paylaşacağım. Yani o 2023'ten 2024'e nasıl geldik diye. Şu an örnek bir paketten mesela tekli PDF'lerimizi alacağız. Şimdi bu o zaman şöyle bir problem vardı. Şimdi burada bir sürü PDF var. PDF'leri oluşturduk. Lakin müşteri bunları tek PDF olarak istiyor. Biz de iki tane Python kodu yazalım dedik. İlk aslında panelin ismine göre önce bunları bir sınıflandırsın. Tek bir klasörün içine atsın ki merge edebilelim. Şimdi çalıştıracağız. Şimdi önce PDF'leri bol bol gösteriyor. Yani binlerce PDF var bu projede. Buraya yapıştırdım. Ve 2 tane Python kodumu getireceğim şimdi buraya. Çok fazla kod var. Evet. Şimdi Command Center'dan yapıştırıyorum. Group the folder yaptım. Enter'a bastım. Ve az önce PDF'ler hepsi ayrı ayrıyken şimdi bir tane panelin adıyla bir klasör açıldı. Ve o panele ait tüm PDF'ler tek klasörün içine koyuldu. Şimdi çalıştıracağımız Python kodu ise bu klasörlerin içerisindeki bulunan PDF'leri her birine sırasına göre tek bir PDF haline getirmeye. Mesela şu anda tüm PDF'ler tek haline geliyor. Ya mesela şu an bu çalışırken ben çayımı içerim, kahvemi içerim, problem yok. Mesela şu an tek PDF halde açıyorum ve tek PDF. Yani otomasyon yaptıktan sonra bizim için hiçbir problem yoktu. Şimdi baktığım zaman aslında bu kodlar bana böyle biraz yaban geliyor. Yani bu kadar oradan oraya aldım, buradan buraya aldım şey oluyor. Ama o zaman işte biraz bir acelemiz vardı. Bu yüzden hani çalışan bir sistemi de bozmak istemedim açıkçası. Lakin bu çalışırken biz her zaman notlarımızı aldık. Sonuçta bir feedback geliyor. Mesela çalışanlarımızdan bir feedback geliyor. İşte burası böyle olsa, şurası şöyle olsa. Tabii onu değiştirmek o an zor olabiliyor. Çünkü bir şey değiştirdiğimiz zaman sonuçta bu yazılım yani. Ufak bir komponenti bile değiştirsek tüm workflow'u aslında mahvedebiliriz. Bu yüzden biz akşamları kendimiz tekrardan işte bu edindiğimiz bilgiler eşliğinde yeni kodlar yaptık. Yani bir sonraki projelerimiz için. Mesela az önce gösterdiğimiz mesela Red Sea yazılımı 2023'e aitti. Bu mesela 2024. Mesela buradaki kod da az önce işte elimizde klasör açmıyorduk. İşte kodla klasör açıyorduk. Ama şimdi Grasshopper'da tek tuşla klasörler oluşturup çizimlerin tüm PDF'lerin tek PDF haline getirebiliyoruz. Mesela bu da Camp Skybox. Yine Suudi Arabistan'dan bir projemiz. Paneli tanımlıyoruz. Yani bu fark etmiyor hiçbir şekilde. Burada profillerimizi tanımlıyoruz. Bu panelin hangi profilleri olsun? Şu konunun işte kodunu falan görüyoruz. Şu kod değil de sanırım. Biraz ileri alayım. Pardon. Evet, tek tıkla yine 3D'lerimiz oluştu. Şimdi 2D'lerimizi çıkardık. Yine tek tuşla, yine her zamanki gibi. Şöyle kaliteyi göstermek istiyoruz. Çizimin yanında orada işte listesi de oluştu. Mesela burada Excel listesi çok istenmemişti bizden. Biz de böyle bir şey yapmıştık. Mesela az önce bahsetmek istediğim şey buydu. Yani mesela buradaki müşterimiz çizimlerin mesela biraz daha standardı yüksek istemiş. Mesela her yerde bir detay baloncuğu var. İşte çizimler biraz daha kaliteli. Bu tamamen müşterimizin isteğiyle alakalı. Burada 3D'mizi tekrardan çıkardık. Sağını solunu gösteriyorum. Şimdi tek tuşla klasörü oluşturdu. Tüm alt klasörleri yine tek tuşla, tüm çizimlerin DVG olarak hepsinin ayrı ayrı, PDF'lerin hepsinin ayrı ayrı, CAD çizimlerin tek bir merge olmuş hali. Step dosyaları eğer ki CNC makinesi için gerekiyorsa. Mesela PDF'lerin her biri tek tek merge edilmiş ve yüksek kalitede çıkmış halde. Yani bir panel yaklaşık 2-3 dakikada hazır olabiliyor. Yani manuel bir şekilde uğraşmış olsanız her bir çizimi çizmek, işte bunun PDF'lerini almak, merge etmek, listelerini oluşturmak. Ya bilmiyorum, manuel yapmadığım için çok bir tecrübem yok. Yani süreyi söyleyemeyeceğim ama yani yaklaşık bir 10-20 kat bilmiyorum, sallıyorum. Çok daha fazla verimli. Yani Red Sea'de o 5'ten 125'e kadar bu verilebilir. Bu görselle de bizim Red Sea Airport'taki master modelimiz. Yani buradaki her bir geometriyi tek tek çizdik. Onayını aldık, her birinin infolarını gömdük. Sonra kodumuzu hazır hale getirdik, kodla çalıştırdık. Yani buradaki panellerin her biri single, double curved, yani flat birkaç tane vardı. Proje mükemmeldi. Şurada da projemizin yani artık uçuşlara başladı. Kızıldeniz'in orada, Medine'nin işte bir 300 metre kuzeyinde kalıyor bu havalimanı. Red Sea
önemi dediğim gibi genç bir ekiple yaptık. Yenilikçi bir sistemle yaptık. Yani 2023 yılında çok güzel bir kod geliştirdik. Ve bu kodun üzerine biz koya koya yeni havalimanları da yaptık. Hatta şöyle de bir resim getirdik. Bu da Kerbela Airport. Bunu 2025'te aldık. Hala bitmedi. Az kaldı bitirmeye. Buradaki değinmek istediğim konu ise şu. Şimdi biz LinkedIn'de böyle video paylaşıyoruz. İşte Grasshopper kodlarımız var. İşte yazılım kullanıyoruz. Ama insanlar bizi bazen yanlış anlayabiliyor. İşte biz her zaman böyle yazılım sevdalısı değiliz. Ya mesela yazılım var ama bir workflow inşa ederken orayı bir analiz etmemiz lazım. Mesela bu geometride, yani bu projeyi biz aldığımız zaman adam akıllı bir danışman yoktu. Yani danışman bize dedi ki siz ne yaparsanız biz imza atacağız dedi. Biz statik hesaplarını yapıyorduk, cephesini tasarlıyorduk ve bunların halbuki bir yazılım yok. Ama aralardaki ufak ufak yazılımlar, işte cephenin o ötelenmesidir, çizilmesidir, bunlar ufak ufak yazılımlarla aslında revizyonlar. Yani bu projede mesela revizyonsuz biten hiçbir şey olmadı. Yani ben en az 5-6 tekrar yaptım. Yazılımla aslında bu revizyonlara biz hızlı feedback verebiliyoruz. Yani bu yılların birikmiş tecrübesiyle nerede ne çıkabilecek onlara göre yazılım koyuyoruz. Mesela oradaki camların her birinin imalatı yazılımla çıktı. Üstteki çeliklerin her birinin imalatı yazılımla çıktı. Profiller, aradaki o U-channel'lar, işte çatıdaki finler, o ACP'lerin her biri, mesela örneğin şu ACP'lerin her biri, aradaki o çelikleri, profillerin her biri yazılımla çıktı. Yani buradaki her bir komponent aslında birbirinden farklı. Yani bunların her birini manuel modellemek çok fazla zaman alacak. Yani manuel modelleyebilirsiniz ama revizyona hızlı feedback veremeyebilirsiniz. Bunun da şu anki şantiyeden fotoğrafını göstereyim. Buradaki görselde de camların üzerindeki fritleri dahi biz Grasshopper'la yaptık. Yani biz bir patern çizdik, bunu yazılıma tanıttık ve camların üzerine bu paternleri yapıştırdık. Şu yukarıda gördüğünüz olan finlerin her bir modellenmesi, optimize edilmesi, siparişlerin verilmesi her biri yazılımla yapıldı. Manuel bir şekilde yapılmadı. Bu da gerçek hayattan bir fotoğraf. Bu da bana geçen hafta geldi. Şu anki Kerbela Airport'umuzun güncel hali. İnşallah bir hikayede bu projeyi tamamlayacağız. Ve teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aslında otomasyonun sadece hız değil, hata payını sıfıra indirmesi anlamında gerçekten ne kadar önemli olduğunu ve karmaşık geometrilerin insan eli değmeden çözülmesinin artık bir lüks değil, gereklilik olduğunu söyleyebilirim ben kişisel olarak. Şimdi belki de günün en sürpriz sunumlarından birine geçiyoruz. Beton içinden ışık geçebilir mi? Lukem'in kurucusu bu soruyu cevaplıyor. Our next speaker is Andreas Roy, founder of Lukem and Paradigm Design House. He will be sharing his insights on building facades with light. Please welcome. Merhaba. May I ask you who touched light transmitting concrete already today? And maybe show? Okay, all the others can try this one maybe. You take your mobile phone and illuminate it from the back side, and then you pass it to the next one. From the other side, yeah. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to use the last 10 minutes, or the next 10 minutes, to present Lukem light transmitting concrete. We started approximately 20 years ago. The very first idea of light transmitting concrete was made by a Canadian in 1935. So the idea is already quite old, and we have been the first company who started industrial production now, like 20 years ago. And in the following, I will show you some of our latest projects and where we are located at the moment. So founded 20 years ago, today we are embedded in the Paradigm Design House Group, which gives us approximately 40 employees in 4 offices in UK, in Germany, in Jordan, and in Saudi Arabia. And we are focusing only on the illuminated projects with concrete claddings, which I will show you in the following. This, for example, is a project in Hamburg, in Germany, where the interesting part is that the floor and the walls are made of the same material, only that in the walls we embedded the optical fibers, and if you switch it off, the floor and the wall, they look exactly the same.
and it's, as you see here in the picture before, it's more or less the cladding of an elevator. So the people who wait for the elevator, they have a local app, or you can enter with your mobile phone and change the color of the wall as long as you're waiting for the elevator. Another interesting project is for a supermarket where we embedded the logo of the supermarket like a stamp into the facade. So the logo is embedded in the facade and illuminated, and then this is part of the entire facade. So we did not only do the light transmitting logo, but also the entire facade and all the precast elements around the building. One of our bigger projects, or the biggest project so far, is in Abu Dhabi, Al Reem Island. It's the Al-Asis Mosque. It shows the 99 names of God, starting with Allah, and then all the names exactly in the order how they come in the Quran. And if you walk around the mosque, you see all the 99 names. Yes, and then there's a small sensor on the roof, and when it gets dark, then the letters are illuminated. During daytime, it's quite difficult to read it, so the architect had the idea to pull through the letters. Now they stand out of the facade 3 centimeters, so if the sunlight goes up and down, you see the shadow moving, and in the nighttime, the facade is illuminated with these 99 names. Yes, this is another project also in Germany, where we have a quite simple residential facade, ground floor facade. The interesting part here is that the LED light behind is combined to the electronic keys, so each of the owners of these flats in behind can use their own color on the facade, so when they come home, the facade is illuminated in different color depending on who is coming. Yes, this is a small example for a private garage, just to show that we integrate the illuminated wall with the light in the ceiling. In this case, it's a red car, for example, so the ceiling light changes to red. Like in the supermarkets, the tomatoes are illuminated red, that they're really strong. If he puts in his green car, the light automatically changes to green, so that he always sees his car in the perfect color presented for himself. This is the same concept, but in a public space. This is the entrance of a train station. This is what we call digital concrete. This is a private house where we have the number sandblasted and colored during daytime, and in the night, when you don't see the color anymore, it's digitally backlit. And here as well, on the big house, the facade or the corner, it's illuminated with a LED screen behind. So in the night time, you can switch on the screen, and then you can use the facade as a media screen. Yes, this is the central train station in Hamburg, in the northern part of Germany, where we embedded the name of the station, here in this case Hauptbahnhof, on one of the panels. The others are just illuminated with this we call starlight pattern, and the corners of these columns are made in bended concrete, highly polished everything, and then completely covered with an anti-graffiti coating, so it's quite easy to remove every graffiti which is applied to these columns. And this is the highest, the train station with the highest frequency in entire Germany, so there's a lot of traffic and a lot of people coming by every day here. Yeah, one of our latest projects we just finished last month is in Kuwait. It's in the Avenues Mall, one of the largest malls which are existing. They are famous for their interior facades, so they have old facades from Venice and
anywhere from the world, and on with the new flagship store there, they decided to have a very modern facade. They made the entire flagship store front, which is 17 meters, and the height of this display is 8 meters, so resulting in approximately 180 square meters here. And all this is backlit. It's a translucent concrete and backlit with an LED screen, so they can run any video they want. In their case, it's a quite simple movement of a sort of curtain, but they can use the screen with any video they want. Yes, we are producing in different production plants over the world and distributing our materials to any place on the world. So from Asia to Australia to the US, we have projects everywhere. Approximately, or we just finished the number 600 worldwide, and now we are looking for projects in Turkey. If you have any idea for a project, for the first Lutzem project in Turkey, it would be a pleasure if you contact us or my local partner or our local partner in Istanbul, Altuk. We would be very happy to work on the first Turkish project with you. Thank you very much. I think Andreas showed us that concrete is no longer just mess. It can become a screen or something like that. Ve günümüzün son bölümüne geldik. Tüm gün boyunca aslında malzeme, tasarım, mühendislik, sürdürülebilirlik, hem teorik hem felsefik birçok konuya değindik. Şimdi bu panelimizde tüm bu konuşulanların hepsini aslında bir araya getiriyoruz. Ve heyecan verici bir panelle günü kapatıyoruz. From Materials to Skin panelimiz başlıklı. Tartışmanın moderatörlüğünü üstlenmek üzere Solo Design Consultancy kurucusu Esra Aydoğan'ı alkışlarınızla kürsüye davet etmek istiyorum. Esra Hanım'ı bekliyoruz. Tamam, hiç sıkıntı yok. Esra Hanım bize panelistlerimizi tanıtacak ve bu sohbeti de dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Esra Hanım, hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ben de sevgili misafirlerimi çağırayım. Sevgili Devet Sürücü, sevgili İlayda Öner, sevgili Buğra Şirin. O da buradan geliyor. Lütfen buyurun. Nasıl geçelim? Böyle geçelim mi? Peki ben sizin yanınıza geleyim. Tek beyefendimizi aramıza alalım. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Günün son saatinde böyle sevgili dostlarla bir arada olmak çok güzel. Zak'la benim yolum 2018'de kesişti. Hatta Ayşin Hanım'la ve Gamze Hanım'la beraber kesişti Londra'da. Kim vardı bizimle orada başka? Birileri daha vardı sanki bu ekipten. Öncelikle ben Ahmet ve tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon için açıkçası özlemişim. Bir yıl geçmiş bir önceki cephe konferansından beri. Birçoğunuzla hasretiz. Bu vesileyle görüşmüş olduk. Şimdi benim burada çok sevdiğim dostlarım var. Açıkçası ben daha önceden bir radyo programı yapıyorum. Radyo programında Demet Hanım'la Burhan Bey'i misafir ettim. İlayda Hanım'ın da firmasını misafir ettim. Onu henüz edemedim. İnşallah onunla da bir program yapacağız. Sohbetin tadı damağımda kalınca dedim ki gelin Zak'ın kapanış panelini beraber yapalım. Buradaki değerli kitleye de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Demet Hanım'la başlamak istiyorum. Biz bugün son oturumda aslında teknolojiden sürdürülebilirliğe, malzemeye, cepheyi konuşacağız. Bütüncül bir cephe yaklaşımını konuşacağız. Bu aralar biliyorsunuz bütüncül yaklaşım çok önemli. Sağlık da çok önemli, tasarım da çok önemli, cephede de çok önemli. O yüzden Demet Hanım önce sizinle başlamak istiyorum. Tamam. Siz böyle geçtiğimiz yıl bir Norveç, İsveç yaptınız. Evet. Demin Enis'ten öğrendiğim metotla bir yöntem izleyeceğim. Burada ahşap cephe yapan kaç kişi var? Şeyi alayım. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Demografik veriyi aldık. 5 kişi ahşap cephe yapmış. Bize
bu Norveç'teki, İsveç'teki ahşap cephe deneyimini bir aktarır mısınız? Tabii ki. Önce şeyi alayım çünkü onu unuttum, şurada kusura kaldı bakmayın. sanırım. Estağfurullah. Tabii İsveç tecrübelerini, deneyimlerini aktaracağım ama ben de o zaman size bir soru sorayım. Şimdi slaytta gördüğünüz 3 fotoğraf nedir? Bilen var mı? Bir fikri olan var mı? Özür dilerim. Efendim? Ha? Tüy. Tamam. O zaman ilk baştan başlıyoruz. Bu fotoğrafta yansıda yansıyan bir sarı çam, bir meşe ve bir tik. Sizin yapılarınızda sıklıkla kullandığınız ve sıklıkla tercih ettiğiniz yapı malzemelerinin aslında anatomik görüntüsü. Görüyorsunuz ki bir anatomik yapı var, birbirinden farklı bir hücre dizgisi var ya da basitçe anlatalım ve bu hücre dizgisinin farklılaştığı bir kimyasal yapı var. Öyleyse ilk soru mimar için kullanım yerine göre farklılaşan bir malzeme ahşap. Yani siz nerede, nasıl kullanacağınıza karar verirken onun doğasını, anatomik yapısını, doğal malzeme oluşunu mutlaka anlamalısınız. Peki hepimizin hayatında önemli bir ivme yaratan, daha çok makale yazmamıza, daha çok araştırma yapmamıza ya da daha sağlıklı yapılar içerisinde tasarımlar, yani sağlıklı yapılar için tasarımlar yapmamıza olanak sağlayan bazı sürdürülebilirlik hedefleri var. İşte bu ahşapla yapı yapmak aslında bu sürdürülebilirlik hedeflerinin çoğuna bir dokunuyor. Ahşapla yapı yapılırsa ve insanlar onun içerisinde kalırsa kendilerini daha iyi hissediyorlar. İşte Graz Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Ahşapla yapılar inşa edilirse depremde daha güvenli konutlarımız, daha güvenli konferans salonlarımız, daha güvenli otel binalarımız olabiliyor. Ya da ahşapla yapı yaparsak iklim etkisine de katkı sağlıyoruz. Çünkü 1 metreküp ahşap 1 ton karbondioksiti içerisinde hapsediyor. Hal böyle olunca siz aslında bir gökdelen diktiğinizde büyük bir ormanı dikmiş gibi ya da büyük bir ormanı yüceltmiş gibi düşünebiliyorsunuz. Ve dünyada ahşap yapıların yükselişi son 20 yılda inanılmaz bir hızla devam ediyor. Biz de bunu hem üniversitedeki araştırma merkezimiz olarak hem de diğer çalışmalarımızda, mühendislik çalışmalarımızda takip ediyoruz. Ve ahşap yapılar artık birer gökdelen, bir alternatif ya da bir rakip. Neye? Betonarmeye, neye? Çelik yapılara ve hibrit çözümlerle 300 metrenin üzerinde ahşap yapılar dünyada tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ve Esra Hanım'ın söylediği gibi ben de bu yapıları sıklıkla ziyaret ediyorum. Hem şantiye anında hem de şantiyeden sonra bir keyif kahvesi içmek için. İşte treat var burada. Bakalım becerebilecek miyim? Pardon. Özür dilerim. Özür diliyorum. Bütün espri kaçtı şimdi. Geriye Nasıl gitmemiz gidiyoruz? lazım ama ileri gidiyoruz. Gidiyorum ama biraz büyükçe. Aldı başını gidiyorsun. Evet. Hızlı bastığım için evet. Teşekkür ederim Tayla. Ahşap yapılardan işte Treat Norveç'te 49 metreyle inşa edildiğinde 2015 yılıydı. İşte Hoho Timber Tower denilen Viyana'da, Avusturya'da bir yapı yapıldığında 2018-19'du. Ve Borak Commons Students Residence denilen Vancouver, Kanada'nın en yüksek yapısı inşa edildiğinde bir öğrenci yurdu, bir öğrenci merkezi olarak British Columbia Üniversitesi'nin öğrencileri için 53 metre yapıldı. Bu yapılar inşa edilirken o ülkelerin yapı kodları değişti, yönetmelikleri değişti ve standartları değişti. Yani inovasyon ahşap yapının gelişimine katkı sağladı. Evet, Esra Hanım dedi ki siz İsveç'e gittiniz. Evet, geçen Nisan ayında bir grupla, bir heyetle İsveç'e davet edildik İsveç Konsolosluğu tarafından. Ve konu da cephe olunca, Zak'ta da ilk kez ahşap cephe konuşulacağını birkaç dakika önce öğrenince size Sederhusen'den bahsetmek istiyorum. Adı üstünde Sederhusen. Yani sedir yapı, sedir ev, sedir ahşap, sedir ağacından yapılmış bir yapı gibi algılanıyor. Dış cephe kaplamasına bakıyorsunuz, çok geleneksel bir dış cephe kaplaması var. Ama hemen yandaki fotoğraf size inovasyonla ahşabın birleştiği bir yapı malzemesini anlatıyor. Çapraz lamine ahşap. Yani 14 katlı, 10 katlı 4 bloktan oluşan 256 adet sanırım dairenin olduğu bu yapı,
aslında o sağda gördüğünüz fotoğraftaki bir beton blok gibi, belki sizin çok görmeye alıştığınız duvar ve zemin olabilen çapraz lamin ahşap dediğimiz bir ahşap yapı malzemesiyle inşa ediliyor. 2024'te Folkem tarafından geliştirilmiş, General Architecture'ın mimarisini yaptığı yaklaşık 8.798 metreküp CLT kullanılarak yapılmış bir yapı. 1 metreküp ahşabın 1 ton karbondioksit, CLT'nin 1 ton karbondioksit absorbe ettiğini, depoladığını hatırlayalım. Yapının cephe kaplaması oldukça geleneksel bir cephe kaplaması. Bizlere 100-150 yıl önce bildiğimiz, belki sizin derslerinizde, mimarlık fakültelerinde derslerinizde gördüğünüz bir cephe kaplaması. Sederhusen ismini bu kaplamadan alıyor. Çünkü bu kaplama Red Cedar, Kuzey Amerika'da yetişen sedir kerestesinden elde edilmiş bir cephe kaplaması. Dedik ya, az önce 3 slide gördük, bir anatomi, ya bir mikroskop görüntüsü gördük. O mikroskop görüntüsünde her ahşap birbirinden farklıydı, üçü de. Çünkü doğal yapısı gereği sedir kerestesi dış iklim koşullarına dayanıklı. Bizim cephede en çok istediğimiz şey. Yani bakım süresi az olsun, bakım aralıkları fazla olsun, çok sık bakım yapmayalım. Ama cephe aynı zamanda böyle soğuk bir iklimde yapıyı korusun, kollasın gibi. Ve yapının girişini görüyorsunuz ve içeriden daireden bir fotoğraf görüyorsunuz. 258 konut. Bunun gibi çok sayıda yapı var dünyada inşa edilen. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok katlı ahşap yapıların sayısı yılda 100 adet CLT yapı inşa ediliyor. Bir başka yapıya götürüyorum sizi. İsveç'in Stockholm kentinden yaklaşık 1,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla Skellefteå, kuzeydeki bir Skellefteå kentine gidiyoruz. Burada fonksiyon biraz daha farklı. Bir otel binası var, CLT bloklarla yapılmış. Hemen altında bir konferans salonu, işte otelin lobisi, lobisinden sonra bütün halka açık bir kütüphane, etkileşim alanları ve yaklaşık 12.000 metreküp CLT dediğimiz günümüzün olağanüstü mühendislik malzemesi olduğunu ahşabını anlatan bir yapısal malzemeyle inşa edilmiş ve 75 metre yüksekte yüksek bir yapı, 75 metre yüksekliğinde 20 katlı bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının cephesini daha iyi görmeniz için 12. katta sanırım cepheyi gezme şansımız oldu. Bu kadar da şanslı bir gruptuk ziyaret sırasında. Cephede görüyorsunuz sol tarafta beni. Tabii bu kişisel bir fotoğraftı ama konu cephe olunca buraya koymak zorunda kaldım. CLT'ye dokunabiliyorsunuz. Yani yapının konstrüksiyon elemanı sizin cephenizin taşıyıcısı. Yani belki de bu altı çizilmesi gereken bir şey. Ve becerebilirsem yandaki videoyu oynatmayı ya da arkadaşlar... Yoksa Umut Bey bize yardım eder. Bir öncekine mi? Şunu oynatacağız yanda. Ha onu. Okay. Umut Bey bize bir yardımcı Şuradan olabilir yapayım mı? misiniz video için? Harika. Biraz kötü tabii çekilmiş bir video çünkü bulamadım dün akşam. Evet, heyetimiz yapının cephesinde geziyor. Soğuk bir iklim İsveç, CLT bir ahşap. Isı yalıtım değerlerine baktığınızda betonarme ve çeliğe göre oldukça avantajlı. Neredeyse betonun 15 katı. Ve size bu şehri gezmenizi, şehri algılamanızı ve yapıyı algılamanızı sağlayan bir şahane gezi de düzenlemişlerdi. Ve yapı akıllı, ahşap akıllı bir malzeme. Az evvel ilk slaytta gördük. Bizim hücrelerimiz gibi. Her bir hücrenin farklı bir görevi var. Bu görev neticesinde oradan ilham alınarak yapılmış, yapının konferans salonunun girişinde, hemen içerisinde akıllı bir sisteme entegre edilmiş yapının kalbi var, ahşabın kalbi var. Yapı kendi enerjisini üreten bir yapı, hatta kendi enerjisini komşularıyla paylaşan bir yapı. Ve bu ahşabın kalbi her açılıp kapandığında sensörlerle yapı içerisindeki pek çok iklim değişkeni ve sizin hani çok merak ettiğiniz enerji verimliliği değişkenleri kontrol ediliyor. Bu video aslında dün bu işin mimarı White Architecture firmasından Robert'tan istediğim bir video. Bence kamusal bir platforma en iyi anlatan video. Bazen yapılar içinde yaşanıldığında güzeldir ya her zaman. İşte böyle.
Evet, Olağanüstü teşekkür bir ederiz. mühendislik malzemesi ahşap diyerek bitirelim. Teşekkür ederim. Demet Hanım çok teşekkür ederiz vallahi. Hem bizi böyle bir yolculuğa çıkarttınız hem de bilmiyorum siz de duyabildiniz mi ama ben bu videoları seyrederken o ahşabın kokusunu da hissettim. Tabii benim çok sevdiğim bir malzeme. Onun yanı sıra aslında kullanıcı konforu için de çok kıymetli ve 23 metreden 300 metreye kadar çıkabiliyoruz. Hani tabii ben biliyorsunuz çok fazla inşa etmeye karşıyım. İhtiyacımız kadar inşa etmeye taraftarıyım. Ama öbür taraftan da aslında ahşapla ilgili bir kısıtımız da yok. Doğru tasarlandığında, doğru malzeme uygulandığında bize müthiş bir esneklik sağlıyor. Ama sorularım olacak kısıtlarıyla ilgili. Tamam. Bir sonraki oturumda. Şimdi İlayda Hanım'a geçmek istiyorum. İlayda Hanım, siz Turner'da aslında ileri teknolojik ürünlerle tüm dünyada hem tasarım hem uygulama yapıyorsunuz, hem de danışmanlık yapıyorsunuz. Biraz bize şu ufkumuzu açar mısınız? Hani ben hep 2053'ten bahsediyorum ya. Bizi biraz geleceğe götürür müsünüz? Şu anda inşaatlarda hangi ileri teknolojileri kullanıyorsunuz siz? Turner'da da olabilir, onun dışında dünyadaki genel sektördeki kullanımlarda olabilir. Tabii. Öncelikle Zak'a, bütün ekibe ve Esra Hanım'a teşekkür ederiz davet ettiği için. Ben daha çok böyle biraz globalden örnekler vermeye çalışacağım. Türkiye'deki cep örneklerinden çok biraz daha ileri teknolojilerin kullanıldığı birkaç projeden anlatmaya çalışacağım. Yani 4 tane değer üzerine yoğunlaşacağım. Birincisi teknoloji, ikincisi uygulanabilirlik, üçüncüsü performans, dördüncüsü sürdürülebilirlik. Bunların hepsini bir şekilde birlikte ele almaya çalışacağız. Çünkü değer diye tanımladığımız şey bizim için doğru teknolojiyi çekmekten çok onu nasıl kullandığımız, nasıl adapte ettiğimizle ilgili. Dolayısıyla her projeye her teknoloji olmaz. Bunun için farklı teknolojilerden, işte 3D baskılardan RFID'ye, BIM'le ilgili şeylere birkaç tane projelerden örnekler vermeye çalışacağım. Bu birinci örneğim. Biz bunu bütün teknoloji sunumlarımızda bu projeden bahsederiz. Buradaki teknoloji 3 boyutlu baskı. Bir tane park, yani otopark garajın. Burada 3 boyutlu baskılı açık kafeslerle cepheyi böyle bir kentle birleştirip yapı ortaya çıkıyor ve kentin etkinliklerine göre ışıklandırıyorlar. Bütün cephelerinde 3D baskılar, rain screen paneller kullanıyorlar. Bu hem böyle estetik hem teknolojinin kullanıldığı hem de yaşayan kente birazcık kamuya yönelik bir çalışma. Dolayısıyla oradaki yaşayanlara hitap eden, oradaki şehirdeki etkinliklere göre canlanan ve renklenen bir yapı. Bu Spiral bizim o kadar çok sevdiğimiz bir proje ki Amerika'daki merkezimizi bu projeye taşıdık. Bizim de headquarter'ımız burada. Bu Spiral bütün böyle şey şeklinde yükselirken her yerinde yeşil teraslarla var. Dolayısıyla böyle bir yeşil cepheyle yükseliyor ve bütün yağmur sularını toplayan bir sistemi de var. Bunlar belki daha bir sürü projede yapılıyordur ama bu projeyi birazcık teknoloji tarafından özel kılan diğer teknoloji ise RFID teknolojinin kullanılması. Bu RFID teknolojisiyle beraber bütün cephede kullanılan elemanları ta fabrikada, ta BIM modelinde bir kodla beraber işlenmesi ve sahaya just in time, doğru zamanda getirilmesinin sağlanması. BIM'de o panelde, yani cephede kullanacak her elemana bir tane kod veriliyor. O kodlar daha sonra fabrikada imalatta üzerine yapıştırılıyor. Sonra sahaya çıktığında üzerine yapıştırılıyor. Dolayısıyla malzeme baştan sona tasarımdan üretime, yerleşimine her aşamada RFID ile takip edilebiliyor. Bu da dolayısıyla yalın inşaat metotlarından dediğimiz just in time, doğru zamanda doğru yerde malzemelerin konumlandırılmasına sebep oluyor. Bu da projeye inanılmaz bir hız katmış. 2 günde bir kat çıkılmasına, günde 70 paneller dahi hızlıyla ulaşılmasına sağlamış. Dolayısıyla biliyorsunuz New York kalabalık bir şehir. Malzemenin doğru zamanda gelmesi gerekiyor ve de doğru yere gelmesi gerekiyor. RFID teknolojinin güzel bir örneklerinden biri bu. Bu da bizim için ikonik projelerden biri. New York'ta Hearst Tower. Buranın en büyük güzelliği de
çok tarihi bir yapının, tarihin ileri mühendislikle birleşmesi, tarihi bir cepheyi koruyarak yeni mühendislik çözümlerinin buraya entegre edilebilmesi başarılıyla. Burada panelize glass curtain wall'la paslanmaz çelik diyagram kaplamanın ikisinin entegreyle güzel bir kullanım örneği var. Burada kullanılan mühendis sayesinde %21 daha az çelik kullanılmış üzerinde yapılarak. Dolayısıyla tarihle yeniyi birleştiren ve de malzemede de güzel bir saving yapabilen sevdiğimiz projelerden. Bu projede de sürdürülebilirlik, şimdi Burhan Bey'in şeyini çalmak istemiyorum rolüne. Estağfurullah. Biz üçümüz içimizde ayırmıştık ahşap sürdürülebilirlik teknoloji diye ama değinmeden geçemedim. Bu projede çünkü güzel özelliklerden. Bu projedeki her malzemenin kendi içinde özel, yani malzemeye özel life cycle analizi yapılmış. Dolayısıyla her projede biliyorsunuz cam, alüminyum kullandığımız standart malzemeler. Burada da aynı standart malzemeler kullanılmış. Fakat bu projede yapılan hepsinin en az karbon ayak izi olan cam ve en az karbon ayak izi alan alüminyumun seçilmesi ve her malzemenin kendi içinde ona özel life cycle analizi yapılması. Dolayısıyla malzemelerin spesifik bir şekilde bu projeye uygun olarak seçilmesi. Tabii ki de tedarik zinciriyle uzun üzerinde uğraşlar sonucunda da global warming potential'ında da yaklaşık %15 daha düşük olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla cephede de sürdürülebilirlik gayet güzel bir şekilde yapılabiliyor'un güzel örneklerinden biri. Biraz önceki sürdürülebilirlik, burada da BIM teknolojisiyle entegrasyonunda güzel bir örnek var. Bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz BIM'i daha çok çizimde, koordinasyonda, clash detection'da öyle şeylerde kullanıyoruz. Artık Türkiye'de başarılıyız, belli bir yerlere geldik. Burada da BIM'i üretim ve montaj kısmındaki güzel örneklerinden biri. Her bir parça modelde o kadar detaylı yapılmış ki inanılmaz hızlı bir şekilde bitmiş. Çünkü bütün shop drawing'ler, detaylar, her şey belliymiş ve BIM'de bütün parçalara özel her şey özel olarak yapılmış. Yani direkt böyle üretime, montaja hazır her bir detay çizilmiş gelmiş. Dolayısıyla normalden daha uzun belki bir inşaat öncesi dönem ama inşaatı hızla bir şekilde bitirildiği değişik şeylerden biri. Bu projede de digital tracking ve planlamayı güzel bir örneği olarak görüyoruz. Ve yaklaşık 2 günde gene burada da bir kat hızında her panelin üretiminden montaja kadar yine digital tracking ile yapıldığı bir proje. Bu da Dubai'de. Amerika'dan uzaklaştım bu sefer. Böyle örnekler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz İlayda Hanım. Aslında Türkiye gibi hız odaklı bir yerde bu son slide çok ilgimi çekti. Neden? İşte biz 15 ayda havalimanının cephesini bitirdik. 24 ayda finans merkezinin cephelerini bitirdik. Bizim gibi hız odaklı bir ülkede aslında çok önemli. Bu RFID de aslında hem karbon ayak izi açısından çok önemsiyorum. Hem de ürünün kalite sürecinde, özellikle ürünün sonraki kullanım sürecinde bir sıkıntı yaşadığınızda RFID aslında Türkiye için müthiş bir çözüm olacak. Burada pek çok camcımız ve cephe uygulayıcımız var. Aslında o RFID teknolojisi şu anda Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Ben Doğru hiç mu? denk gelmedim ama işte bu depolara verilen paralar, nakliyede harcanan paralar, şantiyeler, hele de İstanbul gibi pahalı bir yerde sürekli kiralara harcanan paraların önüne geçecek çok düşük bütçeli bir teknoloji aslında. İnşallah bir sonraki zaklarda bunu Türkiye gelişinde konuşuyor İnşallah. oluruz. Şimdi Burhan Bey'e dönmek istiyorum. Burhan Bey, size sorum kısa ve uzun olacak. Uzun ömürlü cepheyi nasıl tasarlarız? Teşekkürler. Hep yurt dışı örneklerden gidiyoruz ama herhalde sakıncası yok ki çapayı biraz ileriye atmak adına. Benimki de biraz öyle olacak. Bizim HPP firması yaklaşık 100 seneye yaklaşan bir mimarlık firması. Bu süreç içerisinde Avrupa'daki ilk yüksek binaları yapan firmalardan biri. Amerika'daki, New York'taki, Chicago'daki
yüksek yapı hareketlendirmelerini Avrupa'ya çeken ilk firmalardan bir tanesi. Bu yüzden bizim geçmişimizde böyle 20-30 tane orta yükseklikte yüksek bina var. Bunların hepsi Almanya'da. Birkaç tanesi de dışarıda. Bu binaların biz şu an yarısına yakını yeniledik, renove ettik. Buradaki ilginç bilgi bu herhalde. Yoksa çok da bazıları da kutu kutu böyle çok da çekici binalar gibi görünmüyorlar. Bu restorasyonları yaparken tabii çok da şey öğrendik. Yani bu yeni biraz son 20 yılda oluşan bir şey. Bu 1960'larda 70'lerde yapılan modüler cephelerin sökülerek ya da üzerinde yenilenerek yeni bir hayat bulması, 20-30 sene daha hayat kazanması son 20 senede yapılan bir uygulama. Biz de bunu yaparken şirket olarak yeni şeyler öğrendik. Bir tanesi buydu ilklerinden biri. Hamburg'daki 1970'lerde yapılan Unilever Kulesi. Tamamen çelik konstrüksiyondan yapılan vaktinde bir yapı. Yapının modüler cephesi, vaktinde yapılan modüler cephesi aslında onu yenilerken de avantaj oluşturuyor. Modüler olarak yenilemeniz mümkün oluyor. Bu modüler elemanları tek tek çıkartıp, mesela bu yapı asma bir yapı. Çekirdeği üzerinde oturuyor sadece, kolonları yok. O yüzden cephesinin ağırlığının belli bir tonu, kilogramı geçmemesi gerekiyor. O yüzden eski cepheyi söküp onu tartıp bu ne kadarmış ona göre yeni cepheyi hafif üretmek gerekiyor. O yüzden bu sistemi uygularken de çok çalışıldı. Yani gramına kadar menteşelerinin ağırlıkları, kopuk kolunun ağırlıkları, her şey, profillerinin ağırlıkları hesaplanıp sarkma yapmaması için konsolların özel tasarlandı ve cephenin uzmanlar burada, bilmiyorum ne kadardır metrekare ağırlığı, çok düşük bir ağırlıklı alüminyum cephe üretildi burada. Benzer bir süreç TÜV Kulesi'nde, Köln'de yapılan bir projeydi bu da. Yine merkezi aksta oturan bir bina. Bunda da bütün cephe kaldırılarak yeniden giydirildi. Buradaki ilginç şeye yavaş yavaş yaklaşıyorum. Onun cephesi bu. Bu şekilde biz, yani bir 8-10 tane oldu, saymadık artık ama bununla ilgili bir kitap da hazırlanıyor şimdi. İçinde case study'lerin olduğu. Bu yapılan binaların hepsinin yenilendikten sonra işte hep bahsediyoruz ya, performansları arttı. Bunları ölçebiliyoruz çünkü ölçebildik biz. Ve işte enerji performansları özellikle %50'ye kadar artıyor. Yeni teknolojiyle, yeni profiller, yeni cam teknolojisini kullandığınız zaman, yeni ısı yalıtım tekniklerini kullandığınız zaman CO2 release'de %70'lere kadar düşüyor. Buradaki öğrendiğimiz şeyleri de biz yeni binalarda kullanmaya başladık. Yeni yaptığımız binalarda. Mimari olarak, bazen estetik olarak çok istemediğimiz sonuçları da oluyor. Mesela eloksal alüminyum kullanımı artıyor. Alüminyum daha öz olduğu, boyanmadığı, üstünde işlem görmemiş olan bu hani daha parlak yüzeyli olan diyelim alüminyum. Biz aslında genelde onları böyle siyah falan antreste boyayıp kullanmayı severiz. Ama artık bu eloksal kullanımı giderek artıyor sektörde, Avrupa'da çok özellikle. Çünkü geri dönüşüme soktuğunuz zaman çok daha rahat. Yani boyayı sökmeniz gerekmiyor. Daha rahat geri dönüştürüyorsunuz. Hatta geri dönüşüme sokmadan profilleri benzer bir yapıda tekrar reuse deniyor. Yeniden kullanım denen yöntemde kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu cepheler artık hep sökülür. İşte 30 sene sonra belki ona göre başka bir binaya monte edilir şekilde reuse'a uygun yapılmaya başladı. Bu yaptığımız renovasyonlarda da, büyük binalarda da ki o cephelerde de artık bu reuse konusu çok gündemde. Yani bu binanın 30 sene sonra bu cephesi söküldüğü zaman ne olacak? Onu planlayarak artık yapmaya başladık. Bunun da bu arada ahşaptır, bunun da cephesi, taşıyıcısı ve cephesi ikisi de ahşap. Dışarısı hem taşıyıcı hem cephe. İçeride de bir alüminyum katman dönüyor. Zemin katı betonarmedir yangın yönetmeni dolayısıyla. Yani o öğrenilmiş şu oluyor, bu renovasyonları yaptığımız zaman yeni cepheler artık bir ekosisteme dahil oluyor. Yani çöpe gitmeyen cephe, artık onu biz tekrar alıp en kötü ihtimal
recycling'e sokup veya yeniden kullanıma uygun şekilde planlayıp bir hani bu döngüsel ekonominin içerisinde bir aktör olacak şekilde planlamaya başladık. Bu hani öğrendiğimiz bir şey varsa son 20 senede biraz bu. Onu söylemek lazım. Buradan ne çıkarım yapabiliriz diye. Orada da bildiğiniz bu circular economy gibi kavramlar falan hepsi gündemde tabii. Hani biraz öğrenilmişlik nedir diye baktığımızda bu. Şuradan son görselim de buydu. Soru varsa da devam ederiz. Vallahi aslında size şunu sormak istiyorum. Çok Buğra Bey. konuşurum ben, hızlı geçtim. Ben de çok hızlı konuşup sonra bir anda fark ettim bittiğini. O yüzden teşekkürler deyip Ama tuttum. yani buradaki katılımcılar da uzman olduğu için çok fazla da gerek yok anlatmaya. Ben herkes görünce de mevzuyu Şimdi kavruyor. aslında herkes cepheci burada. Yani herkes cephe sektörü için çalışıyor. Bir cephenin ömrü Türkiye'de yaklaşık kaç yıl kullanım ömrü? Soralım buradaki dinleyicilerimize. Bir de cephe dediğimizde biz alüminyum giydirme cephelerden genelde bahsediyoruz değil mi? Hani aslında sıvalı falan filan o cepheler. Aslında ben bütün yapı kabuğunun dış dört yüzeyinden yani y eksenine paralel yüzeylerinden bahsediyorum yapı kabuğunun. Ama bilmiyorum burada ne anlaşılıyor? Misafirlerimiz ne anlıyor? Misafirlerimiz bizi dinlemiyor. Genelde ben misafirlerime cevap vereyim. Kemal. Commercial binaların genelde büyük metrajlı commercial binaların onu kastediyoruz zannediyorum. Giydirmesini kastediyoruz. Yani orada bir villanın sıvalı işte giydirmesini şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz değil mi? Yüksek cephelerde. Hani karşı şey olalım birbirimize. Tamam. Yüksek cephelerde 30 yıl mıdır ömür? 20-30 sene evet. Türkiye'de herhalde. kaç yıl aslında? 15-25. Şöyle Peki. diyelim ama Levent aksındaki mesela Yapı Kredi Plazalar 70'lerde yapılan cepheleri hala değişmedi. Tek cam. Değişmedi 50 sene. Ama doğru değil tabii. Enerji performans çok kötü. Zaten Ama galiba yenileniyor değil mi? şimdi bir konusu gündemde evet. Yenileniyor. Evet, şimdi aslında 30 20 sene yıl diye alalım. 25 sene. 30, peki 25 sene diye alalım. Aslında sizin bu anlattığınızda ben müthiş bir fırsat görüyorum Türk inşaat sektörü için. Çünkü Türk inşaat sektörü bu aralar biraz da ekonomik sıkıntı çekiyor. İşte bir büyüme problemi yaşıyor. Acaba aslında mimarlık ofisleri ya da cephe firmaları dönüp bir müşterilerine geri dönseler, sizin bu cephenizi bir değiştirsek, yenilesek ve bu fırsattan istifade enerji tüketiminizi azaltsak deseler, Yeşil kredi alsak. güzel bir imkan doğmaz mı? Hemen bankacılık sektörünü de şey yaparız, bu konunun içine sokarız, dahil ederiz. Aslında güzel bir imkan görüyorum. Yani hem bu şunu da getiriyor. Demin dediniz ya buradan öğrenilenler. Aslında sizin tasarım süreçlerinizde geri dönüyorsunuz. 30 yıl önceki tasarımınıza bakıyorsunuz. Ve bu sefer bir sonraki 30 yıl sonrayı düşünüp ona göre tasarım yapıyorsunuz. Mesela demin dediniz ya işte artık alüminyumu en doğal haliyle kullanıyoruz dediniz. Ben bir yandan bunu benzetiyorum. Aslında Covid'le beraber makyaj yapmayı bıraktım. Ona benzetiyorum. Belki hepimiz özümüze döneceğiz. Çok daha iyi olacak. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bence hepimizin buradaki bütün sektör temsilcileri olarak dönüp bakmamız gereken şey belki de müşterilerimize gidip ya senin şu anda enerji tüketimin ne kadar? Yani şu anda sen işte 50 yıllık binada yaşıyorsun. Bunun için ne kadar ısıtma ve soğutma gideri ödüyorsun? Burada aslında bunu ödeyeceğim parayı kaç yılda geri döndürüp tekrar kazanabiliriz ve bunu kredilendirebiliriz. Aslında bunu düşünmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine giderken yapmamız gereken temel şeyler var. Bir, az inşa edelim. İhtiyacımız kadar inşa edelim. Ettiklerimizi lütfen hakikaten net sıfır kurallarına göre inşa edelim. Doğru malzemeyi kullanalım. Sadece şu anda inşaat yaparken ki ayak izimizi değil, aslında sonraki operasyonel ayak izimizi, hatta o malzemelerin geri dönüşümdeki ayak izini de düşünelim. Diğer taraftan da bu bir fırsat bence sektör için. Bunu da kullanalım. Özellikle mimarlık ofisleri ya da cephe firmaları için güzel bir çözüm olabilir. Demet Hanım, demin siz şeyden bahsettiniz. Ahşap binalar inşa edilirken ülkedeki kodlar değişti dediniz. Evet. Bizim ülkemizde de yavaş yavaş ahşap binaları inşa edilmeye başladı. Bizde inşa edilirken mi kodlar değişti yoksa önce mi kodlar değişti? Bizde inşa edilirken değişti.
Çünkü son 20 yılda Türkiye'deki ahşap sektörü biraz malzemesine sahip çıkmaya başladı. Öyle söyleyebiliriz ve inovasyonu fabrika ortamlarına katmaya başladılar ve dünyada gördüklerini nasıl uygulayabilecekleri telaşına düştüler. 2013 yılında Origin 13 diye bir proje yapılmıştı Kanada'da. Mesela o zaman 2013, şimdi 2016'dayız. 13 yıl önce aslında Kanada'nın Quebec şehri 13 katlı ahşap yapıya izin verdi. Ya da Treat 2015 yılında 49,5 metreyle Bergen'de inşa edilirken Norveç'teki kodlar değişti. Aslında çok geride değiliz bu anlamda ve bizde 2025'in Ocak ayında ahşap yapıların yapım esaslarına dair bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle zaten ahşap yapı inşa edebiliyorduk, Euro kodlarla, mühendislik hesaplarıyla. Herkes zaten bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama yönetmeliğin aktif olması, yasal olması 2025 Ocak oldu. Yani 1,5 yılı geçti diyebiliriz. Artık bir ahşap yapı yönetmeliğimiz var tabii ki. Gözümüz aydın. İnşallah bundan sonraki Zak zirvelerinde burada Türkiye'den yapılmış ahşap bina örneklerinde. Evet, geliyor örnekler. Yapılıyor şu anda inşa edilen yapılar var. AHA'da da şimdiden buradan müjdeleyelim. Seneye Zak'ta ahşap binaları da misafir edebilirsiniz. İlayda Hanım bir şey sormak istiyorum. Robotlar bizim bu gelecekte inşaatta ne kadar hayatımızda olacak? Şu an bayağı hayatımızda inşaatta. Biz gene özür dilerim Amerika'dan örnek vereceğim çünkü burada inşaatta yok, endüstride Türkiye'de başladı robotlar ama inşaatta daha hiç görmedim. Amerika'da bayağı artık şantiyelerde mühendis gibi çalışıyorlar. En sevdiğimiz 2 tane robotumuz var. Birisi Boston Dynamics'te, zaten onun inşaattaki partneri biziz, beraber yürütüyoruz. Boston Dynamics'in görmüşsünüzdür belki yürüyen bir robotu var. O cephede de bu arada tabii ki de çok işe yarıyor. Bu Dusty Robotics, önce bunu anlatabilirim. Neyse başladım bitireyim. Boston Dynamics normal böyle sahada yürüyor. Cephede de çok işe yarıyor. Çünkü Boston Dynamics ne yapıyor? Lazer tarama yapıyor. Şantiyenin kalite kontrolünü yapıyor. Bütün progresi, ilerlemeyi takip ediyor. Dolayısıyla normal bir... İki sonraki bu diğer robotum. İkisini de anlatayım. Bu sesini kapatırsanız aynen anlatırım. Bu normal mühendis gibi şantiyedeki ilerlemeyi takip edip lazer taramayı yapıyor. Ek olarak mühendisler lazer taramayı yapıyor. Cephede de normal şantiyedekiler gibi bütün kalite kontrol her şeyi yapabiliyor. Bütün verileri topluyor. Tabii ki de en güzel özelliklerinden biri as-built hazırlıyor size. Çünkü bütün spor çekleri her şeyi yapıyor. Nerede kullanılmış, okuyup görebildiği modelleri Dusty Robotics. Bu Boston Dynamics'i birçok kişi görmüş olabilir. Türkiye'de de çünkü endüstriyel fabrikalarda kullanılıyor. Ama Dusty Robotics diğeri benim daha çok ilgimi çekiyor. Çok daha basit ve çok daha bilinmeyen bir şey. Bence inanılmaz harika bir mühendislik şeyi harikası. Bu field printer. Normal bizim bildiğimiz CAD çizimleri şantiyede yere çiziyor. Şeyden gösterebilirim videoda. Ben başaramadım videoyu, bir saniye. Bir önceki miydi? Şantiyede direkt böyle sizin 2 boyutlu CAD'inizi yere çizip nerede ne olması gerektiğini gösteriyor. Cephede de işe yarıyor. Cephede de biliyorsunuz işte ankrajlar, gömülüler, braketlerin onların yerlerini gösterebiliyor. Dolayısıyla cephede de çok güzel bir şekilde kullanılabilen bir teknoloji. Onu da böyle gözünüzde canlansın diye gene bir 10-15 saniye bir videosunu göstereyim. Şeylere imalat yapıp Türkiye'de sürekli yıkıp kırıyoruz. Bu onun önüne geçiyor. Nereye ne gelmesi gerektiğini
bize önden haber veriyor, çiziyor. Bu çizgilerin arasında kalınca hiçbir sıkıntı kalmıyor şantiyede. Cephede de gemit dediğim gibi ankrajda, gömülüde, braketlerde hepsinde kullanılabilen bir teknoloji. Süper. Teşekkür ederiz. Vallahi bir inşaat mühendisi, bir orman mühendisi, orman endüstri mühendisliği, bir de mimar. Aslında bir cepheyi masaya yatırdık. Mimar gözüyle sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Burhan Bey? Cephe sektöründen bir talebiniz var mı? Sürdürülebilir cepheler için. Zor soru. Az malzeme kullanın. Olur. Sadeleştirmek konuları. Evet. Daha sade çözmek. Aslında cephe sektöründe özellikle malzeme üretenleri bulmuşken buradaki en büyük talebimiz sizden herhalde daha hafif ürünler yapılması. Daha iyi performanslı, daha hafif ürünler yapılması ve gömülü karbonu da maksimum derecede azaltmamız diye düşünüyorum. Bir de birazcık tabii burada denge ön plana çıkıyor. Mesela işte gömülü karbonla operasyonel karbon arasında, işte şeffaflık ile performans arasında, estetik ile sorumluluk arasında hep bir seçim yapmamız gerekiyor. En önemlisi de burada sizin az önce bahsettiğiniz geçmişte yaptığımız işlerden öğrendiklerimiz, aldığımız dersleri yeni teknolojiyle birleştirip doğru malzemeyi kullanarak en iyi sonuca ulaşmak. Çok çok teşekkür ederiz. Bugün herkes dışarıda trafiğin tadını çıkartırken siz bizimle oldunuz. Burada bizimle vakit geçirdiniz. Çok çok teşekkürler. Ben Zak ekibine de sevgili moderatörümüze de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de insanın içinde olduğu hikayenin ilk sayfası diye düşünüyorum. Ve tabii konferanslarda en anlamlı kılan konferansları da katılımcılar. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza, tüm paydaşlara, herkese burada olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi anı fotoğrafı içinde tüm oturumdaki konuşmacılarımızı sahneye davet ediyorum ve bir alkış istiyorum lütfen. And also a big round of thanks to Öznur for hosting the event excellently. I think she did a fabulous job. So thank you so much. Thank you.